Antalya Serik Er Meydanı. Yiğidin harman olduğu pehlivanlar şehri olarak adledilen Serik Er Meydanı'ndayız değerli güreş severler. 70 numara Erkan Ertan, 71 numara Baş pehlivanların kuralları Ali İhsan Batmaz, kule hakemlerin altında elbiseleriyle çekildi. Şu anda da anons ediliyor. Tam 73 baş pehlivan kol bağlayıp güreş tutacaklar değerli güreş severler. Bugün için sürpriz bir gelişme söz konusu. Türkiye adı güreşinin megastarı Ali Gürbüz sakatlığı nedeniyle bugünkü organizasyona katılım sağlayamayacaktır. Bu bilgiyi aktarmış olalım. Tam 73 baş pehlivan kol bağlayıp güreş tutacak. Eşleşmeler şu anda elimde. Cazgırımız pehlivanlarımızı anons ediyor. Güreşin kalbi Ekin Türk TV ekranlarında. Serik yağlı pehlivan güreşleri başladı. Yorumlarınızı, mesajlarınızı Ekin Türk TV sosyal medya adresi olan Facebook'tan bizlere yollayabilirsiniz. Bizler de gün boyu burada yaşanacak olan kıran kırana mücadeleleri anınızı aktaracağız. Spikeriniz ben Recep Tosun. Heyecan fırtınası Akdeniz'in son derbisi diyelim. Çünkü bütün pehlivanların katılım sağladığı bir organizasyon bu. Seyirciler çok büyük bir ilgi gösteriyor bugün. Er meydanımıza teşrif etmişlerdir. Yine beraberlerinde iş adamı Sayın Nail Karakuş'la birlikte. Değerli iş adamına hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine Akseki İbrahim Belediye Başkanımız Sayın Orhan Okulu ekranlarda değerli güreş severler. kendilerine komitemiz adına hoş geldiniz diyoruz. İsmail Balaban, Hasan Cengiz, Hamza Özkaradeniz, Bekir Eryücel. Alt boylarda da kıran kırana mücadeleler devam ediyor değerli güreş severler. Büyük orta, küçük orta, baş altı. Birazdan da baş pehlivanlar kollarını bağlayacaklar ve Akdeniz'in son organizasyonu olan Antalya Serik Er Meydanı'nda kozlarını paylaşacaklar. Güreşin kalbindesiniz. Ekin Türk TV ekranlarındasınız değerli güreş severler. Gün boyu yaşanacak olan kapışmaları sizler için ekranlara getireceğiz. Yorumlarınızı tekrar ediyorum. Ekin Türk TV sosyal medya adresine yollayın. Bizler de yer verelim gün içerisinde. Evet, küçük orta büyük boy. Küçük orta büyük boy. İkinci tur kol bağlayın arkadaşlar. Allah Allah. İllallah. Muhammedun Resulullah. Küçük orta büyük boy pehlivanlarımıza ikinci turda alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin.
değerli konuklarımız, baş pehlivanlarımız ayağa kalkın lütfen. Baş pehlivanlar lütfen ayağa kalkalım. Emin Hocam. Mustafa Batu, Enes Doğan ekranlarda, Yusuf Can Zeybek ekranlarda. Evet saygıdeğer güreş severler. Şimdi sıralanıp tek tek anons edilecek. Bir sözü Sayın Cazgır Pele Bülent'e bırakalım mı değerli güreş severler? Şu anda Mustafa Taş hemen yanında. Baş pehlivanlar pehlivan güreşlerinde salavatlanacak. Söz Pele Bülent Tura'da. pehlivan güreşlerimizde baş pehlivanlık birinci tur. Baş pehlivanlık birinci turuna giden tüm baş pehlivanlarımıza aziz seyircimden kocaman bir moral alkış istiyorum. Bir alkışlayalım baş pehlivanlarımıza. Bu arada Ramazan Seren maşallah iyi yayınlar, sevgiler. Baş pehlivanlarımıza başarılar demiş değerli Ramazan Seren Balıkesir'den. Yine bu numarada Öz Yılmaz'dan Karabük. Hatay'dan İrfan Başıbüyük iyi yayınlar diliyor. Kolaylıklar dilemiş. Bugün Ali Gürbüz yok değerli güreş severler. Bugün Ali Gürbüz sakatlığından dolayı çayırda yok. Sinop Dura. Sayın Hacı Ahmet Osman Bey adına güreş yapıyor. Hasan Zeybek Balıkesir Bandırma. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına görüşüyor. Yine bugün burada Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı. Antalya Selik Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız Sayın Veli Demir adına görüşüyor. 2009-2010 yılları tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı. 2023 yılı tarihi Kırkpınar Baş Pehlivan üçüncüsü. Mehmet Yeşil Antalya Aksu Karayüz. Güreşlerimizin tertip komite başkanı aynı zamanda Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan adına görüşüyor. Yine bugün burada Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı, Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağamız Sayın Veli Demir adına görüşüyor. Güreşini Serik'te birçok pehlivan yetiştirdi. Serimize tarihi Kırkpınar'dan ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinden madalya gelmesinde ustalık yaptı, abilik yaptı. Bugün de bu er meydanında kariyerinin son müsabakasını yapıyor. Evet, hep birlikte alkışlıyoruz. Hüseyin Demir! Serik! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Ertuğrul Dağdevren, Balıkesir Susurlu. İstanbul Ümraniye Belediye Başkanlığı adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Serikli İş Adamı Sayın Ahmet Doğan adına güreş yapıyor. Avrupa şampiyonu milli gururumuz Fatih Çakıroğlu Trabzon Of. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ali Yıldırım Sezer adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kumlucalı ünlü turizmci Sayın Orhan Yalçınkaya adına güreş yapıyor. Yıldıra yakın Kocaeli Gölcük. Antalyalı iş adamı Sayın Nihat Abay adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Serikli ünlü iş adamı Sayın Arap Recep adına güreş yapıyor. Recep Çakır, Antalya Korkuteli İmroğlu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Aslı Nesli Manavgatlı, Kayaoğlu Emlak, Kayaoğlu İnşaat, Kayaoğlu Otomotivler Şirketler Grubu sahibi Sayın Mevlüt Kaya adına güreş yapıyor. Şahane Kurt, Antalya Korkuteli. Sakarya Endek Belediye Başkanımız Sayın Turgut Popoğlu adına güreş yapıyor. Bugün burada Felekli Turizmci İş Adamı Sayın Ali Becek adına güreş yapıyor. Süleyman Aykırı, Sakarya Hendek. Yalova Altınova Belediye Başkanımız Sayın Doktor Metin Oral'ın pehlivanı. Bugün burada
Çanakkale'li iş adamı Sayın Erbil Başaran adına güreş yapıyor. Kaan Kaya, Karamürsel. Samsun Canik Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Sandıkçı adına güreş yapıyor. Yine bugün burada MK Bozkurt yapı malzemeleri sahibi iş adamı Sayın Kadir Bozkurt adına güreş yapıyor. Recep Taslak, Cam Samsun Canik. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivan üçüncüsü Hüseyin Gümüşalan, Kocaeli Karamürsel. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Beyefendi adına güreş yapıyor. ASKİ Spor Kulübü'nün pehlivanı Osman Özgür, Kocaeli Gölcük. Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç'in pehlivanı Ali Altun. Döşemealtı. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Ekşioğlu Yen Yapı sahibi 658, 659, 660. tarihi Elmalı güreşleri güreş ağamız Sayın Cemal Ekşioğlu ağama çok teşekkürlerini, şükranlarını sunuyor. Serhat Gökmen, Samsun Ladik. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Yine bugün burada er meydanlarının altın kemerli başkanı, pehlivanların abisi Belek, eski belediye başkanı Sayın Yusuf Mecek adına güreş yapıyor. Tarihi Elmalı yağlı pehlivan güreşlerinde baş altı boyunda birinci oldu. Baş pehlivan olmaya hak kazandı. Er meydanlarının çiçeği burnunda baş pehlivanı Seçkin Duman, Kocaeli. Sakarya Hendek Belediye Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu adına güreş yapıyor. Ahmet Kavakçı, Sakarya Hendek. Antalya Seyit Belediye Başkanımız aynı zamanda güreşlerimizin tertip ve komite başkanı Sayın Enver Atılkan'ın pehlivanı. Bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Veli Demir Otomotivleri Yönetim Kurulu Başkanı, Antalya Seyit Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağamız Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. 2023 yılı Tarihi Kırpınar Bağışaltı finalisti er meydanlarının çiçeği burnunda baş pehlivanı Osman Kan, Antalya Seyit. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Avukat Semih Esen adına güreş yapıyor. Furkan Durmuş Altın, Antalya Korkuteli Taşkesi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin pehlivanı. Bugün burada Antalya Seyitli Genç İş Adamı Fortis Tarımların sahibi Sayın Süleyman Alkan adına güreş yapıyor. Serkan Serttürk, Antalya Elmalı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Bugün burada Antalya Seyit'te faaliyet gösteren Şaşmaz Odunculuk ve Kömürcülüklerin sahibi iş adamı Sayın Ünal Şaşmaz adına güreş yapıyor. Mustafa Arslan, Kocaeli Başiskele. Çorum Belediye Başkanımız Sayın Doktor Halil İbrahim Aşkın adına güreş yapıyor. Yine bugün burada er meydanlarının altın kemerli başkanı, pehlivanların abisi Sayın Yusuf Mecek adına güreş yapıyor. Ahmet Serbest, Çorum. Antalya Gazi Paşa Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağamız, yanık hazır ve kollar yönetim kurulu başkanı, iş adamı Sayın Namı Yamarov, yanık Ramazan Yıldırım adına görüşüyor. Yine bugün burada Antalya döşeme altında faaliyet gösteren diğer mimarlıkların sahipleri genç iş adamı Sayın Bilal Kırak, Sayın Emre Afacan adına görüşüyor. İsmail Koç, Konya Beyşehir. Antalya Seyit'te faaliyet gösteren Gülgün peyzajların sahibi genç iş adamı Sayın Ahmet Gülgün adına görüşüyor.
Yine serimize atasporu güreşe sahip çıkan bu er meydanlarında pehlivanlarımıza kol bağlatan Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Abutkara şükranlarını sunuyor. Aslı Nesli serimizin öz evladı. Mustafa Kemal Karaboğa, Antalya Büyükşehir Belediyesi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Kumluca'da faaliyet gösteren uçar emlaklarının sahibi iş adamı Sayın Osman Uçar adına güreş yapıyor. Menderes Saltık, Manisa. Küçük orta, küçük boyda, Muhammed Fatih. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal'ın pehlivanı. Bugün burada Antalya Filike'de faaliyet gösteren Erdoğan İnşaatları Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Emrah Erdoğan adına güreş yapıyor. 2023 yılı Tarih Kırpınar Başaltı Şampiyonu. Er meydanlarının çiçeği burnunda baş pehlivanı Enes Doğan, Antalya Elmalı Yuva. Çorum Belediye Başkanımız Sayın Doktor Halil İbrahim Aşkın adına güreş yapıyor. 2023 yılı Tarihi Kırkpınar Başaltı üçüncüsü oldu. Er meydanlarının çiçeği burnunda baş pehlivanı Bekir Er Yücel, Çorum. Hüseyin İzan, Manisa. Antalya Karayolları Müdürlüğü adına güreş yapıyor. Ramazan Bilcan. Antalya Beykonak. Büyük orta pehlivanları selamatlanmak için, kura çekmek için çok acele edecekler hakem yine. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal adına geçiyor. Yine bugün burada MD İnşaat, MD Harfiyatların sahibi genç iş adamı Sayın Mehmet Danacı adına geçiyor. 2015-2018 yılları Tarihi Kırpınar Baş Pehlivanı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreşlik Şampiyonu Orhan Okulu, Antalya Kumluca. İstanbul Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı adına güreş yapıyor. Milli güreşçi. Yine bugün burada Alanya'da faaliyet gösteren ünlü iş adamı Sayın Volkan Oral adına güreş yapıyor. Fatih Koyuncu, İstanbul Şile. Alper Otoları'nın sahibi iş adamı Sayın Alper Köken adına güreş yapıyor. Yine bugün burada MD İnşaat Harfiyatlarının sahibi iş adamı Sayın Mehmet Daracı adına güreş yapıyor. Hasan Cengiz, Antalya Korkuteli. Antalya Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topunoğlu'nun pehlivanı. Bugün burada Antalya Kemer'de faaliyet gösteren Serdaroğlu Otomotivlerin sahibi iş adamı Sayın Tuncer Tosun adına güreş yapıyor. İsmail Erkal, Antalya Kemer. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına geçiyor. Yine bugün burada Antalya Konyaaltı'nda faaliyet gösteren Karabulut İnşaatlar Yönetim Kurulu Başkanı genç iş adamı Sayın Ramazan Karabulut adına geçiyor. 2013-2017 yılları Tarihi Kırpınar Baş Pehlivanı. 2023 yılı Tarihi Kırpınar Baş Pehlivan finalisti İsmail Balaban, Antalya Elmalı Akçay. MCM Özparlak Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Yine bugün burada er meydanlarının altın kemerli başkanı, pehlivanların abisi, Belekdeniz eski belediye başkanı Sayın Yusuf Becek adına güreş yapıyor. Salih Doruk, Antalya Korkuteli. Antalya Kemer'de faaliyet gösteren Çetin İnşaat, Çetin Gayrimenkul, Çetin Turizmlerin sahibi genç iş adamı Sayın Çetin Tağ adına güreş yapıyor. Bugün burada Antalya Toptancı Ali Sebze Meyve Komisyoncusu 77 numaraların sahibi Aka Yılmaz ve Sayın Harun Ülker adına güreş yapıyor.
Mustafa Doğan Özkaya, Çorum Mecitözü. Antalya, Sütüler'de faaliyet gösteren Kuzey Otoları'nın sahibi iş adamı Sayın Muharrem Asar adına güreş yapıyor. Emre Kal, Antalya, Kemer. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü'nde görüş yapıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Yörük Kızı gayrimenkul sahibi iş kadını Sayın Kezban Dağlarbaşı adına görüş yapıyor. Ünal Kahraman, Çorum Sungurlu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın pehlivanı. Bugün burada Asıl Esma Avgatlı Süleyman Kayaoğlu Emlak ve İnşaatların sahibi iş adamı Sayın Mevlüt Kaya adına güreş yapıyor. Hamza Köseoğlu, Dadaşlar Diyarı Erzurum. İstanbul Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı adına güreş yapıyor. Milli güreşçi Mecit Yıldırım, İstanbul Şile. Kocaeli Karamürsel Belediye Başkanı Sayın İsmail Yıldırım Bey adına güreş yapıyor. Bugün burada güreşlerimizin ağası Sayın Taceddin Arslan Bey adına güreş yapıyor. Arif Akın, Altın Kemerli Başpehlivanlar Şehri Karamürsel. Manisa Yunus Emre Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çemci adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Kemerli iş adamı Sayın Mehmet Güneş adına güreş yapıyor ve tüm Diyanet çalışanları adına güreş yapıyor. Ali Gökçen, Manisa. Sakarya Akyazı Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan adına güreş yapıyor. Serdar Yıldırım, Sakarya Akyazı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin pehlivanı. Bugün burada Korkuteli Karnamacı Adem adına güreş yapıyor. İbrahim Çorama, Antalya Elmalı. MCM Özparlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Yine bugün burada er meydanlarının altın kemerli başkanı, pehlivanların abisi Belek eski belediye başkanımız Sayın Yusuf Mecek adına güreş yapıyor. Aslı nesli bu toprakların evladı. Kürşat Şevki Korkmaz, Antalya Sil. Yalova Subaşı Belediye Başkanımız Sayın Kur'an Cambaz'ın pehlivanı. Bugün burada Antalya Şoförler Odası Başkanımız Sayın Mehmet Ali Alkan adına güreş yapıyor. Semih Turgun, Karamürsel. Konya Gençlik Spor İl Müdürü adına güreş yapıyor. Milli güreşçi. Bugün burada Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Sayın Recep Savaş adına güreş yapıyor. Atilla Güzel, Konya. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına görüşüyor. Yine bugün burada Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Yağlı Pehlivan güreşlerimizin konkör güreş ağası Sayın Veli Demir adına görüşüyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl baş pehlivanı, Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı Yusuf Can Zeybek, Antalya Kılavuzlar. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Aynı zamanda şaşmaz odunculuk ve kömürcülükler sahibi iş adamı Sayın Ünal Şaşmaz adına güreş yapıyor. Nedim Gürel, Kocaeli Gölcük. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner'in pehlivanı. Bugün burada Antalya Serik'te faaliyet gösteren Şaşmaz Odunculuk ve Kömürcülüklerin sahibi iş adamı Sayın Ünal Şaşmaz adına güreş yapıyor. Er meydanlarının çiçeği burnuna baş pehlivanı Yıldıray Pala, Samsun. Antalya'da faaliyet gösteren Yörük Kızı Gayrimenkullerinin sahibi iş kadını Sayın Kezban Dağlarbaşı adına güreş yapıyor. Avrupa şampiyonu milli gururumuz Serhat Balcı, Samsun Ladik. İstanbul Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Yörük Kızı gayrimenkul sahibi iş kadını
Sayın Kezban Dağlarbaşı hanımefendi adına güreş yapıyor. Milli güreşi Akdeniz oyunları şampiyonu Abdullah Güngör, Samsun Lali. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin pehlivanı. Bugün burada Antalya Balıkevi'nin sahibi, iş adamı Sayın Mimar Oğuz Kadıoğlu adına güreş yapıyor. Turan Balaba, Antalya Elmalı Akçay. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş adına güreş yapıyor. Yalçın Öncün, Bursa. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Aytaşlar Zeytinciliğin sahibi ünlü iş adamı Sayın Ümit Artaş adına güreş yapıyor. Süleyman Başar, Manisa Akhisar Seçikli. Gökhan Arıcı, Kocaeli Karamürsel. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin pehlivanı. Bugün burada Antalya döşeme altında faaliyet gösteren Aydın Balık Ağları'nın sahibi, iş adamı Sayın Aydın İnce adına güreş yapıyor. Asıl esli bu toprakların evladı Cengizhan Şimşek, Antalya Serik Gümüş. Manisa Kurulu Belediye Başkanımız Sayın Çetin Alkan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada MK Bozkurt Yapı Malzemeleri sahibi iş adamı Sayın Kadir Bozkurt adına güreş yapıyor. Onur Şener, Samsun Tekkeköy. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına görüşüyoruz. Yine bugün burada Fortis Tarımların sahibi genç iş adamı Sayın Süleyman Alkan adına görüşüyor. 2006 yılı tarih Kırpınar Başkanı Aslı Resli Antalya Serik Gebiz Akçapınarlı Osman Aynur. Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Rütü Türkan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Marmara Elefsal Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Sayın Erdem Gülfidan adına güreş yapıyor. Ali Güngörek'in Pehlivanlar Diyarı Karamürsel. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Bugün burada Yörük Kızı, gayrimenkuller sahibi iş kadını Sayın Kezban Dağlar. Burhan Kızıltaş iyi yayınlar diliyor. Çok güzel bir ambiyans demiş. Hakikaten öyle. 2016 yılı Muazzam bir görsel şölen bizleri bekliyor değerli güreş severler. Kıran kırana güreşler olacak. Çalışır. Manisa Turgutlu. Akdeniz'in son kapışması. Sayın Mehmet Yasin Özgür adına güreş yapıyor. Yine bugün CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde baş altı boyunda şampiyon oldu. Baş pehlivan olarak güreşmeye hak kazandı. Er meydanlarımızın çiçeği burnunda baş pehlivanı Hamza Özkaradeniz. Baş iskele. Antalya Manavgat Hamza Belediye Özkaradeniz, Başkanı Sayın Kocaeli Şükrü Gölcük Sözen'in pehlivanı. Başiskele Bugün burada Belediyesi Baş Encere Pehlivanı Özkanlar İnşaatları Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. 2014 yılı Tarihi Kırpınar Baş Pehlivanı Fatih Atlı Samsun. Kayseri'den Adnan Karabulut baba yiğitlerimize başarılar demiş. Nazım Kısıl değerli yorumcumuz kolaylıklar diliyoruz, iyi yayınlar demiş. Eyüp Öz iyi yayınlar diliyor. Önder Akkurt, Önder Kurt, Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda tarihi İsmail Zurnacı, 671 672. güreş ağabeyisi Hakan Çetin adına görüşüyor. İsmail Çolak tüm pehlivanlara başarılar demiş. Akay Yılmaz Han komisyonlarının sahibi genç iş adamı Sayın Harun Ülker adına görüşüyor. İsmail Zurnacı heybenin bir gözü boş gibi oluyor demiş Ali Gürbüz olmayınca. Hakikaten öyle. Sayın İsmail Yıldırım Bey adına güreş yapıyor. Megastar Ali Gürbüz Süzer Meydanları Öksüz. Karamürsel güreşlerimiz Erkan Tuncer iyi yayınlar diliyor. Değerli büyüme selamlar yolluyoruz. Aslan adına güreş yapıyor. Erkan. Altın kemerli başpehlivanlar şekli Karamürsel. Amasya Merzivan Belediye Başkanımız Sayın Alp Karga adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Yörük Kızı gayrimenkul sahibi iş kadını Sayın
Kezban Dağlarbaşı adına güreş yapıyor. Ali Rıza Kaya, Samsun Dardik. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Bugün burada Antalya Serik'te faaliyet gösteren Şaşmaz Odunculuk ve Kömürcülüklerin sahibi iş adamı Sayın Ünal Şaşmaz adına güreş yapıyor. Faruk Akkoyun, Kocaeli. 12 Kasım tarihlerinde tüm güreş severleri Fethiye Meydanı'na davet eden Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karaca adına güreş yapıyor. Yine bugün burada MCM Özparlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Ali Yanatma, Muğla, Fethiye. Antalya Döşemaltı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgan Genç'in pehlivanı. Bugün burada Antalya Döşemaltı'nda faaliyet gösteren Aya İnşaatları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Aya adına güreş yapıyor. Ali İhsan Batmaz, Antalya Korkuteli Bozova. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Kemer Kiriş'te faaliyet gösteren Saylors Beach Otelleri Yönetim Kurulu Başkanımız Pehlivanların abisi namıyla maruf Reis Burhan Şeker adına güreş yapıyor. Özkan Yılmaz, Samsun. Evet değerli güreş severler, değerli konuklarımız, görüyorsunuz Sirt Belediye Başkanımız Sayın Enver Afutkan himayelerinde gerçekleşen geleneksel Sirt yağlı pehlivan güreşlerimizde deyim yerinde ise pehlivanlarımızı ve özellikle baş pehlivanlarımız sağ almadı. Bu alanda Sirt Belediye Başkanımız Sayın Enver Afutkan başta olmak üzere yine Sirt güreşlerin güreş ağımız Sayın Deniz Demir'e kuvvetli bir alkış istiyoruz, alkış. Bugün 73 baş pehlivanımız Meydanı'nda. Yine bu Meydanı'nda birinci olan baş pehlivanımıza Sirt güreşleri güreş ağımız Sayın Deniz Demir'den 2023 model elektrikli özel araba armağan olacak. Birinci olan pehlivanımıza merhaba. Evet, duydunuz. Güreş ağası Sayın Veli Demir değerli büyüğümüz baş pehlivan birincisine 0 kilometre bir elektrikli araç hediye edecek. Dolayısıyla bugün baş pehlivanlık o kadar anlamlı ki ciddi manada bir kazanım elde edecek bugünün baş pehlivanı. Bugün kendi seyircisi önünde son kez Meydanı'na çıkıyor. Ve kendisi diyor ki elveda deyip gidiyor. Yeşil sahalara veda ediyor. Hüseyin Demir tüm seyircilerden, tüm güreş severlerden helallik istiyor. Helali hoş olsun mu? Bir alkışlayalım o zaman pehlivanımızı. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Baş pehlivanlarınıza beraber alkışlar edene maşallah! Hadi aslanlar! Allah yardım versin! Evet, Antalya Serik Meydanı'nda baş pehlivanlar özelinde Allah Allah nidaları yükseldi. Değerli güreş severler, birbirinden önemli baş pehlivanlarımız kol bağlayıp güreş tutacaklar bugün. Baş pehlivan birincisi olan yiğidimiz 0 kilometre bir elektrikli araç sahibi olmuş olacak. Sayın Veli Demir seri güreş ağamız bu konuda cazgırlara talimatını verdi, anons yapıldı ve bugün baş pehlivanlık birincisi hatırı sayılır bir ödül kazanacak. O yüzden kıran kırana güreşler bizleri bekliyor. Antalya Kepez'den Veysel Kılıç, Musa Kıroğlu iyi yayınlar demiş. İrfan Başıbüyük deprem bölgesi Hatay'dan selamlar demiş. Mesajlarınız Ekin Türk TV Güreşin Kalbine yollayın, bizler de yer verelim. Feridun Sarıoğlu iyi yayınlar diliyor. Muğla Karabörtlen'den pehlivanlara başarılar demiş. Selamlar değerli dostuma.
Bu turda zorlu eşleşmeler söz konusu. Değerli güreş severler, Osman Kan ve Furkan Durmuş Altın. Bu turda zorlu eşleşme söz konusu. Tekrar ediyorum, Ali Gürbüz sakatlığı nedeniyle bugünkü seri güreşlerine katılamadığını yayın başında belirttim. Bir kez daha bu anonsu yapmış olalım. Yusuf Can Zeybek ekranlarda, bugünün baş pehlivanlıkta en favori ismi hiç kuşkusuz. Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanlık apoliti onun omuzlarında. Orhan Okulu ekranlarda. O da bugün performansı zaten üst düzeyde, merakla bekleniyor. Bence bugün seri güreşlerinin önde gelen favori isimlerinden biri. Hiç kuşkusuz Orhan Okulu ekranlarda. Türkiye adı güreşinin geri vitesi olmayan baş pehlivanı, bir Elmalı efsanesi. 6 yıl üst üste 2 altın kemerli ebedi sahibi Orhan Okulu ekranlarda. Ayrıca CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin de Grand Prix'sinde şampiyonu Uzak Ara. Bu turda sizlere Türkiye adı güreşinin Cumhuriyet tarihindeki efsane ismi denince akla kim gelir? Tabii ki yaşayan efsane Ahmet Taşçı gelir. Onun yeğeni, benim de 30 yıllık kadim dostum Mehmet Muhammed Taşçı ile birlikte anlatıp aktaracağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buradan bizi seyreden herkese, dinleyen, seyreden herkese selamlarımızı iletiyoruz. Kıran kırana bir mücadeleler olacak hiç kuşkusuz. Akdeniz'in bu yıl kapanışı, son Evet, sezonun son büyük organizasyonu. Bir de tabii ağamızın da hediyesi Çok cazip değil mi? cazip bir şey, çok cazip. Yani öyle böyle değil. 0 kilometre bir elektrikli araç. Yani sezonun belki de en anlamlı ödülü hiç kuşkusuz. Evet. Güzel bir ödül ağamızdan. İster istemez rekabeti de üst seviyeye çekecek Mehmet Muhammed Taşçı. Aynen öyle. Rekabet sonuna kadar mücadele edeceklerdir. Umuyorum yani. Fatih Koyuncu ekranlarda, eski milli güreşçimiz, İstanbul Şile Belediyesi baş pehlivanı ve tekrar Yusuf Can Zeybek. Türkiye adı güreşinin Mike Tyson'ı, sağlı sollu kasnak ve paça güreşi yapabilen, rakiplerini bastırdığında adeta bir karabasan gibi çöken, sonuca odaklı, yenişe odaklı bir baş pehlivan Yusuf Can Zeybek. Mustafa Taş, Serkan Sertürk mücadelesi ekranlarda. Hemen arka kadrajda Osman Kan, Serik Belediyesi'nin baş pehlivanı, 6 numaralı kameranın hemen önündeydi. İsmail Balaban ekranlarda, Türkiye adı güreşinin sarı fırtınası. Yorumlarınızı, mesajlarınızı Ekin Türk TV Güreşin Kalbine yollayın. Facebook adresine yorumlarınıza yer vereceğiz. Orhan Okulu Fatih Koyuncu mücadelesi de başladı. Mehmet Muhammed Taşçı mutlak favori olarak hiç kuşkusuz Orhan Okulu Evet.
Fatih Koyuncu ile kapışacak. Orhan Okulu'nun tabii evet. Orhan Okulu daha favori Fatih'e göre. Bakalım erken bir galibiyet söz konusu olabilecek mi? Çünkü her turun mücadelesi çok önem arz etmekte. Sağda kaldığınız her süre sizin lehinize doğru işliyor. Ataspor'u güreş şampiyonu. Bugün hakikaten başpehlivan birincisi istikbali adına ciddi bir kazanım elde edecek maddi olarak. da, evet çok iyi bir ödül. Bitince bir değerimizi Evet, dörtlü ekran kaybettik diye sağ alt kadrajda Osman Kan, Furkan Durmuşaltın bu turun sert kapışması. Sağ üst kadrajda Usurcan Zeybek, Atilla Güzel. Sol üst kadrajda İsmail Balaban, Salih Dorum. Sol alt kadrajda Orhan Okulu, Fatih Koyuncu kapışması. Değerli güreş severler. Bakalım neler yaşanacak. Ben açık söyleyeyim. Sağ üst, sol alt ve sağ üst, sol üst kapışmaları favoriler belli ama sağ alt kadrajda Osman Kan, Furkan Durmuşaltın mücadelesi var ya. Evet. Çok şeye gebe. Bence en çekişmeli geçecek mücadelelerden biri yani. Osman Kan yeni çıktı şimdi başa. Kendini ispatlamak için. Elmalı'da yapmış olduğu o çıkış çok kariyeri adına önemliydi. Evet çok. Şu anda da Furkan Durmuşaltın da gerçi o da Antalya'dan. İyi bir maç olur yani. Çekişmeli bir maç geçecek bence. Sağ alt kadrajda Osman Kan mı, Furkan Durmuşaltın mı? İlk turda zorlu bir eşleşme söz konusu. Hava sıcaklığı 26 santigrat derecede değerli güreş severler. Oldukça güreşe elverişli bir hava koşulu söz konusu. Mehmet Muhammed Evet. Taşçı öyle değil mi? Çok da Hava soğuk çok- değil. Yok, Evet. tam güzel hava. Antalya'ya göre güzel bir hava var. Daha henüz adını ikinci tura yazdıran bir başpehlivan anonsu duymadık. Anladın mı? Daha ilk 5 dakika dolmak üzere. Evet, sol alt kadrajda Orhan Okulu Fatih Koyuncu'yu bastırdı. İsmail Balaban, Salih Dorum kapışması. İlk Bu galibiyet arada uzak kadrajda. Ertuğrul Dağdeviren ilk galibiyeti aldı bu arada. Fatih Çakıroğlu'nu Çakıroğlu'na karşı mağlup ilk ederek. galibiyetini aldı. galip. Evet yine er meydanımızı Karadayı Mahalle Muhtarımız Sayın Ercan Güler. Belpınar Mahalle Muhtarımız Sayın Bayram Ali Kurt. Sağ alt kadrajda Osman Kan, Furkan Durmuşaltın. Mahalle Muhtarımız Orhan Okulu, Fatih Koyuncu sağ alt kadraja geldi. Yusuf Canzebek, Atilla Güzel sol alt kadrajda. Güreşlerinde Fatih Benim en Koyuncu çok merak ettiğim maçta Osman Kan'la Furkan Durmuşaltı'nın bir ihtar verilmiştir. İlgi maçını merak ediyorum. Üstelik
Pazarcılar Odası Başkanımız Sayın Mevlüt Akıllı. Maç altında güreş yapacak ve Evet, bu arada uzak kadrajda Cengizhan Şimşek yine rakibini mağlup ederek adını Onur Şener galiba. Onur Şener'i mağlup ederek Onur Şener adını galip. ikinci tura yazdırdı. Evet. Onur Şener. Mehmet Muhammed Taşçı uzak kadrajda onu yakaladı. Evet, arka Başpehlivanlık tarafta. güreşlerinde Cengizhan Şimşek galip. Kendi sağ ve serisi önünde Cengizhan Şimşek'te. Bu arada uzak Recep kadrajda Kara. Recep Karada rakibi Hakan Çalışır'ı mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı uzak kadrajda. Milli Yol Partisi Başkan Yardımcımız Sayın Mevlüt Yakışıklı. Ve yine Başpehlivanlık beraberinde güreşlerinde Recep Kara galip. Göksu sigortaların sahibi Orta Mahalle Muhtar adayı. Sol alt kadrajda Yusuf Can Zeybek. Her meydanımıza teşrif Rakibi eden Atilla Güzel'i bastırdı. kendilerine hoş geldiniz diyoruz. İsmail Akçan Antalya Kaş'tan iyi yayınlar diliyor. Bu arada Orhan Okulu Paçakazık'tan havalandırdı. Her an Sırtaş'a iniş yapabilir. Fatih Koyuncu toparlanmak istiyor. Dış kasık iç paçada. Değerli güreş severler. Bakıyoruz, evet, Sırtaş'a yenerek Orhan Okulu Orhan Okulu galip. Fatih Koyuncu'yu mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Kaya galip. Başpehlivanlık güreşlerinde İsmail Koç galip. Bu arada hep genişler üst üste geldi. Başpehlivanlık güreşlerinde Enes Doğan galip. Başpehlivanlık güreşlerinde Yusuf Can Zeybek galip. Başpehlivanlık güreşlerinde Ali Yanatma galip. Evet, bu arada pehlivanlar Hüseyin Demir'in etrafında toplanıyorlar. Karayolları Jübile. Bölge Müdürümüz Sayın Muhtar Hüseyin Demir artık er meydanlarına veda ediyor. komitemiz adına hoş geldiniz diyoruz. Sağ Kendi olsunlar. seyircisinin önünde, Sağ olsunlar. kendi memleketinde, evet. Evet, Zaman çabuk geçiyor. yüksek mimar, Hüseyin Demir. jeoloji mühendisi Hakan Özel iyi yayınlar diliyor. Onu şöyle bir coşku. Pehlivanla abilerime kolaylıklar demiş Hakan Özel. Evet, Yeşil sahalara veda ediyor. Bir Kırkpınar marşı arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet değerli güreşseverler. yılın Hüseyin Demir büyükler 30 yıl güreşmiş olduğu er meydanlarına veda ediyor. dereceler aldı. Evet, maalesef her şeyin bir sonu Bir var. sonu var, evet. Üzülerek de olsa ama zaman çabuk geçiyor. Siirtli pehlivanlarımıza abilikler, ustalıklar yaptı. Bugün jübilesi şöyle coşkulu bir alkış istiyoruz, alkış. Aktif güreş hayatına son veriyor ama güreşe olan sevgim hiçbir zaman bitmeyecek. Evet, genç çıraklar yetiştirmeye devam edecek. Devam edecekler. Hüseyin Demir'e Serik'te, kocaman evet. alkış istiyorum. Evet, hakikaten çok beyefendi, çok sevilen, çok sayılan. Şahit olduk. Bu duygulu anına Çok duygusal bir görüntü var, evet. alkışla taşlandırıyoruz. Evet, kolay değil, Yani dile kolay. 30 yılını güreşe adamış, gençliğini, çocukluğunu güreşe adamış, baş pehlivanlık mertebesine ulaşmış. her şeyin bir sonu olduğu gibi Evet. güreşinde, hayatta da öyle aynı şekilde. Yapacak bir şey yok. Evet, baş pehlivanımız Hüseyin Demir'i bırakmıyoruz. Veteran. Evet değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız. Bugün yine er meydanımızda Hakem bir arkadaşımızın da- jübileye, Evet. bir tarihe sahne oluyoruz. Aslı, Nesli, Antalya, Şenil. Bu toprakların öz evladı er meydanlarımızın hakemlerinden Hasan Kara hocam da bugün aktif hakemlik hayatına son veriyor. Bu bağlamda Evet. Hasan Kara hocama da şöyle coşkulu bir alkış. Evet, Hakim bugün iki veda birden, bir evet. anda yaşandı. Bugün vedaların günü. Vallahi Evet veteran. O da er meydanlarında 30 yıl güreşti. Daha sonra 20 yılda hakemlik yapıyor. Tam bir güreşe adanmış bir hayat söz konusu. Evet. Evet, Hasan Kara tabii hocama da şöyle gençlere- coşkulu bir alkış istiyorum.
yerini bırakacak yani her şey. Evet, yıllarca Hayatta bir mevsim gibi. pehlivan olarak Önce Türk ilkbahar, yaz, sonbahar ve sonrasında bir kış. destek verdi. Dolayısıyla doğanın dengesi Bugün burada insanların da başpehlivanımız hayatının akışı Devam ediyor. hakemlik hayatını sonlandırıyor. Bu bağlamda meydanlarımızın hakemi, hakem hocası Alttan gelen Hasan nesile yer Kaya veriyor. Hocama tekrar coşkulu bir alkış istiyorum. Bu arada değerli yorumcu Mustafa Bayram iyi yayınlar diliyor. Kendisi yarın Veteranlar Dünya Şampiyonası için Yunanistan'a gidecek. Üstün başarılar diliyoruz kendisine. Buradan selamlarımızı yolluyoruz. Mustafa kardeşime başarılar diliyoruz. Evet, mücadeleler kaldığı yerden devam ediyor değerli güreş severler. Yolcular, Osman Kan ve Furkan Durmuşaltı'nın ilk turun sert kapışması işte büyük boy pehlivanları kaldığı yerden devam ediyor. üzere çok acele meydanına. Orhan Okulu Fatih Koyuncu'yu mağlup etmişti. Deste büyük boy pehlivanları Değerli güreş severler. üzere çok acele meydanına. Veteran Evet, yolcular, deste büyük boyda başpehlivanlık güreşlerinde Ünal Karaman galip. Evet, Ünal Karaman da uzak kadrajda galip gelen baş pehlivanlardan biri. Mustafa Atılgan pehlivan, ismini okudum pehlivanlar. Sol üst kadrajda İsmail Balaban, yan kazık yan paçada, sol üst kadrajda her an bir yeni çıkabilir. Başpehlivanlık İsmail Balaban bakıyoruz. atlı galip. Salih Dorum'u keçi dikmesinden aktarabilecek mi? Mustafa Taş hemen İsmail Balaban'ın sol üst kadrajda yanında. Galip. Adını ikinci tura yazdırdı. Mustafa Taş galip. Serhat Gökmen galip. Seçkin Duman'a karşı galip Serhat Gökmen. Evet, deste küçük boy, deste orta boy ve deste büyük boyda ismini okudum pehlivanlar. Yusuf Can Zeybek de atıyla güzeli mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Başpehlivanlık güreşlerinde Süleyman Başar. Süleyman Başar da galip Gökhan Arıcı'ya. Salih Dorum çift aldı, orada bekliyor. Evet, sağ alt kadrajda Osman Kan, Furkan Durmuşaltın mücadelesi. Değerli güreş severler, sol üst kadrajda Salih Dorum, sol alt kadrajda bakıyorum. Abdullah Güngör mücadelesi, rakibi Serhat Balcı olabilir. Sırtı dönük. Sağ üst kadrajda, sol üst kadrajda her an bir künde kılçık gelebilir. Evet, İsmail Balaban Salih Durum'u kılçık oyunuyla mağlup ederek adını o da ikinci tura yazdırdı. Deste büyük boyda ismini okudum pehlivanlar. Çok acele meydanına. Başpehlivanlık güreşlerinde Ali Altun galip. Başpehlivanlık güreşlerinde İsmail Balaban galip. Furkan Durmuşaltın Osman Kan mücadelesi ayakta başladığı gibi devam ediyor. Deste küçük boy. Hüseyin Gümüşalan da galip bu arada. Hüseyin Gümüşalan, evet, rakibi Çok acele meydanına. Samsunlu evet Recep Taslak'ı mağlup Recep ederek Taslak'ı, adını evet, ikinci tura yazdırdı. Hüseyin Gümüşalan da galip. Abdullah Güngör, Serhat Balcı, Hacı Serhat Balcı mücadelesi. Başpehlivanlık güreşlerinde Sol alt kadrajda, Akın galip. sağ alt kadrajda Furkan Durmuşaltın, Osman Kan. Sol üst kadrajda Yalçın Üncül mücadelesi. Güreşlerinde Semih Turgut galip. Sağ üst kadrajda Nedim Gürel'in mücadelesini izliyorsunuz. Tekrar ediyorum, Ali Gürbüz sakatlığı nedeniyle bugün Serik Er Meydanı'nda güreşmiyor.
Sol üst kadrajda Turan Balaban, Yalçın Öncül mücadelesinde iç kazık ters paçada her an bir yeniş çıkabilir. Evet. İç kazık ters paçayla Turan Balaban rakibi Yalçın Öncül'ü mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Nedim Gürel mücadelesi ekranlarda. Serhat Balcı galip. Serhat Balcı da Abdullah Güngör uzak kadrajda mağlup ederek o da adını ikinci tura yazdırdı. Ekranda Nedim Gürel, Yıldıray Pala mücadelesi. Sol üst kadrajda Ali Rıza Kaya mücadelesi. Sol alt kadrajda Destek için boy. evet Mustafa Taş, Mustafa Arslan ve Serkan Sertürk kapışması sol alt kadraja geldi. Değerli yönetmenim Fatih Bedir'e teşekkür ediyorum. Sağ alt kadrajda Furkan Durmuş Altın Osman Kan mücadelesi. Sol üst kadraja Faruk Akkoyun'un mücadelesi yansıdı. Sağ üst kadrajda Nedim Gürel Yıldıray Pala kapışması. Bir kılçık Nedim Gürel'den. Sağ üst kadrajda. Yıldıray Pala da o da yeni çıktı başa. Onun, genç kardeşimiz. Onu da kendini ispatlamak için elinden geleni yapıyor. Evet. Gelmediğiniz takdirde sarı kart ile cezalandırılacaksınız. Baş altından başa çıkanların Baş pehlivanlık Mustafa Batu galip bu arada. Ertan'a karşı. Evet uzak kadrajda. Evet, beş orta boyda. Bu arada Gökçe. Serdar Yıldırım. Evet. Ali Gökçen'e karşı Çekim galip. Durmaz. Ustasının elini öptü. Baş pehlivanlık görüşlerinde Serdar Yıldırım galip. Baş altından başa çıkanların bu arada yaş ortalamaları da dikkatimi çekti. Hepsi çok genç. Görüşlerinde Ramazan Yani baş bu arada gençleşiyor yani diyebiliriz yani. Yaş ortalamaları. Bu arada Ramazan Bircan da Hüseyin İyican'ı mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Evet, kapıya 2 davul 2 sonra. Kapı davulları 2 davul 2 sonra istiyoruz lütfen. davulcular. Bu arada Çağatay Demir'in sana çok selam var Zonguldak'tan. Aleyküm Mehmet selam. kardeşime selamlar, pehlivanlara başarılar Sağ demiş. olasın. Güreş size güzel demiş. Dostum benim çok selam ediyorum. Özledik onu da bu arada. İnşallah görüşürüz en kısa zamanda. Bu arada Karamürsel'den meşhur Karamürsel sepetçisi Ali Koygun abimize selamı var herkese, hepimize. Kucak toz sevgiler. O da izliyor bizi şu anda. Ali Koygun büyüğümüz. Evet. Sol üst kadrajda Faruk Akkoyun Ali Rıza Kaya'yı iç kazık ters paçada yakaladı. Buradan her an bir Yeni iş. sırt aşağı yeniş söz konusu olabilir. Evet. Evet. Dizmemur. Faruk Akkoyun da ikinci turda. Faruk Akkoyun galip. 3 tane. Çayır'da 3 Üç çift, tane- üç 3 çift çift maç kaldı kaldı, galiba. Evet. Çayır'da 3 çift kaldı. Baş pehlivanlık güreşlerinde baş pehlivan Osman Kan'a Kulak Emniyetimiz tarafından bir ihtar verilmiştir. İlgi ve bilgilerinize arz olunur. Evet bu arada Furkan Durmuş Altın ve Osman Kan mücadelesinde Osman Kan'a bir ithar geldi. Orta küçük. Kendi sağ ve serisi önünde zorlu bir kura çekti. Nedim Gürel kas kanadı oyununda deneme yapıyor şu anda bence. Evet şu anda da ekranlarda. Burak Ünal, Hakkı Ceylan, O oyunu iyi yapıyor çünkü kas kanadını. Kur'an Çekim Bürosu'na. Başarılı pehlivanlarımız, aceleleri. Ekranlarda Nedim Gürel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı ve Yıldıray Pala, genç başpehlivan. Tur pehlivanları. Allah Allah, illallah, Muhammed Resulullah, yiğit aslanlara, alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Küçük orta
Karşılıklı küçük orta, sert elenseler var. Osman Kan, Furkan Durmuşaltın mücadelesinde. Üçlü ekranda, onu da değerli öğretmeni Fatih Bedir ekranlara getirecek. Evet değerli güreşseverler, değerli konuklarımız. Evet, ekranın solunda karşılıklı elenseler söz konusuydu. Akın gelmeye devam ediyor. Güreş biraz sertleşti. Ekranın solunda Osman Kan, Furkan Durmuşaltın. Ekranın sağ üst kadrajda Nedim Gürel, Yıldıray Pala. Sağ alt kadrajda Mustafa Arslan, Serkan Sertürk. Yine beraberlerinde Sirik Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Sayın Şeref Çimen meydanımızda. Evet, Ataspor'u güreş çok seven, bizleri bu her meydanlarında yalnız bırakmayan, Antalya'mızın Gazi Meclisi'ndeki sesi, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekilimiz Sayın Mustafa Erdem meydanımızda. Yine 671. Tarihi Elmalı Güreşleri Tertip Komite Başkanımız, aynı zamanda Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Halil Öztürk meydanımızda. Yine 671, 672. Tarihi Elmalı Güreşleri Rekortmen Güreş Ağımız. Sağ üst kadrajda Nedim Gürel'in baskısı sürüyor. Yıldıray Pala'ya. Evet, tarihin Kırkpınar adını altın harflerle yazılan ağların ağası. Kırkpınar ağamız Sayın Seyfettin Selim meydanımızda. Evet değerli güreşseverler, Antalya Konyaaltı'mızda dönem Nedim Gürel bu arada çok Konyaaltı Belediye Başkanımız yaptı. Tarihi Kırkpınar altın kemerli 6 kez Antalya'mıza gelmesinde baş mimarlık yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye bünyesinde 350 pehlivanımızın kısmet deyip kol bağlamasını sağlayan, Ataspor güreş çok seven Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek meydanımızda. Yıldıray Pala çok zor durumda bu arada. Evet, her Nedim an Gürel Nedim Gürel iç sonuca kazıktan çevirdi. sağ üst kadrajda Nedim Gürel. Baskı sonucu çevirdi, iç kazık ters bacıda. Mustafa Arslan, Serkan Sertürk, Osman Kan, Furkan Durmuşaltın maçı kaldı şu anda. Hasan Basri Koçak iyi yayınlar diliyor Tosya'dan. Mehmet Yılmaz iyi yayınlar diliyorum demiş. Cengizhan Şimşek'i finalde görmek isterim demiş. Küçük orta, büyük boy pehlivanlarımız çok acele meydanındaki yerlerinizi alın. Baş meydanlık güreşlerinde Nedim Gürel galip. İki çift kaldı çayırda değerli güreş severler. Mustafa Arslan, Serkan Sertürk, Osman Kan, Furkan Durmuşaltın maçı. Büyük ortada güreş yapacak pehlivanlarımız selavat almak üzere çok acele her meydanında yerlerini alsınlar. Büyük orta pehlivanları acele edelim. Puanlama güreşine az kaldı herhalde başta şu an. Evet. Zaten baş pehlivanlar puanlama anonsunu bekliyorlar büyük olasılıkla. Acele her meydanına. Büyük orta, başaltılar, çok acele her meydanına. Su molası verdiler herhalde şu anda. Pehlivanlar
puanlamaya doğru mental olarak evrildiler. Bu bir gerçek. Mehmet Muhammed Taşçı. Yardımcımız Evet, aynen öyle. Şu anda Mustafa Gürbüz. Yine Baturan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Korkuteli Yağlı Pehlivan Güreşleri 2 ebedi altın kemerin sahibi güreş ağamız Sayın Hamdi Sarıca her meydanımıza teşekkürlerdir. Komitemiz adına, ağamız adına değerli ağamız Hamdi Sarıca'ya ve değerli ağalarımıza hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Büyük ortada güreş yapacak pehlivanlarımız büyük orta başaltılan selavatlanmak üzere çok acele er meydanında yerlerinizi aldınız. Baş pehlivanlarımızın puanlama saati. evet, puanlama geldi. Evet, baş pehlivanların puanlama saati geldi. Bakalım Osman Kan mı, Furkan Durmuşaltın mı, Mustafa Arslan mı yoksa Serkan Sertürk mü? Bence bu puanlamalar erken bitecek. Çokça uzun uzadıya olmayacak gibi geliyor bana. Bence Son anonsur. aynen öyle. Şimdi puanlamada çok denkler. Ekranlarda Osman Kan, Antalya Serik Belediyesi baş pehlivanı. Taş çok acele er meydanına gelir. Bakalım kazanan kim olacak? Evet, başladı şu anda. Mustafa Arslan'ın Serkan Sertürk maçı başladı. Evet. Puanlamanın biri başladı. Diğeri de başlayacak şu anda. Osman Kan. Evet, hemen ikili ekranda Mustafa Arslan, Serkan Sertürk, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın'ın baş pehlivanı, ekranın sağında Mustafa Arslan ve Serkan Sertürk mücadelesi. Ekranın sonunda da Osman Kan ve Furkan Durmuşaltın kapışması değerli güreş severler. Bence Osman Kan'ın maçı daha hareketli geçeceğini tahmin ediyorum ben. Hiç kuşkusuz, hiç kuşkusuz. Bekliyoruz bakalım nasıl bir... İkisi de güreşi arıyorlar. İkisi de Furkan Durmuşaltı'nın supleksleri zaten meşhur denk gelirse. Osman Kan'da dalışları da çok güzel. Büyük orta pehlivanlarımız Bakalım sonuç ne olacak, merak acele ediyorum. Er meydandaki yerlerinizi alınız. Büyük ortalar. Evet, iki puanlama mücadelesi de başladı. Ekranın solunda aynı kadrajda da görebiliyorsunuz. Ekranın sağında da aynı şekilde. Osman Kan mı, Furkan Durmuşaltın mı? Ekranın sağında Mustafa Arslan mı? Serkan Sertürk mü? Adını ikinci tura yazdıracak. Orhan Okulu İsmail Balaban. Bu arada tek daldı. Serkan Sertürk, Mustafa Arslan oradan karşılık vermek istiyor. Pehlivan Yusuf. Bakalım oradan. Evet, kurtardı paçasını. Son anonsur. Oralarda çok rahat Mustafa Arslan. Mustafa Arslan kendini veriyor genelde de. Değerli saygıdeğer konuklar. Ekranın solunda Osman Kan ve Furkan Durmuşaltın kapışması. Evet. Bir arada göğüs çaprazından budadı. Ekranın solunda Osman Kan her an sonuca gidebilir. Dış kasnakta tek daldı. Osman Kan mı? Bakıyoruz Furkan Durmuşaltın mı? Kolbastan toparlanmak istiyor. Kan. Osman Kan boçaladı mı? İç kasığı yakaladı. İç kasık iç paçada. Sırt aşağı inebilir. Evet, İç kasık geldi. ters paçayla. Çok iyi. Osman Kan inanılmaz bir galibiyet elde etti. Puan bile yeterken sırt aşağı yendi. Puanı almadı. Yenişi tercih etti. Puanı almak isteseydi belki kaçırabilirdi. Aynen, evet. Direkt yenişe gitti. Fatih adlı benim veliahtım dediği Osman Kan kendi sahabe serisi önünde iç kazık ters paçayla Furkan Durmuşaltın'ı sırt aşağı yenerek adını ikinci tura yazdırdı değerli güreş severler. Çayırda tek bir mücadele kaldı baş pehlivanlıkta. Hüseyin Yılmaz. Mustafa Arslan, Serkan Sertürk. Küçük orta. Küçük boyda. Beline girdi Serkan Sertürk de bastırdı. Aldı. Blok etti ve o da adını İllallah.
ikinci tura yazdırdı değerli güreş severler. İyi aslanlara alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Baş beyranlık güreşlerinde Serkan Sertürk galip. Baş beyranlarımız Koç Yiğitler ikinci tur kurallarınızı çekmek üzere saat 14.15'te. Er meydanındaki yerlerinizi alınız. Tüm pehlivanlarımız, takiplerini yenen pehlivanlar, isimlerini cetvel hakimine yazdırın. İşte son anlar ekranlara geliyor. O galibiyetlerin ilk turda. Orhan Okulu, Fatih Koyuncu'yu yendiği o son anlar. Yusufcan Zeybek, Atilla Güzel'i mağlup etti. O son anlar ekranlarda. Mustafa Taş'ın Hasan Zeybek'i kılçıkladığı o son anlar ekranlarda. Ekin Türk TV farkıyla izliyorsunuz değerli güreş severler. Bakın kılçığı yetiştirmiş Mustafa Taş. İsmail Balaban'ın kılçığı ekranlarda. Genelde hepsi kılçıkla yenmiş bu turda. Evet, bugün kılçıkların günü, Biliyorsun senin, jübilelerin günü. senin en iyi yaptığın oyun değil mi? Evet. Benim de. Burada Arif Akın iç kazık ters paçayla Mecit Yıldırım mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Bu arada ikimizin de yaptığı bir oyundu yani kılçık, hatırlıyorsan. Evet, Ses kontrol, Yani ses deneme. Turan Balaban'ın iç kazık ters paçayla mağlup ettiği son anlar Yalçın Üncülü. Yenişler bitmek üzere. Evet, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Acı Serhat Balcı, Abdullah Güngör iç kazık ters paçayla çeviriyor. yendiği o son anlar ekranlarda. Başaltı pehlivanlarımız. Faruk Akkoyun, Ali Rıza Kaya'yı Ses kontrol. iç kazık ters paçada yendiği son anlar. Ayarlayalım hocam. Elini öpüyor, güzel bir fotoğraf. Nedim Gürel, Yıldıray Pala'yı iç kazık ters paçayla mağlup ettiği son anlar. Ve bugünün ilk turun en zor kapışması En çekişmeli maçıydı aynı zamanda. Boşaltıldılar. Osman Kan'a puan yeterliyken iç kazık ters paçayı buldu. Buradan çok güçlü bir şekilde yüklendi sırt taşça yenerek. Senin dediğin gibi de puan düşünseydi bence kaçırırdı. Kaçırabilirdi. Ve Serkan Fazlaydı çünkü Sertürk, olursa. Mustafa Arslan mücadelesinin son anları ekranlarda. Evet, sadece 1,5 dakika. Çok kısa bir reklam arasından hemen sonra baş pehlivanların ikinci tur kurallarıyla birlikte olacağız. Ekin Türk TV ekranlarından ayrılmayın. Sadece 1,5 dakika. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlik'ten. Kubo'yu bilir misiniz? Ne dedi ki bu? Dedim Kubo. Ne ki bu Kubo? Boya bu Kubo. Nasıl bu Kubo? Kubo bu moda. İyi mi Kubo? Dokun Kubo. Ne yapar Kubo? Yeniler Kubo. Bu da mı Kubo? Bu da bir Kubo. Bu da mı Kubo? Bu da Kubo. Yeni mi Kubo? Yo, 16 yıldır milyonlarca duvarda. Yıllardır her tarza uygun zengin renk seçenekleriyle milyonların tercihi Kubo.
Boya bu Kubo. Bizi izlemeye devam edin. Evet değerli güreş severler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar Antalya Serik Er Meydanı'ndayız. Baş pehlivanlar ikinci tur kurallarını çekmek üzere şu anda hazırlar. Kura çekimi için anons edilecekler. Değerli güreş severler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına giriş yapıyor. Özer Ay Kocaeli, MCB Özbarlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özbarlar adına giriş yapıyor. Yine bugün burada Er Meydanlarından Altın Kemerli Başkanı, Pehlivanların abisi, Belediye Eski Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Mecek adına giriş yapıyor. Batuhan Güzel, Antalya Kumluca. alt boylarda salavatlanıyor. Baş pehlivanlar da ikinci tur kurallarını birazdan çekecekler. Güreşin kalbi Ekin Türk TV ekranlarındasınız değerli güreş severler. İbrahim Gökhan, Antalya. İkinci tura kuraya çekecek olan baş pehlivanların bir kısmını anons etmek istiyorum. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Taş, Mehmet Yeşil, Şali Kurt, Serikli İş Adamı Sayın Ahmet Doğan adına güreş yapıyor. bakıyorum İsmail Balaban, Serhat Gökmen, Semih Turgut, Hüseyin Gümüşalan, Ramazan Bircan, Osman Kan, Mustafa Kemal Karaboğa, Engin Atar, Serkan Sertürk, Ankara Aşk Spor Kulübü Pehlivanı, Doğan Yılmaz, Orhan Okulu, Arif Akın, Turan Balaban, Yusuf Can Zeybek, Seferi adına güreş yapıyor. Serdar Yıldırım, İsmail Keskin, Nedim Gürel, Kastamonu, Tuzya, MCB Hacı Serhat Balcı, Başkanımız Sayın Mehmet Özbarlar adına güreş Cengizhan Şimşek, Recep Kara, Süleyman Başar, Kemerli Başkanı, Pehlivanların abisi, Belediye Eski Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Mecek adına güreş yapıyor. Faruk Akkoyun, Mustafa Batu, Antalya Korkuteli, Özkan Yılmaz da tur atladı değerli güreş severler. Sözen adına güreş yapıyor. Toplamda 73 baş pehlivan vardı ilk turda. Sayın Yavuz Gürhan Bey adına güreş yapıyor. Salih Şentürk, Antalya. 37 baş pehlivan kura çekecek. Başkan adına güreş yapıyor. Mustafa Tayyip Küçük, Çorum, İskilip. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 37 baş pehlivan kura çekecek. güreş yapıyor. Nail Seyyan, Antalya Serik Güdüllü. Bakalım Abdullah Açıkgöz, ikinci turda Akhisar. kimlerle eşleşecek? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz. 37 baş pehlivanın Özgür Kapan, tamamı güreşecek. Sadece 37 kurayı çeken baş pehlivan tur atlayacak. Bu turda Özkan Yılmaz, bir numaralı kura Özkan Yılmaz'a verilecek. İlk turda tur atladığı için Hakan Yılmaz 77 nolu. Mehmet Muhammed Taşçı. Evet. Harun Ülker adına güreş yapıyor. Mustafa Taşkan, Antalya. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Muhammed Emin, Kocaeli Kartepe. Kumlucalı İş Adamı Sayın Hakan Okulu adına güreş yapıyor. Ramazan Gürgen, Antalya, Kumluca. Güreşlerimizin Tertip Komite Başkanı ve Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada güreşlerimizin güreş azlı Veli Demir Otomotivlerinin sahibi Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. 2023 yılı Türkiye Yağlı Güreş Ligi Küçük Orta Büyük Boy Şampiyonu.
yapıyor. Ve diyor ki görev yaptığım Türk jandarma personeli adına güreş yapıyorum diyor. Şevket Can, Antalya Elmalı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın pehlivanı. Bugün burada Kaşlı iş adamı Sayın Mehmet Akif Kocakaya adına güreş yapıyor. Bugün burada Mustafa Ölmez, Samsun. Bugün burada rahmetli Rahman'dan kuşan başaltı pehlivanı kardeşi Umut Bayraklı adına güreş yapıyor. Alparslan Bayraklı, Samsun, Bafra. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Ocak Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Turahan Özgün, Kocaeli. Büyük orta pehlivanlarımız ayağa kalkalım. Değerli güreşseverler, kıymetli konuklarımız Serik Er Meydanı'nda baş altı boyunda, büyük orta boyunda ikinci tur müsabakaları. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah, yiğit aslanlar alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam etsin. Değerli güreşseverler, Sayın Hasan Teker, baş pehlivanlar Kur'an çekimine geliniz. değerli Evet, güreşseverler, baş pehlivanlar ikinci tur kuralları çekmek üzere şu anda davet ediliyor. Evet değerli güreşseverler. Protokolü de davet ediyorlar. Geleneksel Serik Yağlı Pehlivan güreşleri baş pehlivanlık ikinci tur kura çekimleri başlıyor. Baş pehlivanlarımızın ikinci tur kura çekimlerine nezaret etmek üzere güreş Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Bülent Odabaşı'nı, Sayın İsmail Varoğlu ve yine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Irmak'ı Er Meydan'a davetimi arz ediyorum. Yine güreşlerimizin tertip komite başkanı aynı zamanda Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan'ı, başaltı pehlivanları, çok aceleler meydanına, haydi aslanlar, başaltılar. Başaltı pehlivanlarımız çok acele sağlatmak üzere her meydandaki yerlerinizi alınız. Haydi aslanlar, başaltı pehlivanlarımız. evet yine baş pehlivanlarımızın kura çekimlerine nezaret etmek üzere Ataspor güreş çok seven, çok değerli Antalya Valimiz Sayın Hulusi Şahin'i, Milletvekilimiz Sayın Mustafa Köse'yi, Milletvekilimiz Sayın Tuğba Vural Çokalı, Milletvekilimiz Sayın Kemal Çiğne'yi, Milletvekilimiz Sayın Mustafa Erdem'i, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceği, Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Halil Öztürk'ü ve yine güreşlerimizin güreş ağası, Veli Demir Otomotivler sahibi, iş adamı Sayın Veli Demir'i, Tarihi Kırpınar ağamız Sayın Seyfettin Selim'i, yine il başkanımız Sayın Nail Kavacı'yı, Serik Kaymakamımız Sayın Cemal Şahin'i, tarihi en balı güreşleri rekortmen güreş ağamız Sayın Hakan Çetin'i, Korkuteli güreşleri altın kemerli güreş ağamız Sayın Hamdi Sarıcı'yı, yine tarihi en balı güreşleri 668, 69, 658, 59, 60 güreş ağamız Sayın Cemal Ekşioğlu. Yine Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Burak Erdoğan'ı, evet yine İbradı Belediye Başkanımız Sayın
Nasılsın kardeş? Serkan Küçükkuru'yu baş pehlivanlarımızın yine AK Parti ilçe başkanımız Sayın Hasan Yıldırım'a, yine 661. Tarih Elmalı Güreşleri güreş ağamız Sayın Galip Can Ekşioğlu, Değerli güreşsever başkan yardımcılarımız Serik Er Meydanı'nda baş pehlivanlık boyunda ikinci tur kuralları. 2023 yılı Yusufcan Zeybek geliyor Antalya'dan. Evet, ilk kurayı Yusufcan Zeybek çekiyor. İsmail Balaban geliyor Antalya'dan. 7 numara Yusuf Can Zeybek. Mustafa Taş geliyor Sinop'tan. 4 numara İsmail Balaban. Mehmet Yeşil geliyor Antalya'dan. 8 numara Mustafa Taş. Kürşat Şevki Korkmaz geliyor Antalya'dan. 13 numara Mehmet Yeşil. Fatih Atlı geliyor Samsun'dan. 17 numara Kürşat Korkmaz. Hüseyin Gümüşalan geliyor Kocaeli'den. 32 numara Fatih Atlı. Recep Kara geliyor Ordu'dan. 18 numara Hüseyin Gümüşalan. Orhan Okulu geliyor Antalya'dan. 27 numara Recep Kara. Osman Kan geliyor Antalya'dan. 20 numara Orhan Okulu. Yıldıray Akın geliyor Kocaeli'den. 19 numara Osman Kan. Özkan Yılmaz geliyor Samsun'dan. 22 numara Yıldıray Akın. İsmail Balaban geliyor Antalya'dan. Özkan Yılmaz 1 numara. Faruk Akkoyun geliyor Kocaeli'den. 25 numara Faruk Akoyun. Serhat Gökmen geliyor Samsun'dan. Osman Aynur geliyor Antalya'dan. 21 numara Serhat Gökmen. Mustafa Batu geliyor Antalya'dan. Nedim Gürel geliyor Kocaeli'den. Mustafa Batu 34 numara. İsmail Aynur 9 numara. İsmail Koç geliyor Konya'dan. Nedim Gürel 5 numara. Ertuğrul Dağdelen geliyor Balıkesir'den. 16 numara İsmail Koç. Süleyman Başar geliyor Manisa'dan. 24 numara Ertuğrul Dağdelen. Arif Akın geliyor Kocaeli'den. 30 numara Süleyman Başar. Enes Doğan geliyor Antalya'dan. 29 numara Arif Akın. Semih Turgut geliyor Yalova'dan. 23 numara Enes Doğan. Ramazan Bircan geliyor Antalya'dan. 6 numara Ali Altun geliyor Antalya'dan. Ali Altun 26 numara. Kaan Kaya geliyor Karagürsel'den. Kaan Kaya 36 numara. Bu arada çok değerli büyüğüm Ömer Oğuzhan iyi yayınlar diliyor. Ekin Türk TV canlı yayına. Çok güzel yayınlar oluyor. Tüm pehlivanlara başarılar diliyorum demiş.
Oğuzhan Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Oğuzhan. Serhat Balcı 33 numara. Serdar Yıldırım geliyor Sakarya'dan. Serdar Yıldırım 28 numara. Ünal Karaman geliyor Çorum'dan. Ünal Karaman 14 numara. Şahit Kurt geliyor Antalya'dan. Hasan Cengiz geliyor Antalya'dan. Şahit Kurt 12 numara. Hasan Cengiz 35 numara. Cengizhan Şimşek geliyor Antalya'dan. Mustafa Doğan Özkaya geliyor Çorum'dan. Cengizhan Şimşek 3 numara. Mustafa Doğan Özkaya 31 numara. Mustafa Kemal Karaboğa geliyor Antalya'dan. Serkan Seltürk geliyor Antalya'dan. Mustafa Kemal Karaboğa 10 numara. Serkan Seltürk 11 numara. Buradan Ali Yanatma geliyor. 37 numara Ali Yanatma. Kurasını çekmeyen başpehlivanlarımız. Evet, başpehlivanlarımız anı fotoğrafı için lütfen protokolün önündeki yerimizi alalım. Başpehlivanlarımız, hayırlı aslanlar. Evet, kura çekimi tamamlandı değerli güreş severler. Evet, başpehlivan. Birazdan eşleşmeler Çekilmek üzere lütfen. anons edilecek. Her meydandaki yerlerinizi alınız. Başpehlivanlar. Tom Meister 1 numaralı mikrofona bir ses verelim. Bir Evet, başpehlivanlarımız Süleyman Paşa. bir baş pehlivan tur atlayacak bu turda. Başhalkı pehlivanları ayağa kalk. Başbalkalar. Başhalkı pehlivanları ayağa kalk. Evet, eşleşmeleri hemen size anonsunu istiyorum. Özkan Yılmaz, Ramazan Bircan'la, Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban'la zorlu bir eşleşme. Nedim Gürel, Semih Turgut'la, Mustafa Taş, Yusufcan Zeybek'le bir zorlu eşleşme daha. Osman Aynur, Mustafa Kemal Karaboğa'yla, Şahali Kurt, Serkan Sertürk'le, Mehmet Yeşilleşil, Ünal Karaman'la, İsmail Koç, Turan Balaban'la, Kürşat Ünal Karaman sanırım, Hüseyin Gümüşalan'la, Orhan Okulu, Osman Kan'la, Serhat Gökmen, Yıldıray Akın'la, Ertuğrul Dağdeviren, Enes Doğan'la, Faruk Akkoyun, Ali Altun'la, Serdar Yıldırım, Recep Karay'la, Arif Akın, Süleyman Başar'la, Fatih Atlı, Mustafa Doğan Özkaya'yla, Hacı Serhat Balcı, Mustafa Batu'yla, Kaan Kaya, Hasan Cengiz'le Ali Yanatma tur atladı değerli güreş severler. Bu turda İsmail Balaban, Cengizhan Şimşek'le Yusufcan Zeybek, Mustafa Taş eşleşmesi bu turun öne çıkan eşleşmeleri değerli güreş severler. Kürşat Şevki Korkmaz, Hüseyin Gümüşalan'la, evet. Yorumlarınızı, mesajlarınızı Ekin Türk TV Facebook adresine yollayın. Bizler de yer verelim değerli güreş severler. Bu turda neler yaşanır, kimler kazanır, kimler kaybeder? Soru bu. Yazgın arkadaşlarımız. Başhalkı hemen çıkaralım. Başhalkı pehlivanları. Evet değerli güreşseverler. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökhan Eşraf. İsmail Akcan iyi yayınlar diliyor Antalya Kaş'tan. Ne büyüksün ki kadın kurtarıyor tehlikeyi. Hedinin aslanı Kayseri'den Mustafa Mınık iyi yayınlar diliyor.
tüm pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Burdur'dan. Yemedim gel seni tarihe desem sığmazsın. Değerli Mustafa Gün, Günoğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı iyi yayınlar diliyor. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Biz de diyoruz ki rengini şehitlerimin kanından almış benim ay yıldızlı al bayrağım. Sen gönderlerden inmiş. Evet, şu anda muazzam bir atmosfer söz konusu. Sizleri bu güzel atmosferle baş başa bırakalım. Senin destanını okunup senin destanını yazacağız. Senin yere indirmeye çalışanların oyununu bozacağız. Ezan sesleri dinmeyecek. Şanlı bayrak inmeyecek. Vatan bölünmeyecek. Dünya bunu bölünmeyecek. Tamamsın. Müziği alalım. Evet, ay yıldızlı al bayrağımızı hep birlikte ayakta alkışlıyoruz. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanır. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatırı. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır vatanı. Verme, verme dünyanın aslında bu cennet vatanı. Bu vatana aşığız biz. Ay yıldızlı, al bayrağımıza sevdalıyız biz. Dünyada binlerce can verdik, yine veririz. Dünyada bir benzerimiz yok. Çünkü Türk biziz. Müsaadenle, ay yıldız. İşte ay yıldızlı al bayrağımız. Bizi sindirmeye çalışan Türk devletine karşı 1075'ler varsa 1403 defa Erdoğan'a ise aşkımıza dinleyen saygı duyduğundan Mustafa Kemal Atatürk'ü
ikinci tur kura çekimlerini arz ediyorum. Özkan Yılmaz, Ramazan Osman Hocam. Bir saniye. Değerli güreşseverler, kıymetli konuklarımız. Baş altında Muazzam bir ikinci tur. koreografiydi. Bursa Büyükşehir Belediye Benim en Başkanı çok Sayın gurur duyduğum Ali Aktaş anlardan biri. Mücadeleler olabilir, yenişler olabilir, yenilmeler olabilir. Her şey olabilir ama bu koreografinin Türk gençliğine olan o uhrevi duyguyu aktarması çok çok anlamlı. Efsane Başkanımız Sayın Yusuf Mecek adına giriş yapıyor. Hasan Güzeller Antalya Kumluca. Antalya Filike Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Giyikçi adına giriş yapıyor. Burak Ünar Antalya Filike. Denizli Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Aynı Şükrü Gümüşçü, Ay Yıldız coşturdu Serikli halkı. Bence tüm Türkiye'de coşturdu. Harun Bulut iyi yayınlar diliyor. Emin Kurt adına giriş yapıyor. Erhan Yılmaz Denizli Acıpaya. Antalya Serikli ünlü iş adamı, 3 kan inşaatlar sahibi, manevi abisi Sayın Süleyman Kanmaz adına güreş yapıyor. Yaşar Şan, Antalya Serik. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Recep Üstündağ Antalya. Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın Evet, şu anda baş pehlivanlarımız adına güreş yapıyor. Yine bugün burada birazdan salavatlanacak ama onun hemen önünde başaltı pehlivanları salavatlanıyor. Ahmet Doğan adına Salınımdalar. Kerem Kahya Karamürsel. Çorum Belediye Başkanımız Sayın Doktor İbrahim Aşkın adına güreş yapıyor. Rasim Saraç Çorum. Çanakkale Çam Belediye Başkanımız Sayın Harun Arslan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Aslı Nesli Bayramesi, Antalya Manavgat'ta faaliyet gösteren Güvenoğulları Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yörük Ünal Güven adına güreş yapıyor. Hasan Özdemir Çanakkale. Çorum Belediye Başkanımız Doktor Ali İbrahim Aşkın adına güreş yapıyor. Hakkı Ceylan Çorum Mecid Özür. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Fortis tarımlarının sahibi iş adamı Sayın Süleyman Alkan adına güreş yapıyor. Erkan Taş Sinop Duran. Antalya Serik İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İkram Ekiz adına güreş yapıyor. Faruk Hoca Antalya Serik. Güreşlerimizin tertip komite başkanı ve aynı zamanda Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Afutkan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada güreşlerimizin güreş ası Veli Demir Otomotivleri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. İlhan Kırmızıkan Serik Deniztepe'si. Bursa Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Bursa Yalıntaş güreşlerimizin altın kemerli güreş ağası. Karaca Süt Ürünleri sahibi iş adamı Sayın Habib Karaca adına güreş yapıyor. Okan Yavaş, Bursa Mustafa Kemal Paşa Çantalıbük. Ankara Beytar Spor Kulübü pehlivanı. Bugün burada Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Recep Savaş adına güreş yapıyor. Hasan Ergin, Ankara. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada MK Bozkurt Yapı Malzemeleri sahibi Kadir Bozkurt adına güreş yapıyor. Dündar Şan, Antalya Serik. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Güngün Peyzaj Sayın Ahmet Güngün Bey adına güreş yapıyor. Tolga Turan Antalya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Erdal Doğan Kocaeli. Yağda görevli olan yağcımız. Çok acele başaltı pehlivanlarımıza yağ getirelim. Yalova Altınova Belediye Başkanımız Doktor Metin Oral adına güreş yapıyor. Burak Kaya Altın Kemerli Baş Pehlivanlar Şehri Karamürsel. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Yine burada İnter Globaller Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Raşit Ataş adına güreş yapıyor. Necip Al Balıkesir. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Ekşioğlu Yem Yapı sahibi 658, 659 ve 660. tarihi elmalı güreşlerimiz güreş ağamız Sayın Cemal Ekşioğlu adına güreş yapıyor. Kemal Şahin Samsun.
pehlivan Sayın Yusuf Mecek adına güreş yapıyor. İmran Vardi Antalya. Antalya Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu adına güreş yapıyor. Eski dönemde belediye başkanımız Sayın Yusuf Mecek adına güreş yapıyor. Gürkan Balcı Antalya. Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın İmar Turgay Genç'in pehlivanı. Bugün burada Akgül Emlakların sahibi iş adamı Sayın Osman Akgül adına güreş yapıyor. Onur Susuz Antalya Duranlar. Güreşlerimizin tertip komite başkanı aynı zamanda Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada MCM Özparlar Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Mustafa Seçim Antalya Serik. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezen adına güreş yapıyor. Refik Öner Kocaeli Gölcük. Güreşlerimizin tertip komite başkanı aynı zamanda Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan adına güreş yapıyor. Cemali Küçükgüçlü Antalya Serik. Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım adına güreş yapıyor. Bugün burada Serikli İş Adamı Pehlivan Motorsları sahibi Sayın Enver Yörük adına güreş yapıyor. Mert Altın Karamürsel. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Serik Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımız Sayın Recep Savaş adına güreş yapıyor. Feridun Çatak Düzce. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kaşlı İş Adamı Sayın Mehmet Akif Kocakaya adına güreş yapıyor. Serhat Elvan Tokat. MCM Özparlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar'ın pehlivanı. Bugün burada Gerek Belediyesi eski efsane başkanı Sayın Yusuf Mecek adına güreş yapıyor. Tufan Güzel Antalya Kumluca. Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köroğlu'nun pehlivanı. Bugün burada Kumluca'da faaliyet gösteren iyi gıdalarının sahibi iş adamı Sayın Kurtuluş Yıldız adına güreş yapıyor. Engin Can Akşi Antalya Kumluca. Evet, başaltı pehlivanlarımız skor bağlayalım. Değerli güreşseverler, kıymetli konuklarımız Serik Er Meydanı'nda baş altı boyunda ikinci tur müsabakaları. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Baş pehlivan namzetleriyle beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam etsin. Evet olacağım. Evet değerli güreşseverler, değerli konuklarımız. Şu anda Er Meydanımızı aslı nesli Serik Sarabımızın öz evladı. Evet değerli güreşseverler, başaltı pehlivanları Allah Allah nidalarıyla çayıra salındılar. Birazdan da baş pehlivanlar kol bağlayıp güreş tutacaklar. Şu anda yağlanıyor baş pehlivanlar. Evet sayın pehlivanlarımızın ikinci tur Kur'an çekimlerini arz ediyorum. Özkan Yılmaz, Ramazan Bircan ile Davuzlar. Cengiz Halil Kavşayak, İsmail Balaban ile Nedim Gürel Semih Turgun ile Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban. Zorlu bir eşleşme bu turda değerli güreşseverler. Serkan Sertürk Şahali Kurt ile Mehmet Yeşil Ünal Karaman ile Turan Balaban İsmail Çok Koç ile zorlu eşleşmeler söz konusu. Can Zeybek, Mustafa Taş'la kapışacak. Osman Kan Orhan Okulu ile Bu turda Gökmen Yıldıray Akın ile zorlu kapışmalar söz konusu. Ertuğrul Dağlıyemen ile Faruk Akkoyun Ali Algun ile Recep Kara Serdar Yıldırım ile Arif Akın Süleyman Bacar ile Mustafa Doğan Özkaya Fatih Allı ile Serhat Evet, baş pehlivanlar salavatlanırken Kaya ile Ali canlı yayın kabinimize az önce sizler de duydunuz. Özellikle alt boylarda baş pehlivanlar da var ama özellikle alt boylarda değerli güreşseverler birçok anonsu duydunuz. Baş altında, büyük ortada, küçük ortada. MCM Özparlar Spor Kulübü'nün pehlivanların isimlerini duydunuz. Bu ne kadar büyük bir mutluluk verici anlatamam. Vitrine değil, geleceğe yatırım yapan, İkinci tur müsabakalarımızı tamamen
öz kaynaklarıyla atasporumuz güreşi destekleyen MCM Özparlar Spor Kulübü'nün çok değerli başkanı Mehmet Özparlar, hoş geldin değerli Hoş büyüğüm. bulduk Recep'im. Kolay gelsin. Sağ olasın. Güzel bir yayın geçiyor bu arada. Teşekkür ediyorum. Sabah erken saatlerinde geldin. Evet. Alt boylarda da MCM Özparlar Spor Kulübü'nün isimleri birçok kez anons edildi. Bu gurur, bu onur sizin. Duygular neler öncelikle atasporumuz Teşekkür adına? ederim Recep abi. Biz ağırlık altyapı önem veriyoruz. Hani fidanı dikip meyvasını yemek istiyoruz. O taraftayız. Daha tatlı değil mi? Aynen, tabii, kesinlikle. Yani 2-3 yıl içinde çok güzel sürprizlerimiz olacak. Alttan gelen çocuklarımızla. İşte yeni yaptığımız transferler var. Yani başarılı çocukları transfer ettik. İşte küçük orta küçükten biliyorsunuz şampiyonu. Baş pehlivanlığa kadar. Evet, yani güzel transferlerimiz oldu bu sene. İşte daha devam edecek transferler, görüşmelerimiz var altyapıda. Bakalım abi, çok güzel bir sonuçlar bekliyoruz. Güzel işler çıkacağına inanıyoruz. Bu arada Kürşat Şevki Korkmaz'ın apayrı bir havası var bu yıl. Evet. Şimdi Onu- burada senin güreşi ne kadar sevdiğini Evet. motive etme noktasında Evet. onun özelinde biraz neler söylemek istersin? Kürşat'ın güleşe birazcık soğumuştu, açık konuşmak gerekirse. Burada en büyük katkı Okan Hoca diyelim, benden önce. Okan abimiz, Okan Aksoy hocamız birebir ilgilendi. Güzel bir çalışma yaptık. Bu sene de onun meyvasını yedik. İşte Kırkpınar'da 8'e kaldık. Elmalı'da 3. olduk. Yerel ve mahalli güreşleri de Evet. aslında domine etti birçok yerde kürsüde. Evet, kesinlikle. Ama seneye iyi bir Kürşat seyredeceklerine herkes hazır olsun. O da bunun iddiasında Evet, seneye abi iki kat olacağım çok diyor. iyiyiz. Bu motivasyon olayına bakarsak Recep abi, ben bunu Uğur Şimşek'le yaşadım. Uğur Şimşek ciddi sakatlıkları vardı. Liglerde çıkamadı. İşte en son bir Elmalı şansı vardı. Bir kişi çıkıyordu. Dedim oğlum, hani sakatsın biliyorum. Şu anda ameliyat oldu kendisini. Buradan da çok geçmiş olsun diyorum. Acil Uğur'u. şifalar diliyoruz. Oğlum gibi de çok seviyorum. Eskisinden daha sağlıklı dönecek inşallah. Daha güçlü dönecek. Yani dedik, Uğur sen bu işi başarırsın, ben sana inanıyorum dedim. Gece bunun muhabbetini yaptık, cumartesi gecesi. Pazar günü de çıktı, birinci oldu. Ya ciddi anlamda belediyelerle yarışma şansımız yok. Gerçekten bizim kendi imkanlarımız, kendi şartlarımız oluşan bir kulüp. Orada daha kurumsal işliyor Evet, çünkü. Ama burada çok daha aynen, çok farklı. çok daha işten, Aynen, çok daha aynen Recep birebir. abi. Aynen Recep abi. Çok güzel 4 başarımız oldu, yani 4 defa boy atlattırdık. Yani düşünebiliyor musun, 10 kişilik takımda 4 kişi, aşağı yukarı %50'ye yakın Bir başarı başarımız oranı var. söz konusu. Yani şu an belediyelerde ciddi sporcular var, yani sayısını ben bile sayamıyorum. Onlarla yarışmak cidden çok zor. Biz bunu başardık, yani biz kemer almış gibi de mutluyuz. Harika. Şimdi başpehlivanlar ikinci turda salavatlanırken soru şu. Sizin bu dokunuşlardan sonra bireysel anlamda spor kulüpleri altında, güreş kulüpleri altında teşvikler oldu mu? Sizden sonra Mehmet Özparlar ve MCM Özparlar Spor Kulübü taklit edildi demeyelim de öncülük yapabildi mi? Bu konuda yansımalar oldu mu? Samimi olarak konuşmak gerekirse ben daha da çok rakiplerimin olmasını istiyorum bireysel. Yani inanılmaz yani. Şimdi en büyük sıkıntımız şu: belediyelerde A parti, B parti, şu parti muhabbetleri Ama burada oluyor. yok. Burada yok. Harika. Bunun Burada rahatlığı yok. var. Aynen. Burada öyle bir şeyimiz var. Kendi imkanlarımızla çalıştığımız için hani öyle bir sıkıntısı olmuyor. Kafa rahatlığı oluyor açıkçası. En büyük sıkıntısı tam pehlivanlarımızın, ya işte ben bir sonraki dönem örnek veriyorum, işten atılır mıyım korkusu var. Ben bunu çok görüyorum arkadaş. Bunu da açık açık konuşacağım. Konuşalım, bunu Evet, samimi konuşalım. olarak Şimdi konuşacağım. sayın başkanım olarak hitap edeceğim Evet, size. yok, sıkıntı MCM yok Özparlar Recep Spor abi. Kulübü Başkanı. Mehmet Şimdi de ben diyebilirsin. hayır, burada kurumlar ve makamlar her zaman büyüktür. Sağ ol. Şimdi ben bu noktada sorum şu. Güreş severler de soruyor. Mehmet Özparlar MCM Spor Kulübü'nde her şey başarıya odaklı mı, yatırıma odaklı mı, atasporumuza odaklı mı? Valla benim en büyük hayalim alttan çocuklar çıkarabilmek. Hedefe düşünüyorum. Hani başarı tabii ki elbette olacak. Olmazsa olmazımız, ama hani gidip de ben o çocuktan 1 yıllık, 2 yıllık bir yatırım beklemiyorum. Uzun vadeli yatırım düşünüyorum. Hani işi uzun vadeye döküyorum. Şirket kurduğun zaman ilk 3 yıl boyunca hiçbir şey yapamazsınız. Ama uzun vadeye döktüğünüz zaman bir başarı ortaya çıkar. Doğru mudur? Peki bu o zaman pehlivanlar nezdinde de o baskıyı azaltmış oluyor, öyle değil Evet, mi? çok Çünkü rahat oluyor. Belediyelerde, Evet. ben de belediyelerde güreştiğim için Evet. yani Çok ilk sıkıntı. 1-2 yılda hemen başarı bekleniyor. Başarısızlıkta da Yok, hemen yollar yok, ayrılabiliyor ya da kesinlikle, tabii. bir baskı altında Ya oluyor tabii pehlivanlar. kesinlikle, hani bir çocuklara biz şöyle bakıyoruz, neler yapabilir, bunun kapasitesini görebiliyoruz. Tabii şimdi bu sene bizim ayrıldığımız çocuklar da var, açık konuşmak gerekirse. Hani
bizim bütçemizin yettiği kadarıyla hareket etmeye Harika, çalışıyoruz. harika, Hani harika. biz hani ona emek vermişiz, 2 yıldır zaman harcadığımız çocuklar var. Tabii 2 yıldır da küçük orta küçük boyunda var mesela. O boyda hala sen durabiliyorsan, hani yanlış anlamazsan, kendini zorlayamıyorsan, hala kendini kanıtlayamıyorsan o sıkıntı. Bir aşama kaydedemiyorsan Yani o evet. bir sorun. Evet. Bunu tamamen hocalarımızın nezdinde Tabii, değil mi? tabii. Ben Çalışmalar. karar vermiyorum hiçbir şeye. Harika. Yapılan transferleri de mesela bu an son işte 2,5-3 aydır hani Kürşat'ın başarısını gördüler. Örnek veriyorum, işte baş altına çıkan 2 çocuğumuz var. Onun Onlar başarısını bir ilham gördüm. kaynağı oldu değil mi? Tabii İmran Vardi'de Türkiye şampiyonu olduk. Yani CV Enerji Lig'in şampiyonu olduk. Yani İmran Vardi bugün sorduğun zaman kimsenin iddiası olmayan bir çocuktu. Herkes şaşırdı. Bugün hani sorarsan Kürşat'ın 8 ve 3 başarısı mı, İmran Vardi'nin başarısı mı ön plana çıkar? Benim için İmran Vardi'nin başarısı öne çıkar. Çünkü Çünkü kendi alanında. aynen, Harika. çocuk belli bir yaşa gelmişti. Artık son şeyleriydi, şanslarıydı. O bize inandı, biz ona inandık. Güzel bir motivasyon olduk kulüp olarak, ekip olarak, takım olarak. Ciddi anlamda bizim yanımıza çok gelmek isteyen kişiler var. Baş pehlivanlar var. Ciddi anlamda yıldızlar var yani. Buna inanamayacaksınız. Harika, harika. Şimdi sorun şu, güreşi yakinen takip ediyorsun, Evet. biliyorsun. Abi görüyorsun Recep abi, her zaman gelmeye çalışıyorum. Biliyorum, yoğun işlerine rağmen Evet, Avrupa'dasın. kendimle görüşüyorum, evet. İşlerinde, çünkü bu kulübün Evet. SEK ve idaresinde Kesinlikle. bir katkı koymak Kesinlikle. ortaya gerekiyor. Gücümüzden kaybetmemiz gerekiyor. Evet, kesinlikle. Bu kulübün içerisinde var olan gençlerimiz arasında performans olarak çıkış bekledin ama daha zamana ihtiyacı olan isimler var mı? Batuhan Güzel ilk başta. Açık konuşayım. Daha yeni geçen sene Kurtdere Yağlı Güreşlerinde birinci olarak küçük orta, büyükten büyük ortaya çıkmıştı. Yaşından 2001 doğumlu, 22 yaşına yeni girdi. Değerli yani. güreş severler doğum tarihini bile biliyor. Teşekkür Bakın. ederim. Aynı sormuyorum artık. Aynen, Son gerek aynen, yok. aynen. Ailesi bile Evet, bilmediği, evet. doğum tarihini Evet. bilmediği evlatlarımız var. Evet. Bu ne kadar Evet. sadece Evet. kulüpsel bazında bir başkanlık nezdinden değil, ne kadar abi gibi, baba gibi şefkatli olduğunu gösteriyor Mehmet Özparlar. Ya biz, Evet. ondan çok umudum var. Hani bu sene olmadı. İşte ligde en son Kurtdere'deyken üçüncülükteydi. İlk tur. Sen neye bağlıyorsun bunu? Abi, Çalışma bir kere çalışıyorlardı. Çalışma var. Okan Hoca Ya, çalışmadan kesinlikle bırakmaz. Ben Evet. şunu her zaman söylüyorum. Yani bugün futbolda bir Mourinho bir değerse, Okan Aksoy da bu güreş camiasında cidden çok %100 büyük bir değer. katılıyorum. %100 Yıllardır katılıyorum. tanıdığım bir hocam. Bizim hemşerimiz bu arada. Yani çocukluğumuzdan beri ona bir abi olan bir saygım, sevgim vardı. İlk teklifi onunla başladık. Yani biz bunu temelden başladık. Gidip de Hasan Hüseyin alarak başlamadık. Açık konuşmak gerekirse, ya da en iyi baş pehlivanlar alarak değil. Reklam tarafında değildik. Ben olayın. yayına başlarken röportaja vitrine değil, Tabii, arka tabii. planda gençlerimize Aynen, yatırım aynen. yaparak diye Kesinlikle başladım. abi. Ondan sonra abi çok iyi inceledik. Yani bir sene boyunca hiçbir transfer yapmadık. Biliyorsun ki Recep abi, 2022 yılında biz 3 kişi Kırkpınar'a gelmiştik. Mehmet Yeşil benim sporcumdu. Kulübün ilk sporcusu. Okan Aksoy, ben 3 kişi gitmiştik. Bir sonraki Kırkpınar'a 10 kişi gittik. Seneye bakalım. Şimdi güreş severler daha önceki güreşlerde şunu soruyorlardı. Pehlivana bakmak zor. Hele hele kulüpte birçok pehlivanı Evet abi. istihdam etmek, Evet onların bakımını üstlenmek, sigortalarını, yani çok ciddi bir noktada aslında Evet kaynak olarak atıyor. Burada zorlanıyor musunuz? Bir destek söz konusu, bu talebiniz olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz bu noktada? Abi, bu nasıl devam eder? Recep abi, ben açık konuşmak gerekirse biz belli bir vergi ödüyoruz. Hani amatörlüklerde biliyorsun belli bir vergide düşebiliyorsun. Evet, Faydana. Devlet evet. bu konuda bize çok Kolaylık yardımcı sağlıyor. Allah oluyor. razı Açık olsun konuşmak devletimizden, gerekirse evet. Binlerce devletimiz bizim hakikaten çok güzel işler yapıyor. Ben siyasi görüş olarak değil, bunu kalbimden geçen doğrular olarak söylüyorum. Harika. Onun verdiği vergilerden düşerek çocuklarımızı altyapıdan yeni bir çocuk çıkarabilir miyiz? Yani dışarıdan bir tane çocuğu elinden tutabilir miyiz? Bu bizim derdimiz. Bu Başka bir aslında derdimiz yok aslında. Türk güreşine büyük Aynen, bir yıldız kazanımı olacak. kesinlikle Şimdi abi. Kürşat Korkmaz'ı neden konuşuyoruz? Evet. Bakın artık Nereden kendini... nereye? Siz de görüyorsunuz yani 2017'de başa çıkıyor. Evet. 6 yıldır kendini Bu gösteremedi. MCM Özparlar Spor Kulübü için bir başarı olsa da Türk güreşi için aslında büyük bir kazanım. Başarı, aynen, kesinlikle abi. Yani Kürşat benim oğlum gibi, yani onu ben kardeşim gibi. O benim sesimi duymadan, ben onun sesini duymadan şey yapmam. Ben sporcuların hepsiyle de, inanır mısın, haftada 2-3 gün görüşürüm. Ne yapıyorsunuz, herhangi bir şeyiniz var mı? Onlar anlatır, konuşuruz, muhabbet ederiz. Yani bir aile ortamı var. Hani düşünebiliyor musun abi? Sen eski günlerde ailenle, annenle, babanla oturup bir muhabbeti arıyorsundur değil mi?
Evet. O ortam bizde var abi. Harika. Son olarak Evet. seri güreş ağımız çok değerli Evet, Sayın Veli Veli Demir. Bey. Evet. O da sizin gibi pehlivanlar hep kucaklayıcı. Evet. Özellikle Ramazan aylarında bir arada iftarlar Evet. veriyorlar. Siz kulüpler bazında birbirleriyle pehlivanlarınız oraya iştirak ediyorlar. Evet. Onlar geliyorlar. Şimdi bu sinerji birlikteliğini son olarak nasıl tanımlayalım? Ülke nezdinde örnek olma noktasında Sayın Mehmet Valla Özbalan. biz Veli Demir'le ikimiz de Serikliyiz. Antalya Serikliyiz. Burada tanıştık biz Veli Bey'le. Veli Bey'le güzel organizasyon oluyoruz. Mesela diyoruz ki başkan şunu yapalım, bunu yapalım. İstişare yapıyoruz. Devamlı istişareyle haftada bir gün de olsa birlikte bir araya geliyoruz. Devamlı istişare yapıyoruz. Şu nasıl olur, bu nasıl olur? Bu şekilde konuşmalarla başarılar Harika, geliyor. O da çok harika. sağ olsun destek veriyor. Yani aslında bu sayıların artması lazım. Yani gerçekten Bunun bu için ne bizim yapılmalı? tarihimiz. Bir iş insanı Yani olarak, bir güreş bunu sevdalısı olarak. açık konuşmak Evet. gerekirse hani ben kimseye şey diyemem. Hani reklam ağırlıklı işler hani tamam faturalardan düşebiliyorlar. Sıkıntı yok. Ama inanın buna spor kulüplerinde de düşebiliyorsun. Ya değişen bir şey yok. Yani bence benim düşüncemi sorarsanız açık konuşursanız. Tabii ki, tabii ki. Ne kadar çok biz yağlı güreşe önem verirsek o kadar çok değerimiz kazanırız. Yani bu Bunu şekilde. sevmek yüzdesi ne kadar? Son olarak bunu sev. 50 yetiyor abi. %50. Yetiyor abi. Bu kadar diyorsun. Ya bu kadar yetiyor. Yani %100 sevmek gibi bir şey yok. Ha, eskiden buna 3 yıl önce sorarsan futbol mu yağlı güreş mi? Fanatik bir futbol hastasıydım ama şu an ön plana yağlı güreşler, atasporumuz geçti. Değerli güreş severler, bunu duymak şahsım adına, camiam adına büyük bir mutluluk vericiydi. Baş pehlivanlar Salavat'la birazdan kıran kırana mücadele tutuşacaklar. Bu arada Kürşat Şevki Korkmaz'ın rakibini az önce anons ettim ama sen takip edebildin mi? Ben hemen anons edeceğim. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Emrah Erdoğan adına Evet, Kürşat Şevki Korkmaz'ın Tarihi Kırpınar rakibi Hüseyin Gümüşalan. Çok Güzel. zorlu bir kura Evet, çekmiş. güzel. Aynen güzel. Yani sonuçta Güzel. ikisi de bir Kazanan Türk güreşi olacak. Evet evet. Öyle. Kaybedeni olmayan bir karşılaşma Yok, yok. olacak. Ya o işte benim sporcum o yabancı sporcu muhabbetimiz yok bizde. Belki de güreşteki en çok öne çıkan tavır da bu, fair Aynen, play bu. aynen. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Burada 3-4 tane pehlivanlardan da duydum. Mecem Özfarlar söyleterek sağ olsunlar. Hiçbir talebim olmadı. Az çok duymuşsunuzdur. Hiçbir Evet, alt kendileri boylarda yürekten- sadece başta değil, alt boylarda da var. Evet, evet. Yani alt boyda kendi sporcularımız açıkçası. Ama başta da hani bizim kulübümüzde olmayan baş pehlivanlar Allah razı olsun hepsinden. Benim adımı burada ünletmeleriyle bana ayrı bir mutluluk verdi. Demek ki cidden ben bu yağlı güreşe bir katkı değer katmışım. Bunu anladım. Kesinlikle bunu söylemlerin değil, sahadaki pehlivanların zaten yapmış oldukları mücadele. Türkiye'nin her organizasyonda mutlaka Mecem Özparlar Spor Kulübü'nün ismi geçmesi bizi de ziyadesiyle mutlu etmekte. Ya elimizden Yüreğine geldiği sağlık. kadarla uzun ömür verdikçe de Allah o günleri gösterdikçe de elim bu sahalarda bu ataspor içinde olacağız. Rabbim birinize binler katsın. Bu Abi, arada çok değerli güzel. güreş severler, MCM Özparlar Spor Kulübü olarak birçok pehlivanla istihdam ederken, onları er meydanlarına kazanım sağlarken biz basın mensuplarına da şahsıma da siz güreşlere büyük emek veriyorsunuz ve bizlere de katkı sağlıyor. Kanalım adına, şahsım adına gönülden teşekkür ediyorum Mehmet Özparlar. Rabbim birine binler katsın. Sizlerin sayesinde de bir noktadayız. Bunda inanın yani. Allah razı olsun. Sizler bu katkıları sağlamasanız biz hangi güreşleri anlatacağız, yorumlayacağız? Yüreğine sağlık. Sağ olun Son Recep sözlerim varsa alalım, protokole Recep uğrayalım. abi bugün iyi güreşler istiyoruz ya. Hani sezonun artık son güreşleri. Güzel, zevkli güreşler olur İlk turda inşallah. Osman Kan'la Furkan Evet, Durmuş Furkan altın çok zevkliydi. Şimdi de Hüseyin Gümüşalan, Kürşat Şevki Korkmaz. evet, olacak. Sen Güzel. yani heyecanla izleyeceksin ama Evet. kazanan Türk güreşi olacak. Yüreğine Ya sağlık diyorum. bugün de ilk defa protokoldayım abi bu arada. Onu da haberin Biliyorum, olsun. biliyorum. Zaten sen hep Hani buralı olduğum pehlivanlarla için yağ, misafirlere, aynen. yağların içerisindesin. Evet. Bizim yanımızdasın devamlı. Evet değerli güreş severler. Baş pehlivanlar salavatlanırken canlı yayın konuğum çok samimi, içten açıklamalarda bulunduğu MCM Özparlar Spor Kulübü'nün ve MCM Özparlar Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Özparlar ile birlikteydik. Kendisini uğurluyoruz ve sizleri baş pehlivanların salavatlamasıyla baş başa bırakıyoruz. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sayın Yücel Yılmaz'ın pehlivanı. Bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren P-Office mobilyalarının sahibi genç iş adamı Sayın Mustafa Musluoğlu adına güreş yapıyor. Süleyman Başa, Manisa Akhisar. Var ya bugün Aydın mesaj atmış. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız
Sayın Muhittin Böceğin pehlivanı. Bugün burada Antalya Kemer'de faaliyet gösteren Çetin İnşaat, Çetin Gayrimenkul, Çetin Turizmlerin sahibi genç iş adamı Sayın Çetin Dağ adına güreş yapıyor. Mustafa Doğan Özkaya, Çorum, Neciköz'ün. Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen adına güreş yapıyor. Yine bugün burada MCM Özparlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. 2014 yılı Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı Fatih Attı Samsun Levy. X Belek Otel sahibi Sayın Recep Mutlu adına güreş yapıyor. Yine bugün burada MD Afrika Komisyon ve Petrollerin sahibi Sayın Mehmet Daracı adına güreş yapıyor. Hasan Cengiz, Antalya, Turguteli, Bozo. Yalova Altınova Belediye Başkanımız Sayın Doktor Metin Oral adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Çanakkale İş Adamı Sayın Erbil Başaran adına güreş yapıyor. Kaan Kaya, Karabürsel. 12 Kasım tarihlerinde Fethiye Yavru Pehlivan güreşlerine tüm güreş severleri davet eden Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karaca'nın pehlivanı. Bugün burada MCM Özparlar Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Ali Yaratma, Muğla, Fethiye. Evet değerli güreşseverler, bugün değerli ağamız Sayın Veli Demir bu er meydanında minik 1, minik 2'de birinci ikincilere 2'şer bin, deste 1, deste 2, deste 3 boyunda birinci ikincilere 3'er bin, küçük orta küçük boyda birinci ikincilere 5'er bin, küçük orta büyük boyda birinci ikincilere 10'ar bin, büyük ortada birinci ikincilere 15'er bin, baş altında finalistlere 25'er bin ve baş pehlivanlarımızın Evet, bu arada değerli güreş severler, baş pehlivanlar ikinci turda salavatlanırken şu anda Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde, bakın tekrar ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde bir rekoru elinde bulunduran çok değerli bir büyüğüm bizleri izliyorlarmış. Tam 92 yaşında Türkiye'nin şu anda rekortmen güreş ağası, Türkiye'nin en büyük güreş ağası Sayın Taceddin Aslan, Altın Kemerler şehri Kocaeli Karamürsel'in güreş ağası değerli büyüğüm Taceddin Aslan, er meydanında güreşen tüm pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Ve yine mahdumu Yılmaz Arslan, Naci Arslan, Raci Arslan, Müzeyyen Arslan er meydanında güreşen tüm pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Değerli güreş severler, Asmar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Taceddin Aslan, Antalya Serik er meydanında güreşen tüm pehlivanlara bir kez daha başarı dileklerinde bulunuyor. Kocaeli Karamürsel'in güreş ağası, tam 92 yaşında, Türkiye Cumhuriyeti'nde en büyük güreş ağası olarak rekoru elinde bulunduruyor değerli büyüğüm. Ve kendisi, ben hep şuna inanırım, Rabbim her şeyin bereketini versin ya, sağlığın da hayatın da bereketini versin. 92 yaşında, dile kolay. Ülkemizin bugünlere gelmesinde çimento misali fabrikalar kuran, okullar, medreseler, camiler ve birçok gence okuması noktasında katkılar sağlayan çok değerli büyüğüm. İşte bu hizmetleri yaptığınızda İslami, insani ve vicdani değerler noktasında Rabbim insana hayatında bereket verir. İşte 92 yaşında halen insanlık adına, ülkemiz adına, bayrağımız adına çok büyük hizmetlerde bulunan değerli büyüğüm Taceddin Arslan selam, saygı ve hürmetlerini yolluyor. Ben de hürmetle ellerinden öpüyorum.
dile kolay 92 yaşında hayata hala sıkı sıkı tutunan ve mahtumlarını da insani, İslami ve vicdani değerler noktasında ülkemiz adına, bayrağımız adına düstur niteliğinde kendilerine büyük bir emanet bırakıyor Taceddin Aslan büyüğümüz. Ben kendisini tanımaktan, hürmetle ellerini öpmekten büyük keyif aldığım değerli büyüğüm Taceddin Aslan'a şahsım adına, güreş camiam adına, ekranları başındaki güreş severler önünde şükranlarımı bir borç bilirim. Orhan Okulu ekranlarda Türkiye adı güreşinin süperstar baş pehlivanı, geri vitesi olmayan baş pehlivanı Mustafa Taş ekranlarda. Aslen Sinop Gerzeli Mustafa Taş. Bu turda çok zorlu eşleşmeler söz konusu. Antalya Manavgat'tan Gökhan Bey iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Bu arada 35 yıllık kadim dostum Hızır Çelik iyi yayınlar diliyor. Değerli dostuma kucak dolu sevgiler. Isparta'dan Kadir Özçelik mesaj yollamış. 92 yaşında bir güreş severin yeni güreş ağası olması ancak sevgisinden ötürü keşke 62 yaşında olsaydı demiş. Örnek olurdu. Bu yaşta olması daha anlamlı. Tabii ki ülkenin kalkınmasında birçok alanda katkı sağlarken belki birçok şeyi de ıskalamış olabilir Taceddin Aslan büyüğümüz. Ama mahtumları Yılmaz Arslan, Naci ve Raci inşallah geleneksel anlamda hem atasporumuz hem de birçok anlamda desteklerini esirgemiyorlar. Yani güreş severimiz Kadir, Isparta'dan güreş severimiz bir kayıp olarak görmüş ama kayıp değil. Hiçbir şey hiçbir zaman kayıp değil. Zonguldak Yaraşlı'dan şu anda hastanede tedavi gören İbrahim Çalık iyi yayınlar diliyor. Geçmiş olsun. Acil şifalar dileklerinde bulunuyoruz. Dualarınızı esirgemeyin değerli güreş severler. Şu anda amansız bir hastalık pençesinde mücadele ediyor. İnşallah Rabbim sevdiklerine, ailesine bağışlayacak. Eskisinden daha sağlıklı bir şekilde aramıza dönecek. Ve mücadeleler başladı. İsmail Balaban, Cengiz Han Şimşek kapışması. Şu anda ekranlarda değerli güreş severler. Dörtte ekranda hemen Ekin Türk TV farkıyla sol üst kadrajda İsmail Balaban, Cengiz Han Şimşek. Sol alt kadrajda Son Türkiye ve Kırkpınar Baş Pehlivanlık ünvanını elinde bulunduran Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Taş. Sağ üst kadrajda Mehmet Yeşileşil, Ünal Karaman. Sağ alt kadrajda Osman Kan, Orhan Okulu kapışması. Antalya Serik Er Meydanı'nda. Yorumlarınızı, mesajlarınızı Ekin Türk TV sosyal medya portalından bizlere ulaşabilirsiniz. Bu mücadelelerde kimler kazanır, kimler kaybeder? Kimler nasıl kazanır, kimler nasıl kaybeder? Bu dörtlü ekranda özellikle çok zorlu eşleşmeler söz konusu. Otellerin sahibi, ben iş adamımıza Recep Mutlu'ya teşekkür ediyor. En meydanımıza hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.
İskenderun'dan Hakan Çoban, sezon sonu olmasına rağmen güreşler kıran kıran oluyor demiş. Muğla Köyceğiz'den Sami Tokmak iyi yayınlar diliyor. Arkadaşları, iş arkadaşları her meydanımıza gelmeye devam ediyorlar. Yine Emir Tur. İş adamlarından Sayın Emrah Çelik. Her meydanımıza teşekkürler. Kendilerine komitemize de hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine iş adamı Sayın Kenan Arı. Her meydanımıza teşekkürler. Kendilerine Ünal Karaman sağ üst kadrajda tek daldı. Mehmet Yeşilleşil'le mücadele yerde devam edebilir. Bu arada 35-40 yıllık kadim dostluğum bulunan Hızır Çelik iyi yayınlar diliyor. Pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Hızır Çelik'in şöyle bir özelliği var değerli güreş severler. 35-40 yıl önce bizim Kocaeli Karamürsel'de pehlivanlarımız çalışmış olduğu fabrikada pehlivanlara özellikle en güzel yemekleri çıkartır. Aylardır onlara besler ve Kırkpınar'a hadi bakalım Allah derman versin derdi. 40 yıl önce pehlivanları koruyup kollayan, onlara çalıştığı yerde buyurun ekmeği beraber bölelim aş olarak ikram eden değerli büyüğüm Hızır Çelik bugün atasporumuz güreşin popülaritesine bakıldığında 40 yıl önce hiç kıyaslanamaz ama o zaman insana ve pehlivana değer verirdi Hızır Çelik. Halen de vermeye devam ediyor. O zor şartlarda bile bizleri unutmadı. Bu önemli bir anekdot olarak sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar ediyorum, yayının başında anons etmiştim. Ali Gürbüz sakatlığı nedeniyle bugün Antalya Serik güreşlerine katılım sağlayamadı. Değerli güreş severler. Osman Kan Orhan Okulu mücadelesi çok sert başladı. Çok sert devam ediyor. Sağ alt kadrajda karşılıklı sert elenseler. Osman Kan ilk turda Furkan Durmuşaltı'nı puanlamada sırt aşağı yenmişti. Orhan Okulu da Fatih Koyuncu'yu yenmişti. Süperstar Orhan Okulu genç başpehlivan Osman Kan mücadelesinde. Osman Kan Antalya Serikli. Dolayısıyla kendi sahabe serisi önünde kapışıyor. Zorlu sınavda bakalım kariyeri adına Orhan Okulu karşısına tutunabilecek mi? Çok zorlu bir eşleşme söz konusu. Ayrıca bugün başpehlivan birincisine 0 kilometre elektrikli bir araç güreş ağası Sayın Veli Demir bu ödülü verecek. Tabii ki bu ödül iştahları kabartıyor hiç kuşkusuz. Pehlivanlar nezdinde gün sonunda bakalım bu ödülü kim kazanacak? Sol üst kadrajda Cengizhan Şimşek İsmail Balaban'ı bastırdı. Sol alt kadrajda Yusufcan Zeybek Mustafa Taş mücadelesi stabil. Sağ alt kadrajda Orhan Okulu bildik. Tempolu güreşinin neticesini aldı ve Osman Kan'ı bastırdı. Daha henüz ikinci turda galip gelen bir başpehlivan anonsu duymadık değerli güreş severler. 37 başpehlivan, bir başpehlivan tur atladı. 36 başpehlivan, 18 çift şu anda kıran kırana güreşiyor. Antalya Serik Er Meydanı'nda.
Ankara Polat'tan Yusuf Polat iyi yayınlar diliyor. Baş pehlivanlık güreşlerinde Ünal Karaman baş pehlivana bir ihtar verilmiştir. Evet, sağ üst kadrajda Mehmet Yeşileşil Ünal Karaman mücadelesinde Ünal Karaman pasif daldığı gerekçesiyle bir ihtar aldı. Orhan Okulu sağ alt kadrajda baskısını arttırdı. Yan kazık yan paçadan yaydırıyor Osman Kan'ı. Kendi sağ ve seyirci önünde Osman Kan. Bakalım tutunabilecek mi Süperstar karşısında? Bu arada Cengizhan Şimşek İsmail Balaban'ı paça kazıktan astı. Şöyle tartıyor. İsmail Balaban paratını aldı. Evet, kurtardı kendini. İskenderun'dan kızım Nehir tam bir güreş fanatiği demiş Hakan Çoban. Ne mutlu atasporumuz güreşi ailece izleyenlere, genç nesillere atasporumuz güreşi sevdirmek şiarınız olsun. Çünkü bizim gerçek sporumuz. 700 yıla yakın bir geçmişe sahip olan atasporumuz yağlı güreştir. Bu arada Kocaeli Karamürsel'den çok değerli büyüğüm Asmar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Taceddin Aslan ile birlikte çok değerli kadim dostları Mustafa Yavuz, Zeki Erdoğan, Süleyman, Tarsuz Alparslan, Kepenek, Kemal, Kuvvetaş ile birlikte izliyormuş. Tam bir güreş aşıkları, güreş sevdalıları birlikteler. Atasporumuz adına neler yapılabilir istişareleri söz konusu. Bir müjdeli haber de verebilirim. Sayın Taceddin Aslan değerli büyüğümüz sadece bu yıl değil, Allah ömür verirse 3 yıl üst üste Kocaeli Karamürsel'in altın kemerli ebedi sahibi olmak istiyorum müjdesini de verdi. Bu müjdeyi sizle paylaşmak istedim değerli güreş severler. Cengizhan Şimşek bir süpleks arayışında İsmail Balaban paçayı sıkı yakaladı. Cengizhan Şimşek süpleks mi atacak? İsmail Balaban paçadan çekip açık mı düşürecek? Ortak oyundalar. Süpleks arayışı içerisinde ve İsmail Balaban paçadan çekti. Süpleks arayışı içerisinde olan Cengizhan Şimşek'i sırt aşağı inerek adını 3. tura yazdırdı değerli güreş severler. Sarı Fırtına yoluna devam ediyor. Kendi sahabe seyircisi önünde Cengizhan Şimşek mağlup olarak soyunma odasına doğru yolunu tuttu. İşte bakın süpleksten çok güçlü kavradı ama Solili'de de İsmail Balaban ipleri çok iyi kavramış. Burada risk aldı ve bu riskin bedelinde Cengizhan Şimşek sırt aşağı inilerek ödemiş oldu. İsmail Koç galip. Evet bakın sırt aşağı net bir galibiyet İsmail Balaban'dan. Bu arada İsmail Koç da uzak kadrajda rakibini sırt aşağı yenerek adını 3. tura yazdırdı değerli güreş severler. Yusuf Can Zeybek mücadelesi sol alt kadrajda. Sağ üst kadrajda Mehmet Yeşileşil paça paçaya, kasnak kasnağa sağ üst kadrajda. Ünal Karaman'la her an bir ters çangal gelebilir. Bakıyoruz paça kazık arayışında Mehmet Yeşileşil. Şu anda ekrana Yusuf Can Zeybek Mustafa Taş mücadelesi geldi. Yan kazık yan paçada iki baş pehlivanda. Bir ters çangal gelebilir mi? Mücadelede her an bir yeni çıkabilir. Bir ters çangal Yusuf Can Zeybek'ten. Toparlanmak üzere bakın düdüğü çaldı. Çayır hakemi açıldığını, Yusuf Can Zeybek'in galip geldiğini, evet elini kaldırdı. Tokalaşmalarını istiyor çayır hakemi. Mustafa Taş da kuleye doğru bir itirazı söz konusu. Burada açılma var mı? Kule bakacak.
Bu arada Osman Aynur'da Mustafa Kemal Karaboğa'yı uzak kadrajla yendi. Mehmet Yeşil Ünal Karaman'ı mağlup etti. O da tekrarda ekranlara gelecek. Burada tam açılma var mı? Bakalım Kule Var'dan izliyor. Sağ üst kadrajda Mehmet Yeşil Ünal Karaman'ı mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı değerli güreş severler. Orhan Okulu sağ alt kadrajda baskısını sürdürüyor. Osman Kana. Sol alt kadrajda Serdar Yıldırım mücadelesi. Evet, Yusuf Can Zeybek Mustafa Taş mücadelesi kaldığı yerden devam edecek. Çay hakeminin biraz erken düdük çaldığı konusunda bir öngörüm vardı. Bu da yer buldu. Kule Vardan izledi ve güreşin devam etmesi noktasında karar aldı. Mehmet Yeşil işte Ünal Karaman'ı Yankazı Gampaça'dan sırt aşağı yenerek adını 3. tura yazdırdı. Bu arada Yusuf Can Zeybek Mustafa Taş'ı tokalar tokalaşmaz Yankazı Gampaça'dan sırt aşağı inerek adını o da 3. tura yazdırdı değerli güreş severler. Favori isimler arka arkaya ardı ardına galibiyetler söz konusu Antalya Serik Er Meydanı'nda. Sol alt kadrajda Türkiye adı güreşinin Sergen Yalçın'ı, Fatih Atlı ve rakibi Mustafa Doğan Özkaya. Sağ üst kadrajda Arif Akın bugün burada Karamsel güreşlerinin güreş ağası değerli büyüğüm Asmar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Taceddin Aslan adına güreşiyor. Arif Akın sağ üst kadrajda kimle? Süleyman Başar'la. Sağ alt kadrajda Orhan Okulu'nun atağı devam ediyor. Osman Kan'a karşı. Başpehlivanlık güreşlerinde Mustafa Batu galip. Antalya Gençlik Spor Başpehlivanlık güreşlerinde Osman Kan başpehlivana bir ihtar verilmiştir. Antalya Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Yavuz Gürkan adına güreş yapıyor. Şenkofer Ramazan Şerif Pehlivanı Mehmet Efeşen. Bu arada Zonguldak'tan Halit Kaya ve Hakkı Yiğit iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederim değerli büyüklerime. Orhan Okulu'nun mücadeleyi içeri kulenin önüne almaları konusunda Fatih Atlı bu arada sol alt kadrajda günde pozisyonda Mustafa Doğan Özkaya paratını aldı. Fatih Atlı mı Mustafa Doğan Özkaya mı sol alt kadrajda bakalım neler yaşanacak. Sağ üst kadrajda Arif Akın Süleyman Başar'ı uzattı boylu boyunca. Bakalım Fatih Atlı o üstün teknik performansını Mustafa Doğan Özkaya'ya hissettirip yansıtabilecek mi? Sağlıkçılar haricinde hiç kimse kalmasın. Aksi takdirde ceza kuruluna sevk edileceksiniz. Başpehlivanın başını boşaltalım. Doçent Doktor Sayın Fatih Usta adına güreş yapıyor. Ali Küçük Antalya Manavgat Oymapınar. Kumluca'da faaliyet gösteren Yavuz Harfiyatlarının sahibi iş adamı Sayın Mehmet Yavuz adına güreş yapıyor. Burak Memiş Antalya Kumluca Malikent. Büyük orta başaltı pehlivanlarımız kura çekmek üzere çok acele kura çekim noktasına. Minik 2 boyunda çeyrek final. Şaşmaz odunculuk ve kömürcülüklerin sahibi iş adamı Sayın Ünal Fatih Atlı'nın baskısı sürüyor değerli güreş severler sol alt kadrajda. Seyit Ali Kızıltaş Antalya Elmalı. Döşemaltı Belediye Muhtarlık İşleri Müdürümüz Sayın Kadir Çıra'nın oğlu ve Döşemaltı'da faaliyet gösteren Döşemaltı harfiyatlarının sahibi Mustafa Özgün adına güreş yapıyor. Halil Eren Çıra Antalya Döşemaltı. Eski Turban Müdürlerinden Ahmet Uyanır'ın pehlivanı. Yine bugün burada Bu arada Fatih Atlı Mustafa Doğan Özkaya mücadelesi bir anda karıştı sol alt kadrajda. Hamza Recep Dal, Antalya Korkuteli, Kemerağzı. Antalya Kaş Belediye Başkanımız Sayın Mutlu Ulutaş adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kaş'tan Güney
Bakın tam burada Mustafa Kaya soluna yatmış Fatih Atlı. Güreş bağlı mı değil mi? Vardan izleyecekler. Kaş. Antalya kültürde faaliyet gösteren kültür outlet sahipleri Sayın Mehmet Tür adına güreş yapıyor. Uçar Dede Usta'nın çırağı Yiğit İsmail Atmaca Korkuteli Taşkesili Köyü. Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Avukat Semih Esen adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Sarıdayı Orman Ürünleri adına güreş yapıyor. Ali Özlem Ertekin Antalya Elmalı Tekkeköy. Döşemaltı Belediye Başkanımız Sayın Turgay Genç adına güreş yapıyor. Bugün burada Yalçın nakliyatlarının sahibi Durmuş Yalçın adına güreş yapıyor. İsmail Korkmaz Antalya Döşemaltı. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Şaşmaz Odunculuk ve Kömürcülüklerin sahibi iş adamı Sayın Ünal Şaşmaz adına güreş yapıyor. Engin Cireson, Zeki Cireson, Antalya Manavgat Oymamına. Taş pehlivanlık güreşlerinde Mustafa Doğan Özkaya galip. Büyük orta başaltı pehlivanlarımız kurallarımızı çekmek. Evet değerli güreş severler, az önce o Fatih Atlı'nın oyun yaparken risk aldığı noktada açık düştüğünü kule hakemleri VAR'dan izlediler ve nihai kararı verdiler. Fatih Atlı sol omuzuna açık düştüğünden dolayı Mustafa Doğan Özkaya ikinci turda. Sağ alt kadrajda Orhan Ukulu, sağ üst kadrajda Arif Akın, Süleyman Başar mücadelesi. Sol alt kadrajda da Serkan Sertürk, Şali Kurt mücadelesi ama bütün gözler sağ alt kadrajda. Orhan Ukulu ve Osman Kan mücadelesi. Hadi seyirci, alkışlarla diyelim maşallah. Haydi, Allah derman versin. Değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız, Teşvik 2 boyunda çeyrek final. Antalya Finike Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Geyikçi adına güreş yapıyor. Furkan Uğurlu Antalya. Sol üst kadraja Recep Kara, Serdar Yıldırım mücadelesi. Sağ üst kadraja Süleyman Başar, Arif Akın'ı paçadan havalandırdı, bastırdı. Başkanımız Sayın Mevlüt Sağ alt kadrajda Osman Kan Orhan Ukulu'ya çift aldı, uzak kaldı. Boyundurukla karşılık verdi Orhan Ukulu. Aslı Nesli Manavgatlı. Kayaoğlu Emlak, Kayaoğlu İnşaat, Otomotiv Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mevlüt Kaya adına güreş yapıyor. Ve mücadelenin çırağı Alihan Şengül, Korkuteli Yeşilova. Antalya Aksu Belediye Başkanlığımız Sayın Eczacı Halil Şahin adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Taş Petrolleri sahibi Mahmut Dağlı adına güreş yapıyor. Recep Şahin, Taşbayır, Aksu. Dörtlü ekranda mücadeleler devam ediyor. Rahmetli Manav Ali oğlu Erhan Altun adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Durali Kara İnşaatları Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Durali Kara adına güreş yapıyor. Süleyman Efe Kara, Antalya Döşemaltı. Kemal Belediye Başkan adayımız Sayın Rahman Şeker adına güreş yapıyor. Kemal Enes Sağ üst kadrajda yan kazık, yan paçada bekliyor Süleyman Başar, Arif Akın mücadelesi. Başkanımız Sayın Turgay Genç adına güreş yapıyor. Bugün burada Döşemaltı Umut Nakliyat Sayın Seyfullah Tombakoğlu adına güreş yapıyor. Umut Efe Tombakoğlu, Aksu Karaöz. Antalya Kumluca Sarıkavak Mahalle Muhtarımız Sayın Cevdet İlgin adına güreş yapıyor.
Mert Karakaya, Antalya. Sağ üst kadrajda Süleyman Başar, Arif Akın mücadelesi kadraj dışına biraz Antalya Aslı Belediye Başkanı kaçtı. Evet, teşekkür ediyorum değerli yönetmenime. Şahin adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Akar Fenlerinin sahibi iş adamı Sayın Ramazan Akar adına güreş yapıyor. Erdoğan Alkan, Serik Geriz. Güreşlerimizin tertip komite başkanı aynı zamanda Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Şaşmaz Odunculuk kömürlerinin sahibi iş adamı Sayın Ünal Şaşmaz adına güreş yapıyor. Tüm Serikler adına güreş yapıyor. Orhan Okulu'nun sağ alt kadraja baskısı söz konusu. Selim Matsarı, Antalya, Serik. Maksut Mustafa, Kazakistan. Serik Gençlik Merkezi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Şaşmaz Odunculuk ve Kömürcülüklerin sahibi iş adamı Sayın Ünal Şaşmaz adına güreş yapıyor. Onur Barca, Antalya, Serik. Baş pehlivanlık güreşlerinde Süleyman Başar galip. Evet, Süleyman Başar Arif Akın'ı mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı değerli güreş severler. Başkanımız Sayın Şükrü Sözen adına güreş yapıyor. Göktuğ Güzel, Nevşehir Ürgüp, Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Ömer Niyazi İşlek adına güreş yapıyor. Abdullah Şivi, Antalya Korkuteli İmecik. Serik Toptancı adında faaliyet gösteren 62 numara komisyonculuk sahibi Yusuf Demir adına güreş yapıyor. Hüseyin Demir, Serik Deniztepesi. Antalya Dırşamaltı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Avukat Mahmut Akar adına güreş yapıyor. Kenan Bayar İşlek, Korkuteli Bozova. Allah Allah, illallah. Muhammed Resulullah. Sol üst kadrajda Recep Kara, Serdar Yıldırım. Sağ üst kadrajda Ramazan Bircan, Özkan Yılmaz. Sağ alt kadrajda Orhan Okulu, Osman Kan. Sol alt kadrajda Şahri Kurt, Serkan Sertürk. Deste küçük, deste orta, deste büyük boy pehlivanlarımız salavatlanmak üzere her meydandaki yerlerinizi alıyoruz. Veteran. Büyük orta baş altı galibiyetleri Ceytan kendine gelerek lütfen kurallarınızı çekiniz. Burası Antalya Serik Er Meydanı değerli güreş severler. Kürşat Tevfik Korkmaz Hüseyin Gümüşalan'ı 2. turda mağlup etti. Serik'te faaliyet gösteren genç iş adamı Sayın Olcan Evet, Romana adına Durali Bağlar cetvel hakemlerinden almış olduğu bilgiyi aktardı. Antalya Serik. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Aslı Nesli Ramazan Bircan, Özkan Yılmaz mücadele sağ üst kadrajda. Bu arada Süleyman Asmar Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Taceddin Aslan'ın mahtumu Yılmaz Arslan, Naci Aslan ve Müzeyyen Aslan hanımefendi Er Meydan'da güreşen tüm pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Bu saymış olduğum isimler değerli güreş severler. Kocaeli Karamürsel güreşlerinde Serik'te faaliyet gösteren sabahın erken saatlerinde gelip güreş bitene kadar kaldılar ve bütün misafirlerini kapıda karşıladılar. Bir misafirperverlik örneği ortaya koydular. Hepsine camiamız adına bir kez daha teşekkürlerimi sunmak isterim. Bugün burada Çandır Mahalle Muhtarı Muhtar adayımız Sayın Gürbüz Gökçen adına güreş yapıyor.
Yine bugün burada Aslı Çayır'da Manavgat 5 çift kaldı. Süleyman Sağ üst kadrajda Ramazan Bircan, Özkan Yılmaz mücadelesi. Paça paça her an bir ters çangal gelebilir. Toparlandı Ramazan Bircan. Kaya adına güreş yapıyor. Can İç paçayı da aldı artık Ramazan Bircan için. Son anlar geldi. Antalya Özkan Yılmaz Ramazan Bircan'ı sırt aşağı inerek adını 3. tura yazdırdı değerli güreşseverler. Şimdi Özkan Yılmaz galip. yine bugün burada Çayır'da 4 çift kaldı. gösteren ünlü iş adamı Bakıyorum Faruk Akkoyun Ali Altun mücadelesi de protokolün tam önünde. Serkan Sertürk Şahri Kurt mücadelesi her an paça paçaya gelinebilir. Ergin İkisi de risk almak istiyorlar. Evet, ekranın sağ üst kadrajına Faruk Akkoyun Ali Altun mücadelesi. Ekrem Yüce adına güreş yapıyor. Sol üst kadrajda Recep Kara Serdar Yıldırım. Sol alt kadrajda Serkan Sertürk Şahri Kurt. Sağ alt kadrajda günün kapışması Osman Kan Orhan Okulu. Puanlama anonsu geldi başpehlivanlar özelinde. Ortadoğu Belediye Başkanımız Hadi bakalım, şimdi dananın kuyruğunun kopacağı o anlar geldi. Hatanın telafisi olmadığı anlar hiç kuşkusuz. Ama az önce Osman Kan Orhan Okulu'ya puanlama anonsu gelmeden sert bir elense. Mustafa Yalmaz Bekliyoruz bakalım neler yaşanacak. AK Parti Döşemealtı Meclis Üyemiz Sayın Osman Özgün adına güreş yapıyor. Osman Özgar adına güreş yapıyor. D6 market sahibi Sayın Ahmet Demir adına güreş Bakın yapıyor. İsmail Balaban işte burada süpleks atmak isteyen Cengiz Han Şimşek'in paçasını çok güçlü bir şekilde çekti. Sırt aşağı inerek Sarı Fırtına yoluna devam ediyor. Deste küçük boy. Deste Yusuf Can Zeybek'in orta boy. Deste tartışmalı pozisyon burada yeniş verildi ama VAR devam ettirdi kule VAR'dan. Daha sonra tokalar tokalaşmaz ayak bloğu yan kazık yan paçadan sırt aşağı yendi Yusuf Can Zeybek. Antalya Aksu Belediye Başkanımız Sayın Eczacı Halil Şahin adına güreş Mehmet yapıyor. Yeşil Ünal Karaman'ı yendiği o son anlar. Faruk Çakır Antalya Korkuteli Küçüklü. Birlik 1, birlik 2 boyunda puanlama saati. Antalya Sevk Gençlik Merkezi adına güreş yapıyor. İsmail Yörük Antalya Sevk. Antalya Sevk'te faaliyet gösteren Burak Otomotiv sahibi iş adamı Sayın Burak Farkın adına güreş yapıyor. Süleyman Başar'ın Arif Akın'ı yendiği son anlar. Bu mücadelede Özkan Yılmaz'ın iç kazık ters paçayla Ramazan Bircan'ı mağlup ettiği son anlar. Antalya Puanlarımız puanlamaya başlayalım. Evet, başpehlivanların Döşemealtı Belediye puanlama Başkanımız Sayın anonsu İbrahim Genç adına güreş yapıyor. yapıldı. İlk Antalya Kepez mücadeleye puanlamaya Recep Kara Serdar Yıldırım mücadelesi başladı. Gülden sahibi iş adamı Sayın Özgür Göncü adına güreş yapıyor. Metin Badul Antalya. Osman Hocam bir saniye. Lütfen siviller kule hakemlerinin önünü boşaltalım. Er meydanındaki tüm siviller er meydanını boşaltalım. Sağ komiserlerimizin tamamı kule hakemliği önüne geliniz. Recep Kara Serdar Yıldırım mücadelesi. İş adamı Bakalım tecrübesiyle Recep Kara mı? Gençlik ve dinamizmiyle de Serdar Yıldırım mı? Kim kazanacak? Orhan Okulu Osman Kan mücadelesi de merak konusu. Daha henüz başlamadılar. Orhan Okulu sağ alt kadrajda Osman Kan. Şahli Kurt Serkan Sertürk sol alt kadrajda. Recep Kara Serdar Yıldırım sol üst kadrajda. Serdar Yıldırım kasnak ve paçalardan tek daldı. Recep Kara müdafaa güreşini tercih ediyor. Paçaya uzandı. Dolandı, bastırdı. Sol üst kadrajda. Genç başpehlivan daha 21 yaşında Serdar Yıldırım parlamaya, ışıldamaya, büyümeye devam ediyor. Ustası Recep Kara'yı yendi ve elini öpüyor. Şu anda kadrajda Osman Kan ve Orhan Okulu mücadelesi var. Sayın Ali Kumbul adına güreş yapıyor. Kazım Coşkun Antalya Korkuteli Kayabaşı. Baş figüranlık güreşlerinde Serdar Yıldırım galip. Güreşlerimizin güreş ağası
Veli Demir Otomotiv'i sahibi Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Mehmet Arda Tanır, Muğla Sevgi Kemer. Başaltı pehlivanlarımızdan Erhan Yılmaz, Gürkan Balcı. Çok acele... Ekranın solunda tecrübeli başpehlivan Orhan Okulu mu? Genç başpehlivan Osman Kan mı? Sağ üst kadrajda Faruk Akkoyun mu? Ali Altun mu? Sağ alt kadrajda Serkan Sertürk mü? Ali Kurt mu? Ve er meydanında bulunan siviller... Bütün gözler ekranın solunda. Kendi sahabe serisinde güreşiyor. 22 yaşında Osman Kan ekranın solunda. Rakibi süperstar Orhan Okulu, bir Elmalı efsanesi. 6 yıl üst üste 2 altın kemerin ebedi sahibi Orhan Okulu. Bakalım kazanan kim olacak değerli güreş severler? Tecrübe mi, gençlik ve dinamizm mi? Tek dalmak istedi. Uzak kaldı. Osman Kan ekranın solunda. Akıcı bir güreş söz konusu. Orhan Okulu sol eli kasnakta, sağ eli paçada, dünya yerküresinde rakip kim olursa olsun sonuca giden bir başpehlivan. Orada kırılmalar yaşanabilir. Osman Kan kol bastığıyla dönüş yapabilir. Bakalım hücum yapan mı yoksa kontra hücum yapan mı kazanacak? Bu sorunun cevabını Ekin Türk TV ekranlarında bulacaksınız. Değerli güreş severler. Antalya Seri Kadriye Er Meydanı'ndayız. Muhammed Resulullah yiğit aslanlara dualarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet. Bu arada çok değerli kadim dostum Harun Şen kıran kırana mücadeleler yapıyor. Pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyorum demiş. Osman Kan tek daldı, koltuk altından arayışta uzak kaldı. Osman tezahüratları yükseliyor. Seriker Meydanı'nda kendi sahabe serisi önünde güreşiyor değerli güreş severler. Ama rakibi çok tecrübeli bir başpehlivan Orhan Okulu. Kasnağa uzandı. Sol eli kasnakta. Geri adımlıyor. Bir ithar söz konusu olabilir. Evet, mağlubiyeti kabul etti Osman Kan. Buraya kadar dedi. Zaten sakatlığı söz konusuydu. Kazanan süperstar Orhan Okulu oldu. Yoluna devam ediyor. Dolu dizgin. Çok acele er meydanına lütfen. Bakın burada Sağlıkçılar, sayın doktorum. kasnaklara yüklendiğinde az önce söylemiştim Orhan Okulu oralarda çok güçlü, çok. Çayırda 2 mücadele kaldı. Faruk Akkoyun, Ali Altın, Serkan Sertürk ve Ali Kurt mücadelesi. Destek küçük boyla Osman Gökçen çok acele er meydanına. Saygıdeğer güreş severler, değerli konuklarımız. Teşvik 1, teşvik 2 boyunda puanlama saati gelmiştir. Destek küçük boy çeyrek final. Destek küçük boy çeyrek final. BCM Özparlar Spor Kulübümüzün değerli başkanı Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Kadriye'nin genç iş adamı Özgür Belgerey adına güreş yapıyor. Antalya Serik Çaldır Osman Gökçe. Burdur Milletvekilimiz AK Parti Milletvekilimiz Sayın Mustafa Uğuz Bey adına güreş yapıyor. Muhammed Can Karakuş Antalya. Antalya Serik'te faaliyet gösteren Yıldırım Harfiyatlar sahibi iş adamı Sayın Murat Yıldırım Bey adına güreş yapıyor. İsmail Balaban
Orhan Okulu, Yusufcan Zeybek, Gürşah Şefki Korkmaz. Favori isimler Serik Yanköy. hepsi 3. turdalar. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Güler adına güreş yapıyor. 3. turda 19 baş pehlivan kura çekecek değerli güreş severler. Tokat Zile. Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlu Bey adına güreş yapıyor. Akhisar Çağlak güreşlerimizin güreş ağası, Sunma Zeytincilikler sahibi iş adamı Hacı Serdar Sunma Bey adına güreş yapıyor. İsmail Gençer, Manisa Akhisar. Torun komisyonları sahibi iş adamı Serkan Sertürk paçalara doğru hamle yaptı ama uzak kaldı. Çağrı Kurt'u yakalayamadı. Merkezi Ramazan Torun, Antalya Elmalı Bozüyük. Karşılıklı ataklar söz konusu. Ekranın sağında daha hareketli bir puanlama mücadelesi var. Cengiz adına güreş yapıyor. Halil Ceylan, Antalya Temre. Emdalı Güreş Eğitim Merkezi pehlivanı Serik'te faaliyet gösteren. Yine paçalara arka arkaya dalışlar gösteriyor Serkan Sertürk. Sayın Emel Yörük Bey adına güreş yapıyor. Antalya Elmalı. Mustafa Eser. Allah Allah. İllallah. Muhammedun Resulullah. Deste. Çeyrek finale giden koç yiğitlere alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy pehlivanları serevatlanmak için çok acele er meydanına. Ekranın sağında Serkan Sertürk Çağrı Kurt mücadelesi. Ekranın solundaki Faruk Akkoyun Ali Altun mücadelesine göre sonuca daha yakın bir Emre Çobanov güreş pehlivanı diyebiliriz. İkisi de arayış içerisinde. Oğuzhan Bulucu Hoca'nın sıra Cemil Gökçe Antalya Filike. İstanbul Çatalca Belediye Başkanı Sayın Mesut Güler adına güreş yapıyor. Serik'te faaliyet gösteren Aslen Kocaeli, Karamüsel, Altınova Ayazmalı, Necati Akanat iyi yayınlar diliyorum demiş. Tüm pehlivanlara başarılar demiş. Değerli büyüme kucak dolu sevgiler yolluyorum. Rahatsızlığı nedeniyle bugün aslında buraya katılacaktı ama rahatsızlığı nedeniyle katılamadığını belirtiyor. Durmaz Antalya Serik. Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Ömer Niyazi İşek Bey adına güreş yapıyor. Korkuteli ile faaliyet gösteren Baba Kurtarıcılar sahibi iş adamı Dontraz Sayın Hasan Cancanan Bey adına güreş yapıyor. Hasan Şeker Antalya Korkuteli. Değerli güreşlerler, değerli konuklarımız, şu anda er meydanımıza çok değerli konuklarımız akın gelmeye devam ediyor. Atasporu güreş çok seven, bizleri bu er meydanlarında hiçbir zaman yalnız bırakmayan AK Parti Antalya İl Başkanımız Sayın Ali Çetin er meydanımızda. Evet, geçtiğimiz hafta 8 Ekim tarihlerinde tüm güreş severleri Aksu'ya, Avrupa'ya
ekranın solunda. AK Parti Başkanımız Sayın Ramazan Kaya. Ali Altun'a bir ithar. Ekranın sağında da Serkan Sertürk'e bir sarı kart. Çayır'a kenarda zaman geçirmesi nedeniyle. Aksu Antalya Başkan Yardımcımız Sayın Fatih Kabadayı. Bu arada Serkan Sertürk peçetesini de kısmette saklıyor. Bu da enteresan bir Başkanımızı yönetimiyle birlikte görüntüydü. Türk konuklarımıza Serik Belediye Başkanımız Sayın Şali Kurt'un atakları sürüyor kasnaklara. hoş geldiniz. Her an bir ithar gelebilir. Serkan Sertürk'e. Evet, Ali Altun'a bir ithar geldi ekranın solunda. Faruk Akkoyun Ali Altun mücadelesinde. Aynı zamanda Antalya'da faaliyet gösteren Alper Oda servisler sahibi iş adamı Sayın Alper Köken adına güreş yapıyor. Ahmet Duyan, Antalya Korkuteli. Antalya Aksu Belediye Başkanımız Başkanların güreşlerinde Ali Altınbaş Pehlivan'a bir ihtar verilmiştir. Aksu Belediye Başkanımız Eczacı Ali Şahin Bey adına güreş yapıyor. Bugün burada Serik'te faaliyet gösteren Ali Kumbul Gayrimenkul'de sahibi iş adamı Sayın Kambul Bey adına güreş yapıyor. Ramazan Özel, Antalya Serik. Muğla Seydi Kemer Belediye Başkanımız Sayın Bayram Önder Akdenizli Bey adına güreş yapıyor. Bugün burada Serik güreşlerimizin güreş ağası Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Otofilolar sahibi iş adamı Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. İsmail Işıklı Muğla Seydi Kemer. Antalyalı iş adamı Varsak'ta faaliyet gösteren Köroğlu İnşaatlar sahibi iş adamı Sayın Mehmet Köroğlu Bey adına güreş yapıyor. Kapıdağları yanıma. Eğitim Antalya. Ve Ali Altınbaş Pehlivan'a ikinci ihtar verilmiştir. Davulcular çok acele yanıma. Protokol girişine. Allah Allah illallah Muhammedun Resulullah Koç yiğitlere çeyrek finalde alkışlarla diyelim maşallah Allah ferman verseydi. Evet kapı davulları lütfen rica ediyoruz. Protokol girişine gelin. Davulcular. Usta. Davulcular. Alaaddin Usta. Davulcular. Davulcular. Arkadaşlar ezan-ı Muhammedi okunuyor. Güreşleri durduralım lütfen. Evet değerli güreş severler, Federasyon Başkanımız ezan-ı Muhammedi okunduğunda dünya yerküresinde duran riayet edin. tek bir spor dalı var. O da atasporumuz yağlı güreştir. Allah Allah nidalarıyla pehlivanlar salınır. Selavatlanmak üzere Cenk ederler. Kıran kırana güreşirler. küçük orta büyük boy pehlivanlar. Tek sermayeleri bileklerindeki güç ve Er meydanı. yüreklerindeki cesarettir. Kimi yener, kimi yenilir ama sonunda da birbirlerine sarılır, helalleşirler. Aslında 700 yıldır günümüze kadar gelen en güçlü geleneğimiz olan atasporumuz güreşin dünyadaki fair play'in de başlangıcı olarak addedilir değerli güreş severler. Ve İslami çerçevede de uhrevi bir spor dalı olarak günümüzde göbekten diz altına kadar giymiş olduğu kısmetle de bu tescillenir. Birçok ritüelleri vardır atasporumuz yağlı güreşin. Ama eminim ki en etkileyicisi olanı da ezan-ı Muhammedi okunduğunda durdurulan tek bir spor dalıdır ara verilen yağlı güreş.
Sakarya'dan Ahmet Kadim mesaj yollamış. Son 2 yıldır Karamürsel güreşleri çok ihtişamlı oluyor demiş. Hakikaten öyle. Güreş severler çok büyük ilgi gösteriyor. Tabii ki Karamürsel denince olimpiyat şampiyonu Gazanfer Bilge, altın kemerin ebedi sahiplerinden Ustam Aydın Demir, 2 altın kemerin ebedi sahibi Ahmet Taşçı ve o 2 altın kemerin ebedi sahibi olan 2 güzide şampiyonlarımızın hem çırağı hem ustası olan Aydın Demir'in çırağı, Ahmet Taşçı'nın ustası olan Kadir Birlik, Türkiye Adı Güreş'in ordinarius profesörü olarak addediliyor atfen. Ve buna istinaden 4 dönem üst üste belediye başkanı olan ve aynı zamanda kısmet giymiş bir pehlivan belediye başkanı İsmail Yıldırım. Dolayısıyla böyle bir sinerji birlikteliği güreş sever ilgi gösteriyor. Bu doğrultuda son 2 yıldır hakikaten muazzam bir atmosfer oluyor. Kocaeli Karamürsel Yağlı Pehlivan güreşleri. Küçük orta büyük boy pehlivanları selavatlanmak için her meydanda. Deste büyük boy pehlivanları sıraya geçelim. Evet, ezan-ı Muhammediye bittikten hemen sonra mücadeleler kaldığı yerden devam ediyor. 2 çift kaldı çayırda. Mahalle sorumlumuz Sayın Mehmet Kaya adına güreş yapıyor. Mustafa 17 baş pehlivan isimlerini yazdırdı. 2 çift kaldı. 19 baş pehlivan kalacak 3. turda. Belediye Başkanımız Sayın Bülent Hocam bir saniye. Protokolün önündeki sporcuların tamamı lütfen orayı boşaltalım. Aksi takdirde ceza kuruluna verileceksiniz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcekbey adına güreş yapıyor. Bugün burada Antalya Devre'de faaliyet gösteren Otel Palı Mause sahibi genç iş adamı Minur Boztepe adına güreş yapıyor. Mehmet Özkan Antalya Devre. Saha içerisinde güreş olmayan pehlivanlarımızın tamamı lütfen her meydanı boşaltalım. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Antalya Şahri Kurt'un ekranın sağında atakları söz konusu. Serkan Sertürk şu ana kadar hep müdafaa güreşini benimsedi. Açıkta vermedi. Antalya Döşemaltı ne bile Senik Belediye Başkanımız güreşlerimizin tertip komite başkanı Sayın Enver Abdülkan Bey adına güreş yapıyor. Samet Çakmak Antalya Senik. Bu arada İzmir'den çayır hakemlerinden Mustafa Koca iyi yayınlar diliyor. İzmir'e kucak dolu sevgiler. Mustafa Koca özelinde. Eski Kadriye Belediye Başkanı Davutlar. Evet değerli güreşlerler, değerli konuklarımız. Şu anda Pehlivanlar Diyarı Serik Kadriye El Meydanımızı Türkiye geleneksel güreşlerimizi, yağlı güreşimiz, atlet sporumuzu Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan tüm dünya
Mücadeleler uzadıkça uzadı. Risk almıyor iki çift baş pehlivanımızda. Dolayısıyla güreşler de bu şekilde uzuyor. Balıkesir'den Ramazan Seren iyi yayınlar diliyor. Mustafa Karabulut, İzzet Tığlı, Servet Verin birlikte izliyoruz. İyi yayınlar demiş. Kurtdereli Mehmet pehlivanın Kuvayi Milliye Şehri'nden Balıkesir'den selamlar demiş. Kucak dolu sevgiler. Muğla Seydi Kemer Belediye Başkanımız. Evet, Türk yağlı güreşine yeni bir soluk, yeni bir enerji kazandıran Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş. Sivelerci Türkiye Yağlı Güreşi Yağlı sponsorumuz Sayın Tarık Savran. Siz yağlı güreş severleri selamlıyorlar. Alkışlarımızla hoş geldiniz diyoruz. Muğla Seydi Kemer Belediye Başkanımız Sayın Bir tırpan denedi Ali Altın ekranın sonunda. bugün burada Ama Faruk Akkoyun çok atik kaldı orada. Faruk Akkoyun adını 3. tura yazdırdı değerli güreş severler. Deniz Beyazı'na güreş yapıyor. Ozan Kırım, Muğla Seydi Kemer. Çayırda tek bir baş pehlivanlık mücadelesi kaldı. Sayın Emre Abulkan O da Çağli Kurt Serkan Sertürk mücadelesi. faaliyet gösteren Pehlivan Motos Sayın Emre Yörük Beyazı'na güreş yapıyor. Mustafa Akman, Antalya, Seyit, Allah Allah, İllallah, Muhammed'in Resulullah, Gerçekte, alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam etsin. Küçük orta düşük boy, Selev atlamak üzere her meydanda. Büyük orta boşaltı, Selev atlamak üzere her meydanda. Çayırda tek bir mücadele kaldı. Şali Kurt mu Serkan Sertürk mü? Kıymetli antrenörlerimizin dikkatine lütfen her meydanında güreşi olmayan pehlivan. Güreş uzadıkça uzadı. Lütfen her meydanını boşaltalım. Lütfen anonslara riayet edelim. Anonslara riayet etmeyen pehlivanlarımız isimlerini alarak ceza kuruluna sevk edilecektir. Pehlivanlarımızın ve kıymetli antrenörlerimizin değerli güreşseverler göreve gelir gelmez Ataspor yağlı güreşimize yeni Tekrar paçalara bir hamle yaptı. şu anlamda Türk yağlı güreş camiasından tam puan alan değerli başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'e ve yine ana sponsorumuz CBR Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tarık Savran'a hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Lütfen önemli anonsur 07 Denizli Edirne 98 plakalı araç sahibi lütfen aracınızı İkinci itarı her an önünden alınız. 22 numaralı çayır hakemi gösterebilir. İşte bakın burada kasnak ve paçadan sürüyor Şali Kurt. Küçük orta, küçük boy pehlivanlarımız, kombalarımız sonra her güreşseverler, kıymetli gruplarımız, pehlivanlar diyarı Hüseyin her meydanında Serkan Sertürk paçalara küçük boyda dalış yapmakta. Her an 3. itar gelebilir. Şali Kurt'ta bir itar söz konusu mu? aslanlar hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam etsin. Evet, itarlar 2-2 oldu, evet. İtarlar 2-2 oldu. 3. itarı alırsa Serkan Sertürk mağlup ilan edilecek. Sertürk baş pehlivan 2'dir. Arz olunur. Dikkat 07 Tekrar kasnağa uzandı Şali Kurt. 98 plakalı araç sahibi çok acele aracınızı bulunduğu yerden çekiniz. Büyük orta, başaltı pehlivanlarımız salavatlanmak üzere her meydanındaki Çok yoruldu iki baş pehlivanda.
Yine kasnağa uzandı Şali Kurt. Oradan puan arayışı içerisinde Yan Kazıkyanpaşa'da her an sonuca gidebilir. Ya da 3. iter alabilir. Sürüyor ama kaçırdı. Toparlandı Serkan Sertürk. Her an bir puan çıkabilirdi. Tekrar kasnağa uzandı. Yine Yan Kazıkyanpaşa'da. Puan mı alacak yoksa ihtarla mı bakıyoruz, sürüyor. Eğer o şekilde sürmeye devam ederse 3. itarı her an alabilir. Yine toparlandı Serkan Sertürk. Evet, 3. itarla adını 3. tura yazdırdı Şali Kurt. Evet, bir reklam arası veriyoruz değerli güreş severler. Daha sonra tekrar Antalya Seri Kadri Er Meydanı'nda Ekin Türk TV ekranlarında güreşin kalbinde baş pehlivanların 3. tur kurallarıyla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Hazır mıyız 100 yılın kampanyasına? Ben hazırım, onlar da hazır herhalde. Ben çok Efendim, heyecanlıyım. 29 Ekim 1923'te Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk atamız bizlere bu cumhuriyeti hediye etti. Ekran altında görüyorsunuz. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hiçbir kar beklemeden şu anda yeri de anlatacağım. 100. yıla özel tam 100.000 TL indirim yaptık. Hadi bakalım şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kafadan alır almaz 100 TL. 100.000 lira kârda. Evet. O kadar basit. Peki bu 100 yılın kampanyasını nerede yapıyoruz? Birinci etap projemizi Gelibolu'da bitirdik. Evet. Bakın 549.000 liradan, 529.000 liradan bölge bölge satışa sunduk. İkinci projemizdeyiz. Çanakkale Gelibolu. Evet biliyorsunuz evet, 18 Mart 1915'te de Çanakkale'de atalarımız savaştı. Manevi değeri yüksek olan bir kent. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, Gelibolu'nun da Bolayır köyü. Şimdi benim anlatacağım yer denize sadece 1 kilometre mesafede. Çok iyi yani ya. denize yürüyerek gidebiliyorsunuz. Mahalleye yani Bolayır'a yine aynı şekilde 1 kilometre mesafede. Yakın. Orada alışveriş merkezi var, okul var, kasabı var. Aradığınız her şey mevcut. İstanbul'dan Bolayır'a arazimizin başına kadar ortalama özel araçlarla 2 saatte gidiyoruz. Ekran arkasında sahilini görüyorsunuz Bolayır'ın. Görüntüleri görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir indirim yaptık. Karsız ulaştırıyoruz. Ekran altında telefon numaramız var. 549.000 lira yerine Cumhuriyetimizin 100. yılına özel şok kampanya 100.000 TL indirimle hiçbir kar gözetmeksizin herkes de bir yer sahibi olsun diye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 449.000 lira ve hatta tapu masrafı da almıyoruz. O da hediyemiz. Yani orada şu anda bizim sevgili izleyenler 40 parselimiz var. 205 metrekareden başlıyor. Şunu da hemen belirtiyorum. Yerlerimiz imarlı. %20 konut imarlı. Temelden 40 metrekare 2,5 kat inşaat yapabilecekler. Üste çıktıkça evet, evet. Şu anda ise ister bungalov ev, ister prefabrik, ister tin house bunları da oraya koyabilirsiniz. Hobi bahçesi yapabilirsiniz. Hemen yanında Datça Gözdekent sitesi var, villaları var. Çok yaklaşık 10-15 tane villa var. Ana yolun hemen kenarında. Otobana sadece 500 metre mesafede. Bak otobana yani Avrupa otoyoluna 500 metre mesafede. Arazinin başına kadar arabadan inmeden gidebiliyorsunuz. Hani böyle gidip biz traktörle götürelim uzak değil. Asfalt yolda hemen iniyoruz. Hemen yanında. Yani asfalt yola cephe kıymetli izleyenler. Elektriği mevcut. Suyu mevcut. Kanalizasyon mevcut. Aradığınız her şey mevcut. Evet bu da Cumhuriyetimizin 100. yılına özel şok bir kampanya. Bu kampanyayı biz de ilk defa yapıyoruz. Peki biz ne zaman gidebileceğiz oraya? Evet. 40 parselimiz var. Şu anda ekran altındaki numarayı arayanlar, rezervasyon yaptıranlar 1-0 önde. Onlar gittiği zaman zaten mutlaka beğeneceksiniz. Etrafı komple telle çevrili. Komple çevirdik. Yollara ayrılmış vaziyette. Yani taşlar döküldü. Denizini göreceksiniz. Bakın Saros Körfezi. Bir tarafında Saros Körfezi, bir tarafında deniz. Saros Körfezi'ni de ben açıklamak istiyorum. Kendi kendine temizleme özelliğine sahip. Körfez pırıl pırıl. Biz bu hafta da gittik. İnsanlar yüzüyor. Sahili muhteşem, kumsalı muhteşem. Sadece gelin, görün ve bu fırsatı değerlendirin. Orhan Bey'in de dediği gibi bugün aldığınız takdirde
yarın Sürecek 100.000 TL kârdasınız. Kârdasınız. Aynen. Ve bizim daha öncesinden verdiğimiz yerler o kadar değer kazandı ki bak %300, %400'ler kazandı. evet, O kesinlikle. kazançtan hariç hani derler ya alırken kar etmek. İşte bu Evet. daha bundan güzel bir Ücretsiz servisimiz var. Sizlerden ricamız. Şimdi hafta içi götürmeyeceğiz. Bunun kararını verdik. Çalışıyor insanlar çünkü. Şöyle hani ya gerçekten böyle hep birlikte gidelim. Kime niyet, kime kısmet Evet. olsun. Hani böyle önden ya yarın ben gideyim yok. Yarın götürmüyoruz. Normalde her gün servisimiz var. Biz bunu şöyle değerlendireceğiz. Cumartesi ve pazar olmak kaydıyla. Siz hangi gün müsaitseniz. Cumartesi ise şimdi ekran altındaki numaramız 0212 486 39 çift sıfırı arayın. İsminizi, soy isminizi belirtin. Beylikdüzü'ndeki ofisimizden servisimiz saat 11'de kalkıyor. Kahvaltımızı yapıyoruz. 2 saat gibi vakitte gidiyoruz. Sunumumuzu gerçekleştiriyoruz. Geliyoruz ofisimize, sözleşmemizi yapıyoruz. Yerinde görüyorlar. Yerinde görüyorlar ve yerinden sonra da hani biz diyoruz ya 1 kilometre. Arazimizin başından hemen sahile götürüyoruz. Sahili de Evet, gösteriyoruz. evet, Yani bizim anlattığımız her şeyi orada görebileceksiniz. gözlerle Etrafı komple çevrili. Elektrik, su, kanalizasyon bunların hepsi var. Bunlar çok önemli. Altyapı çok Ve önemli. otobana çok yakın. Olması Yani çok önemli. ya şöyle hani bir arabamız vardır böyle arazilere girersin araba zarar görür. Girmez. Böyle bir endişe yok. Tabii. Yani asfalt yol otobandan çıkıyorsun otobandan çıkar çıkmaz 500 metre ileride hemen arazimizi görüyorsunuz. Hemen arabacımızı park ediyoruz. İçeriye giriyoruz sizlere gösteriyoruz yolları ayrılmış. Bu anlattığımız her şeyi orada göreceksiniz. Eğer ki çocuklarınızı düşünüyorsanız, geleceğinizi düşünüyorsanız bu birikiminiz varsa hiç kaçırmayın diyorum. Evet. 100 yılın kampanyası iddia ediyorum. İstediğiniz yere sorun. Bu fiyata bulma şansınız sıfır. Açık söylüyorum 549 bin lira. Evet. Yani 549 bin lira değil 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar 29 Ekim tarihine kadar geçerli 40 parselimiz var. Yani bugün aradınız hafta sonu cumartesi pazar kaç kişi gelir bilmem. Kaç kişi gider, Hani kime niyet, kalır kime mı, kısmet, kalmaz kime mı? nasip Evet. bilmem. Bugün o paraya bir Ama yani kötü bir araba bile yok o paraya. yok harbiden. Yok, Ya, kötü bir araba bir bile yok. telefon şu anda 100 bin lira olmuş. Evet. Aynen Bir öyle. telefon 100 bin Aynen lira. 100 bin Yani- lira. Yani 4 tane telefon parasına Evet, evet. sen Varsa. bunu yapacaksın. İkincisi gurbette olan bizi izleyenler. Belki o zamana kadar izin alıp gelemeyebilirsiniz. Gurbettekilerimiz de Gelibolu'nu çok severler. Hani o bölgeleri çok severler. İşte Ben Almanya'dan, gittim, gördüm, çok Fransa'dan, güzel ama. Hollanda'dan, işte Danimarka'dan, İsviçre'den, İsveç'ten bizleri izleyenler varsa mutlaka yakınlarınızla irtibata girin. Gelsinler, görsünler, vekaletinizi verin. Hemen tapunuzu sizin adınıza o vekaletle Gelibolu Tapu Alsınlar. Dairesi'nde yaptıralım. Bu fırsatı kaçırmayın. Çünkü bir ay sonra yani bu 40 parsel bittikten sonra biz normal fiyatımıza Fiyatlara döneceğiz. bir şekilde döneceğiz artık. Bu sadece tekrar söylüyorum. Cihat Bayram kardeşimle benim bir projem oldu. Ya Cumhuriyet bize hediye edilmiş. 100. yılını kutluyoruz. Biz de dedik ki Ne yani hediye bu edelim? kampanyayı hediye edelim. Yani bunu yapalım dedik. Bu anlamda da Selahattin Bey kırmadı bizi. Önümüzü açtı. olsun. Çok teşekkür ediyorum ben kendisine tekrardan. 0212 486 39 çift 0 bizim numaramız. İnşallah. 100. yıla istinaden 100.000 TL indirim Ekin Gayrimenkul'den sizlere hediye. Güzel mi kampanya? Yani herkes güzel. bekliyordu. Beni arayanlar oldu. 20-30'da ne olacak diye. Nasıl bir kampanya söylemedim. Herkes dedim ekran başına geçsin. Ben bunu orada anlatacağım. Yani bunun da sevinci içerisindeyim. Evet. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yani güzel bir fırsat, güzel bir kampanya. Ya burada 40 kişi şu anda bizleri izleyen belki 10 bin kişi var, 100 bin kişi var. 100 bin kişi içinden belki 1 milyon kişi var. Evet. Bu kadar kişi içinden 40 40 kişi kişiye nasip olacak. Anladım. nasip olacak. Ama işte niyet hayır, akıbet hayır. Önce bir adı bakmak Evet. lazım. Evet. Önce bir aramanız lazım. Toprak altındır her zaman. Tabii müsait olmanız lazım. Randevunuzu verin, asla vazgeçmeyin. Cumartesi ise cumartesi. Yani siz almazsanız öbürü alacak orayı. Öbürü almazsa öbürü alacak. Orası bitecek. Başka bir alternatif yok. Yani Çok yok, hiç bir kimse parsel. kimseye durduk yere 100 bin lira vermez. Ya biz de veremeyiz. Ama biz sadece aldığımız fiyata bu aya has böyle bir şey olsun dedik. Cumhuriyet'in 100. yılı. Çok güzel. Şu anda bizim yaptığımız size bir jest. Size bir hediye. Bu hediyeyi de değerlendirmek sizlerin elinde. 0212 Fırsatı kaçırmasınlar. 486 39 çift 0. Bu proje, bu kampanya, servisimiz cumartesi ve pazar Pazar günü günleri, saat evet. 11'de Beylikdüzü'nden kalkacak. Yoğun bir şekilde gideceğiz. Dediğimiz gibi servislerimizle böyle kaliteli araçlarımızla
güzel bir şekilde gidiyoruz. Onu da söyleyelim. Hiç Şimdi herkesin yorulmuyorsunuz. toplu gidiyor olması güzel. Güzel. O öyle bu böyle değil. Herkes kendi orada görecek. Havasını yapacak, Her şey gidecek, şeffaf. görecek, yerinde görecek. Doğru mu değil mi Herkesin kendi aynı anda gözleriyle. gitmesi çok Aynen. güzel. Ya imarlı yerden bahsediyoruz. Bakın bütün konumlar var. Gelibolu merkeze çok yakın. Bolayır'ın içinde aradığınız her şey var. Denize yakın. Denize 1 kilometreye yürüyerek 5 dakikada denize in. Yürüyüş yap. Mesela ileride otoyola oraya yakın. villanı yaptın. Çoluk çocuk gittiniz hafta sonu oraya. Yani aracınızı çıkartmaya gerek yok oradan. Yürüyerek şortunla birlikte yavaş yavaş git. Ya bu fırsat kaçmaz. Tekrar söylüyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına istinaden manevi değeri yüksek olan bir bölgeden, Çanakkale'den. Çanakkale geçilmez. Evet. 18 Mart Çanakkale Zaferi biliyorsunuz 1915'te Çanakkale Gelibolu'da, Bolayır'da muhteşem konumda. Evet dediğim gibi hemen villaların yanı başında, etrafı çevrili, herkesin yeri belli. Ana yolun yanında, otobana 500 metre mesafede, denize 1 kilometre mesafede, İstanbul'a 2 saat mesafede. Bu kadar kolay. İstanbul'da bir yerden bir yere giderken trafik derdiyle uğraşıyorsun. Ama buradan hiçbir trafiğin yok. Geçiyorsun abicim otobandan, yola çıkıyorsun, maksimum 2 saatte oradayız. Hemen tapu var. Tapu masrafı da bize ait. O da hediyemiz olsun. Mesela geldi, pazar günü beğendi. Pazartesi günü girişlerimizi yapıyoruz. Bu girişlerden sonra salı, çarşamba, perşembe o hafta içerisinde tapunuzu alıyorsunuz. Ondan sonra artık bungalov evinizi mi koyarsınız? Yaparsınız. Çoluk çocuk gidip hafta sonu tatil mi yaparsınız? Benim en büyük hayalim deniz kenarında bir yerimin Ya olması. yazın bir de şu da var. Arazinin başından denizi görüyorsun. Çok yani hani bir engel yok. Orada arazide duruyorsun böyle oradan denizi görebiliyorsun. Aşağı indikçe yani sahile bizim hemen yanımızdaki yoldan sahile indikçe bir sürü villalar var. Yapılmaya başlandı. Tabii. Bitmiş oturanlar var. Yaz kış Bu da ne oturanlar demek? var. İleriye. İşte bir kafeterya yapmaya başlamışlar. Localar var. Yani burası yazın cıvıl cıvıl. Saros Körfezi çok önemli. Suyu pırıl pırıl, tertemiz bir denizde yüzeceksiniz. Bir yeriniz olsun, bir toprağınız olsun. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümüne özel bize hediye edilen Cumhuriyet'in karşılığında biz bunu yapmışız. Nedir ki bu? Yani 40 kişiye hiçbir kar gözetmeksizin 549 bin lira yerine 449 bin liraya biz bu parsellerimizi veriyoruz arkadaşlar. Cumartesi ve pazar günü servisimiz mevcut. Hemen şimdi arayın, geç kalmayın. Ona soruyum, buna soruyum demeyin. Başka söylüyorum yani. Gelin, kararınızı verin. Belki de bu hafta bitecek. Eyvah demeyin. Bu kampanya bir daha olmayacak. Bu da Cumhuriyetimizin hediye edilmesine istinaden. Evet, 100 yılın kampanyası dediğimiz kampanyamız işte buydu. Gelibolu'da imarlı 449 bin lira 100 bin TL indirimli. Telefon numaramızı veriyorum. Aramak, takdir sizlerin, adım atın gerisi bizden. 0212 486 39 00 0212 486 39 00. Bizi izlemeye devam edin. Onun hayatında coşkulu bir alkış istiyorum. Erhan Yılmaz, Denizli Acıpaya. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Sevgili Ünlü İş Adamı. Evet değerli güreş severler, tekrar Antalya Seri Kadriyer Meydanı'ndayız değerli güreş severler. Birazdan baş pehlivanlarımız 3. tur kurallarını çekecekler. Serhat Elvan Tokat. Allah Allah, illallah, Muhammed Resulullah. Haydi seyirci, geleceğin baş beyan namzetlerine beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam etsin. Evet, baş pehlivanların kura çekimi başlıyor. Kurucu Beyli, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkeşi, CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, CV Enerji Türkiye Yalı Güreşligi ana sponsorumuz Sayın Tarık Savran'a, yine Antalya AK Parti İl Başkanımız Sayın Ali
Başkanımız Sayın Ömer Aputkan'ı, yine Veli Demir Otomatik, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı, Senin Kârı Mecmuat Güreşleri Güreş Ağamız Sayın Veli Demir'i, yine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceği, baş pehlivanlarımızın Aksu Belediye Başkanımız Eczacı Sayın Halil Şahin'i, yine 671. Tarihi Envalı Güreşleri Tertip Komite Başkanımız Envalı Belediye Başkanımız Sayın Halil Öztürk'ü, baş pehlivanlarımızın kura çekimlerine nezaret etmek üzere er meydana davetimi arz ediyorum. Rakipleri yenen pehlivanlar isimlerini fiyatlar hakemliğine gelerek yazdırsınlar. Evet, Sayın Veli Demir'i baş pehlivanlarımızın kura çekimlerine nezaret etmek üzere er meydana davetimi arz ediyorum. Evet, şu anda 19 baş pehlivan kurallarını çekecekler. 18 baş pehlivan güreşecek. Bir baş pehlivan tur atlayacak değerli güreş severler. Sayın İbrahim Türkiş kura çekimi için şu anda teşriflerini buyurdular. Sayın Kıymetli konuklarımız, baş pehlivanlık, 3. Tarık Sarvan, kura çekimleri başlamak üzeredir. şu anda kura çekimi için biz sözü cazgırlarımıza bırakıyoruz. Evet, kurallar gereği baş pehlivanlık tur atladıkları için kurallar gereği ilk 2 kurayı baş pehlivan Özkan Yılmaz ve baş pehlivan Ali Yanatma çekecektir. İlgi ve bilgilerinizi arz olunur. Özkan Yılmaz geliyor Samsun'dan. İlk turda güreşmeden 10 numara Özkan Yılmaz. Ali Yanatma geliyor Muğla'dan. kurallardan sonra sistemi söyleyecek merkez 15 numara Ali Yanatma. Yusufcan Zeybek geliyor Antalya'dan. 64 numaralı ama ilk güreş olmadığı için 16 ya da 8'li bulmak bir de baş hakemliğine göre 7 numara Yusufcan Zeybek. İsmail Balaban geliyor Antalya'dan. Üç numara İsmail Balaban. Mehmet Yeşil geliyor Antalya'dan. Bir numara Mehmet Yeşil. Yıldıray Akın geliyor Kocaeli'den. Mustafa Batu geliyor Antalya'dan. 5 numara Yıldıray Akın. Tüm baş pehlivanlar 12 numara Mustafa Batu. 19 numaralı kurayı çekmek için şu anda kura fanusuna el atıyorlar. Bakalım 19 numara kurayı kim çekecek? 18 numara Orhan Okulu. Süleyman Başar geliyor Manisa'dan. Numara Süleyman Başar. Kürşat Şevki Korkmaz geliyor Antalya'dan. 2 numara Kürşat Şevki Korkmaz. Nedim Gürel geliyor Kocaeli'den. Numara Nedim Gürel. Faruk Akkoyun geliyor Kocaeli'den. Hala
Hala 19 numara kurayı çeken baş pehlivan olmadı. Bakalım bu şanslı baş pehlivan kim olacak? Faruk Akkoyun tur atladı değerli güreş severler. Bugünün 3. şanslı baş pehlivanı. Dolayısıyla 8 numara Osman Aynur. Mustafa Doğan Özkaya geliyor Çorum'dan. 10 baş pehlivan içerisine adını yazdıran baş pehlivan oldu Faruk Akkoyun direktör olarak. 4 numara Mustafa Doğan Özkaya. İsmail Koç geliyor Konya'da Beşiktaş'tan. Numara İsmail Koç. Şahit Kurt geliyor Antalya'dan. 17 numara Şahali Kurt. Serdar Yıldırım geliyor Sakarya'dan. Bu arada Antalya Korkuteli'nden Murat, eski pehlivanlardan Antalya Korkuteli'nden Murat Eren ve mahtumu Veli Eren bizleri izliyorlarmış. Selamlar yolluyoruz değerli büyüklerimize. Antalya'dan Hasan Cengiz geliyor. 9 numara Enes Doğan. 16 numara Hasan Cengiz. Evet, baş pehlivanlarımız. Bu turda 9 çift baş pehlivan kol bağlayıp güreş tutacak. Bir baş pehlivan Faruk Akkoyun direkt tur atladı. 10. isim olarak son 10'a kalacak Faruk Akkoyun. Son 10'da tabii ki bir numaralı kuraya çekecek. Evet, yağ görevlisi baş pehlivanlarımıza yağ getirelim. Küçük boyda puanlama saati gelmiştir. Evet, basın mensuplarımız son görüntülerimizi basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Değerli güreş severler, saygılar. Hemen sizlere eşleşmeleri anons edeceğim birazdan değerli güreş severler. İbrahim Uziner Kocaeli Gölcük'ten bizleri izliyorlarmış. Değerli güreş sevdalısı kardeşime kucak dolu sevgiler yolluyorum. Antalya Seri Kadriye Er Meydanı'ndan. İsmail Balaban, Mustafa Doğan Özkaya ile Yıldıray Akın, Serdar Yıldırım ile Yusuf Can Zeybek, Osman Aynur ile Enes Doğan, Özkan Yılmaz ile Süleyman Başar, Mustafa Batu ile İsmail Koç, Nedim Gürel ile Ali Yanatma, Hasan Cengiz ile Şahali Kurt, Orhan Okulu ile Faruk Akkoyun tur almıştır. Evet, eşleşmeler yapıldı değerli güreş severler. Yağ görevlisi Ben bir kez daha eşleşmeleri sizlere anons etmek istiyorum. Mehmet Yeşilleşir, Kürşat Şevki Korkmaz'la, İsmail Balaban, Mustafa Doğan Özkaya'yla, Yıldıray Akın, Serdar Yıldırım'la, Yusufcan Zeybek, Osman Aynur'la, Enes Doğan, Özkan Yılmaz'la, Süleyman Başar, Mustafa Batu'yla, İsmail Koç, Nedim Gürel'le, Ali Yanatma, Hasan Cengiz'le, Şahali Kurt, Orhan Okulu'yla ve Faruk Akkoyun direkt tur atladı değerli güreş severler. Mustafa Köye lütfen aracınızın başına gelin. Evet, yine bizlere sağlık anlamında sponsorluk yapan, pehlivanlarımıza itinayla tedavi yapan Anatolia Hospital doktorlarına, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şöyle kocaman bir alkış istiyorum.
lütfen er meydanına müdahale edelim. Evet sağ komiserleri er meydanımızda güreşen pehlivanlarımız ve güreşmek üzere hazır bulunan baş pehlivanlarımızın haricinde hiçbir sivil sporcu ve sivil Baş vatandaş pehlivanlar er meydanımızda kalmasın. bu turda galip geldikleri takdirde son 10'a kalacaklar. Sağ komiserlerimiz lütfen. Ve oradan da çeyrek finale direkt güreşecekler. Dolayısıyla bu tur önemli bir kırılma turu diyebiliriz. Baş pehlivanlar özelinde. Evet, siz o eşleşmeleri tek tek anons ettik. Takip ederken ben özellikle röportaj yaptığımda büyük keyif aldığım, aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı bir edep, bir haya, bir tevazu akan, samimiyet kokan, çok değerli açıklamalarda bulunan, işte bugün gün boyu hep dediniz ya, bu organizasyonda kim pay sahibisi Allah razı olsun dediniz, işte onlardan biri. Veli Demir Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veli Demir. Ağam hoş geldiniz. Estağfurullah. Hoş bulduk. Güreş severlerin teveccühü. Ustacığım. Gün boyu teşekkür ettiler. Bu Estağfurullah. organizasyona omuz verenlerden, baş mimarlardan birisi efendim. Yok, Ne estağfurullah. hissediyorsunuz? Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz Hoş ilçemize. bulduk. Sağ olun. Bütün yiğitçe güreşen, kıran kırana güreşen bütün pehlivanlara, bütün baş pehlivanlara emeklerine sağlık. İnşallah bu turdan sonra da güzel güreşler izleriz. Lig güreşleri malumunuz çok yoğun geçtiği için baş pehlivanlarımız ve diğer pehlivanlarımız biraz yorgun. Dolayısıyla hani biz de nasıl motive edelim, nasıl onların yorgunluğunu alalım diye bütün alt boylardan itibaren hem onlara birer ayak bastı parası, yolluk parası kişiye özel. Belediye başkanımızla Sayın Enver Aputkan'la konuştuk. O da olur verdiler. Hani böyle grupçuluk olarak değil de daha çok kişinin kendisine en küçükten en büyüğe yolluğunu, başarıya odaklı. Evet. Harika. Yolluğunu başarı odaksız veriyoruz. Onun dışında başarı odaklı da ödül koyduk. Gün boyu onu da söyledik. Evet. Şimdi bu ilk Türkiye'de. Evet. Özellikle minik çocuklarımız güreşlere gidiyor biliyorsunuz. Oradan yolluk alamıyorlar. Kişinin kendisine özel yolluklarını bütün katılan çok büyük bir katılım var gördünüz siz de. Şimdi gün boyu söyledik. Baş pehlivan birincisi Türkiye'de bir ilk. Evet, %100 kilometre. elektrikli 0 kilometre bir araç hediye edeceğiz. Anasının aksuz gibi helal olsun. Helal Kim olsun. kazansın, evet. Helal olsun. Önemli olan burada bizim serimizin ve ekranları başında bizi izleyen güreş severimizin tabiri caizse güreş severlerimizin tabir ettiği gibi tiyatro olmadan ki Orhan Okulu'nun Osman Kan'ı yenmesinden zaten bunun olmadığında en büyük ispatı diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Çok güzel güreşler oldu ve oluyor. Ben bütün baş pehlivanları kutluyorum. Bütün seyircimize, eli öpülesi aziz seyircimize saygılar, selamlar, hürmetler gönderiyorum. Biz bir nebze katkıda bulunduysak belediyemize, güreşimize ne mutlu. Sizden önce MCM Özparlar Spor Kulübü Başkanı Mehmet Özparlar buradaydı. Size gönülden teşekkür etti. Bu ambiyansın oluşumunda protokolde A'lar, B'ler tıklım tıklım doldu. Kıran kırana mücadeleler yaparken yorgun dediniz ama özel bir ödül ortaya koydunuz. Bu Türkiye'de bir ilk. Bunun teşvik olması noktasında nasıl altını dolduram efendim? Şimdi tabii Türkiye'de güreşe katılımda baş pehlivanlarımız bir yolluğu var. İlk turda da giderse, finalde yaparsa aynı yolluğu alıyorlar. Bilmiyorum federasyon başkanımız bununla alakalı bir çalışması var mı yok mu? Buradan Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Birçok noktada yenilikleri getiriyorlar. Ligimizi kurdular. Buraya kadar gelmesi bizi ne kadar önemsediğini, Serik halkını ne kadar önemsediğini gösterir. Kırkpınar efsane ağamız Seyfettin Selim'e sonsuz teşekkürler. Buraya kadar geldi, yanımızda bulundular. Elmalı güreş ağamız Hakan Çetin keza öyle. Bütün diğer güreş ağalarımıza, dostlarımıza, kuzenlerimize, yeğenlerimize, seriklilere, şu sahada güreş izleyen, ekranları başında güreş izleyen,
Bu güreş çok farklı bir şey. Yani bunu anca içinde olan izler. Hani böyle bir içinde olmayanın takip edeceği bir spor dalı değil. Burada bakın küçük boydan büyük boya kadar bir sürü gençlerimiz var. Bunları ödüllendirip, bunları onur edip, biliyorsunuz Osman Kan'la 1-1,5 yıldır sponsorluğunu yapıyoruz. Bu sene başa çıktı. Yusufcan Zeybek bu sene 1-1,5 senedir sponsoruyuz. Kırkpınar'da baş pehlivan oldu. Altın kemer kuşandı. Evet. Mehmet Yeşil biliyorsunuz son demini sürüyor derken, düşüşe geçti derken onun 1 yıldır sponsoruyuz. O 3. oldu Kırkpınar'da. Bu şunu gösteriyor. İnsanların kalbine, bir sporcunun kalbine dokunduğunuz zaman, arkasında maddi, manevi ve psikolojik olarak durduğunuz zaman demek ki sporcularımız başarılı oluyor. Bütün baş pehlivanlarımıza ben başarılar diliyorum. İnşallah güzel güreşler olur bu turdan sonra da. Güreş seyircimiz güreşe doyar diyorum. Şimdi güreşle alakalı kısmı yine konuşuyoruz ama Sayın Mehmet Özparlar şunu söyledi. Güreş bitiyor ama burada güreşçilere destek bitmiyor dedi. Hem sizin özelinizde hem kendi özelinde hem de Tabii. diğer özelde. Ben Sinerji Mehmet Özpar- birlikteliğini tabii. siz Ramazan'da, işte iftarlarda, cenazelerde, düğünlerde, yani Veli Demir olarak zaman fakirliği olmazlar. Biz size, çünkü iş adamısınız, iş insanısınız. Veli Demir otomotiv filonuz var ama buna rağmen Türkiye'nin her il ve ilçesinde seri temsilen güreş asası olarak bulunuyorsunuz. Ama bir de güreşin dışında insani değerlere de dokunuşlar ortaya koyuyorsunuz. Çok şükür. Bunu nasıl tanımlayalım? Ya bununla ilgili bir şey söylememiz yanlış olur. Biz güreş camiasında bizim şirket ve şahıs olarak bizim sosyal faydalarımız güreş camiası %10'u %15'i geçmez aslında. Diğer noktalarda da varız ama bunu ifade etmemiz yanlış olur. Elimizden geldiği kadar Ama sosyal özür diliyorum, projelere alışık olmadığımız bir durum söz konusu. Burada güreş bittikten sonra ben 36 yıl bu sahalardayım. Yaz sezonu açılana kadar yüzümüze bakmazlardı. Ama siz kış sezonunda da Estağfurullah. beraber antrenmanlar yaptırıyorsunuz. MCM Özparla ve Antalya'daki birçok spor kulüpleriyle. Yemekler düzenliyorsunuz. Cenazelerde bir arada oluyorsunuz. Cemiyetlerde bir arada oluyorsunuz. Bu alışılmışın dışında bir profil ortaya koyuyorsunuz. Bu anlamda Mehmet Özparlar'ı da buradan anmadan geçemeyeceğim. Şu anlamda belediyelerin dışında yağlı güreşe destek veren Kendi öz neredeyse kaynakları, tek sizin spor gibi. kulübü çok emek veriyor. Bunun çoğalması, yaygınlaşması lazım. Tabii ki belediyelerimizden Allah razı olsun. Ama tabii siyaseten dönem dönem değişiklikler oluyor. Sporcular belediyeye giriyor, çıkıyor, bir şeyler oluyor. Yani burada özel iş insanlarının özel kulüpler kurması ve bunun çoğalması çok önemli. Kendi öz kaynaklarıyla. İnşallah bu devam eder. Bir futbolcudan, bir yağlı güreşçinin, bir baş pehlivanın eforu daha yüksek. Kazancı niye onun %1'i kadar, 1000'de 1'i kadar. Aslında bu İnşallah kulüp daha onlarda. güzel kazanırlar. Onlar da genç çıraklarına daha güzel şeyler, örnekler olurlar ki çıraklarımız da bir baş pehlivan olma yolunda elinden gelen emeği versin. Bu arada değerli güreş severler, gün boyu hep teşekkür ettiniz ya benim yayında olmam münasebetiyle. Evet, ben yeni bir kanalda artık yoluma devam ediyorum ama Sayın çok değerli Veli Demir dedi ki kanalın ismi önemli değil, senin olman önemli, sen bu sahalardasın. Bizi buraya davet etti ve biz eğer ekranlarda size sesimizi ulaştırabiliyorsak Sayın Veli Demir, güreş ağımızın teveccühleriyle Estağfurullah. gönülden şahsım adına teşekkür ediyorum. Kanalın adına teşekkür Rabbim ediyorum. nefes camiamıza versin. teşekkür ediyorum. Rabbim güzellik versin. Hem kalbinize hem gönlünüze. Güzel günler yaşayın. Hep birlikte. İnşallah gelecek seneki serik güreşlerinde sizi şimdiden davet etmiş olalım. inşallah. Sağ olun, var olun. Siz de sağ Bütün olun. seyircilerimizi canı kucaktan öpüyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü protokolde çok konuklarınız var. İnanın değerli güreş severler. Adım atılacak yer yok. Herhalde gönüllere girmek bu olsa gerek. Gönülden teşekkürler Sayın Ağam Veli Demir. Evet. Değerli güreş severler, canlı yayın konuğumuz Veli Demir Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve seri güreşlerinde altın kemerli güreş ağası Sayın Veli Demir'di. Siz de görmüş olduğunuz gibi yukarıdan aşağı baştan sona samimiyet kokan çok anlamlı bir röportaj ortaya koyduk. Kendisini protokole uğurluyoruz. Sağ olsun, var olsun. 2021 yılı Tarih Kırkınar baş meydan finalisti İsmail Koç. Konya Beşli. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Evet, bugün burada şaşmaz, odunculuk ve kömürcülüklerin sahibi iş adamı Sayın Ünal Şaşmaz adına güreş yapıyor.
Bursa'dan Recep Yenicioğlu değerli hocam iyi yayınlar diliyor. Yine Kocaeli Karamüsel'den mesai arkadaşım Koray Gürses iyi yayınlar diliyor. Sayın Recep Mutlu adına güreş yapıyor. Yine bugün burada MD Hafriyat Komisyon ve Petrollerin sahibi Hakikaten çok önemli açıklamalarda bulundu. adına güreş yapıyor. Serik güreş ağamız Sayın Veli Demir. Korkuteli Bozo. 12 Kasım tarihinde Güreş sezonu bittikten sonra pehlivanlarımız pek aranıp sorulmazdı. Ta ki sezon başlayana kadar. Ama değerli büyüklerimiz bu anlamda pehlivanlarla oturup kalkıyorlar. Pehlivanlarımızla yatıp kalkıyorlar. Pehlivanlarımızın antrenmanlarında, cemiyetlerinde, cenazelerinde, hastanede, ziyaretlerinde, tedavi olma süreçlerinde hep yanlarındalar. Muratpaşa Belediye Başkanımız Yani Antalya ile Kocaeli bu alanda diğer il ve ilçelere göre biraz daha MD Hafriyat sağduyulu ya da daha etkili diyebiliriz. Mehmet Mehmetçi adına güreşiyor. Yine CV Enerji ana sponsoru Sayın Tarık Sabran'a. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kurucu beyliği, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'e göreve gelir gelmez atasporumuz güreşe yeni bir enerji kazandırdığından dolayı şükranlarını sunuyor. 2015-2018 yılları tarihi Kırpınar baş pehlivanı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi lig şampiyonu. Orhan Okullu. Büyük Hakkari Kumluca. Büyük Hakkari'da puanlama şansı. Bu arada değerli güreş severler çok önemli bir büyüğüm. Naz Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mesut Dim iyi yayınlar diliyor. 12 Kasım Muğla Fethiye Yağlı Pehlivan güreşlerine Fethiye Belediye Başkanı Ali Karaca adına tüm güreş severleri davet ediyorum diyor. Sayın Mesut Dim Göçek'te geçerken uğrayın ben pehlivanım deyin, size sofrasını açar, otelini açar, sizi konaklatır, sizi bağrına basar. Pehlivanım demeniz yeterli ama ezelden pehlivan dostu. Dolayısıyla değerli büyüğüm Mesut Dim'e kucak dolu sevgiler yolluyorum. Muhterem hanımefendi eşlerinde hürmetle selamlıyorum. Mithattin burada mahtumun Mesut abim. Sanırım çeyrek final ya da yarı finalde birlikte anlatıp aktaracağız. Güreşin kalbi Ekin Türk TV ekranlarından ayrılmayın. Bir kez daha selam ve saygılarımı, hürmetlerimi yolluyorum. İş adamı Sayın Ünal Şaşmaz adına güreş yapıyor. Faruk Akkoyun, Kocaeli Kandıra. Evet değerli güreşseverler, baş pehlivanlarımız 3. tur müsabakalarını yapacaklar. Bugün bu er meydanında birinci olan baş pehlivanımıza güreşlerimizin güreş ağası Sayın Veli Demir'den 2023 model elektrikli araba armağan olacaktır. Bu anlamda pehlivanlarımıza başarılar diliyor. Değerli ağam Veli Demir'i şöyle coşkuyla alkışlıyoruz. Evet değerli güreşseverler, baş pehlivanlarımız 3. tura gitmeden önce Bu arada eski mesai arkadaşım Mehmet Arslan iyi yayınlar diliyor. moral alkış istiyorum. Ne olursa ol, Güreş aşığı, güreş sevdalısı Mehmet Arslan. Hazreti Mevlana'yız biz. Cüssesine rağmen kıran kırana güreşler yapan Recep Gürbüz'üz biz. Mavileriyle tüm tribünleri ayağa kaldıran Pele Mehmet'iz biz. Ben sporcuyum, zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim diyen Mustafa Kemal Atatürk.
çok değerli büyüğüm Sabri Geçer iyi yayınlar diliyor. Kocaeli'den merhum Recep Gürbüz'le ezeli rekabet içerisindeydi. Muhammedur Resulullah baş pehlivanlarımızla beraber dualarla alkışlar diyelim maşallah. Hadi aslanlar, Allah derman versin. Evet değerli güreş severler, baş pehlivanlar özelinde Allah Allah nidalarıyla salavatlandılar, salındılar çayıra. Sağlık görevlilerimiz. Karnınlaş başlayanlar. Sopadan ayak boyu pehlivanlarımız her meydanda diğerlerini sağolunuz. Pehlivan Manisa Kula'dan Ahmet Gökoğlan, Konya Karapınar'dan Lütfi Barutçu, Mehmet Aldemir Almanya'dan iyi yayınlar diliyor. Vanlı Nuro iyi yayınlar dilemiş. Haydi Sarı Fırtına İsmail Balaban demiş. Bakalım gün sonunda 0 kilometre aracın sahibi kim olacak? Sezgin Derin iyi yayınlar diliyor. Yusuf Can Zeybek, İsmail Koç ekranlarda. Mehmet Yeşileş ile birlikte Orhan Okulu, Süleyman Başar, Şali Kurt. Seyirci olarak hakikaten Antalya'da güreş çok büyük ilgi görmekte. Adeta izdiham oluyor. Sabah saatlerinde dolup taşıyor tribünler. Hasan Cengiz ekranlarda. Antalya Korkuteli Bozovalı. Enes Doğan'ı görüyorum tam karşıda. Türkiye adı güreşinin geleceği parlayan yıldızı. Süleyman Başar da orada. Osman Aynur. İşte burada serinin öz ve öz evladı. Ama bu turda çok zorlu bir eşleşme söz konusu Osman Aynur özelinde. Yusufcan Zeybek de kapışacak. Geçen yıl final yapmışlardı. Değerli güreş severler. İşte Yusufcan Zeybek, Türkiye adı güreşinin Mike Tyson'ı, sağlı sollu güreşebilen paça ve kasnaklardan rakiplerini sürklase eden bir başpehlivan ve Türkiye adı güreşin Prens İsmail Koç. İşte Yusufcan Zeybek muazzam tempoya sahip ve Kürşat Şevki Korkmaz da şu anda tam yanından geçiyor. Aynı jenerasyonun iki önemli başpehlivan temsilcileri. İzmir'den Vedat Laba iyi yayınlar diliyor. Aslen Korkutelili. Vedat Laba, kucak dolu sevgiler, güreş aşığı, güreş sevdalısına. Önümüzdeki hafta Kocaeli Derince İshakçılar Er Meydanı'nda olacağız. Pazar günü değerli güreş severler.
Bu müjdeyi verelim. Türkiye'nin bütün baş pehlivanları orada kol bağlayacak. İshakçılar Er Meydanı'nda. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün himayelerine tertip edilecek. Ve mücadele başladı. Yusuf Can Zeybek, Osman Aynur mücadelesi başladı değerli güreş severler. Evet, dörtlü ekran şu anda geldi. Orhan Okulu, Şali Kurt sağ üst kadrajda, İsmail Balaban, Mustafa Doğan Özkaya sol üst kadrajda, Yusuf Can Zeybek, Osman Aynur sol alt kadrajda, Mehmet Yeşil, Kürşat Şevki Korkmaz sağ alt kadrajda. Faruk Akkoyun tur atladığı için 4. turda son 10'a kalan ilk baş pehlivan oldu. Diğer 9 ismi şimdi ekranlarda izliyorsunuz. Güreşin kalbi Ekin Türk TV ekranlarında. Eski kurum müstamirim Sayın Suat Ayaz iyi yayınlar diliyor. Er Meydanı'nda güreşen pehlivan kardeşlerime başarı dileklerinde bulunuyorum demiş. Büyük akım hayallerinde değerli organizatör Deveci Ferhat'ın gözetiminde yapılacak olan Şerafettin Acıciğer, Musa Efe iyi yayınlar diliyor. 26 Kasım Pazar günü Döngüçlü sahasında yapılacaktır. Tüm deve güreşi seven halkımız davetlidir. Evet değerli güreşseverler, yine Er Meydanımızı Antalya İYİ Parti İl Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Süha Aykut Er Meydanımıza teşekkürlerdir. Ankara, Hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun. Ankara'dan Selahattin Çankaya tüm pehlivanlara başarılar demiş. Eski Fevziye güreşlerinin güreş ağası. İsmail Balaban ve Enes Doğan elenseler, karşılıklı elenseler Mustafa Doğan Özkaya arasında. Sol üst kadrajda sert başladı. Sert bir tırpan. Sert bir elensi İsmail Balaban'dan. Karşılıklı elenseler. Yine aslında faaliyet gösteren Aslan Köfteleri sahibi Çok sert başladı mücadele. Sert devam ediyor. Davulcular vuralım, davulcular baş pehlivanlar güreş istiyor, davulcular. Sol üst kadrajda İsmail Balaban ve Mustafa Doğan Özkaya mücadelesi. Birlik Partisi Sirik İlçe Başkanımız Sayın Elense ve tırpanlar karşılıklı. Er Meydanımıza teşekkürlerdir. Alperen Ocakları Başkanımız Sayın Uğur Kurşun Er Meydanımıza teşekkürlerdir. Kolun gerisine hoş geldiniz diyoruz. Bu arada uzak kadrajda Mustafa Batu rakibi Süleyman Başar'ı mağlup ederek adını 4. tura yazdıran ikinci isim oldu Faruk Akkoyun'dan sonra. Toz koparan ayak boyu pehlivanlarımız çok acele Er Meydan'daki evlerinizi alınız. Çok sert elenseler. İsmail Balaban ve Mustafa Doğan Özkaya mücadelesinde güreşin biraz daha tansiyonu düşürmeleri gerekiyor. Çayır hakemleri, kule hakemleri birileri devreye girmesi gerekiyor. Evet yine sosyal medya fenomeni Paran Notağı'nın sahibi değerli büyüğümüz Sayın Mehmet Eken Er Meydanımıza teşekkürlerdir. Komik hoş
geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşvik 2 boyu pehlivanı Mahsut Mustafa çok aceler meydanına geliniz. Gergin başladı. Umarız tansiyon düşer. İkisi de Türk güreşinin önemli yıldızları. Cengiz Çapkın, değerli büyüğüm, iyi yayınlar diliyor. Pehlivanlarımıza Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. Teşekkür ediyorum değerli büyüğüme. Evet, tansiyon umarım bu dakikalarda düşecektir. Mücadele dönüş yaptıklarında ikisi de mücadeleci karakteri, üst düzey baş pehlivan, hem İsmail Balaban hem Mustafa Doğan Özkaya. Bu turun en sert kapışması. Her meydandaki yerlerinizi alınız. Evet değerli güreş severler, bugün bu er meydanında kol bağlayan birlikten başa kadar tüm finalistlere özel para ödülleri takdim eden, yine baş pehlivan birincisine 2023 model elektrikli araba hediye edileceğim diyen Sağ üst kadrajda Orhan Kuluşu Ali Kurt mücadelesi. Sol alt kadrajda Yusuf Can Zeybek Osman Aynur mücadelesi. Sol üst kadrajda İsmail Balaban Mustafa Doğan Özkaya mücadelesi. Sağ alt kadrajda da Mehmet Yeşil Kürşat Şevki Korkmaz kapışması değerli güreş severler. An itibariyle güreşin kalbi Ekin Türk TV ekranlarında değerli güreş severler. Bu arada çok değerli büyüğüm Alanya'dan, Gökbel'den Mehmet Boz, Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan güreşlerinin uzun yıllardır koordine eden Mehmet Boz büyüğümüz iyi yayınlar diliyor. Kıran kırana güreş yapan tüm pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Tabii onunla birlikte de Alanya Belediye Başkanımız, çok değerli büyüğümüz Adem Murat Yücel'e de Atasporumuz adına gönülden teşekkür ediyoruz. Sağ komiserlerimiz tamamınız Kurak Hürriyet'in önüne geliniz. Evet, elenseler yerini artık normal güreşe aldı. İsmail Balaban sol üst kadrajda rakibi Mustafa Doğan Özkaya'yı bastırdı. Çift sarmadan yükleniyor. İş adamı Sayın İbrahim Şahin adına güreş yapıyor. Mehmet Efe Çörek, Antalya Serik. Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Sayın Yavuz Gürkan adına güreş yapıyor. Bugün burada Şen Kuaför Sayın Ramazan Şen adına güreş yapıyor. Mehmet Efe Şen, Antalya. Sol üst kadraja çift sarmadan yükleniyor. İsmail Balaban Mustafa Doğan Özkaya'ya. Gençlik Merkezi adına güreş yapıyor. Bugün burada Naturalya Kimya sahibi iş adamı Sayın İbrahim Şahin adına güreş yapıyor. Bu arada uzak kadrajda Tıraş, Antalya Serik. Serdar Yıldırım, Adına güreş yapıyor. Yıldıray Akın'ı mağlup ederek adını son 10'a yazdıran 3. isim oluyor. Fatih Uslu adına güreş yapıyor. Ali Küçük. İsmail Koç da Nedim Gürel'i uzak kadrajda mağlup etti. O da adını son 10'a yazdırdı. İsmail Koç galip. Minik 2 boyunda yarı final. Yayla Karasörleri sahibi iş adamı Sayın Selim Gülcü ve Ekranın sol alt kadrajında Yusuf Can Zeybek Osman Aynur mücadelesi de kıran kırana geçiyor. Kocaeli Gölcük'ten Muharrem Saral iyi yayınlar diliyor. Antalya Er meydanda güreşen tüm pehlivan kardeşlerime başarılar demiş. Antalya Kaş Belediye Başkanımız Sayın Mutlu Ulutaş'ın pehlivanı. Bugün burada Kaş'ta faaliyet gösteren usta cam ve penlerin sahibi Sayın Hayri
Usta adına güreş yapıyor. Ali Gürbüz sakatlığından dolayı bugün Çayırlar'da yok. Antalya Kaş. Değerli güreş severler. Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç'in pehlivanı. Bugün burada Yalçın Nakliyatların sahibi iş adamı Sayın Durmuş Yalçın adına güreş yapıyor. Yorumlarınızı yollayın. İsmail Balaban mı, Mustafa Doğan Özkaya mı? Yusuf Can Zeybek mi, Osman Aynur mu? İç kazıktan havalandırdı. İsmail Balaban uzak kaldı. Orhan Okulu mu, Ali Kurt mu, Mehmet Yeşileşil mi? Kürşat Şevki Korkmaz mı? Okul müdürümüz Sayın Yılmaz Güney adına güreş yapıyor. Lami Uyar, Ömer Aydoğdu Karaman'dan iyi yayınlar diliyor. Ahmet Gökoğlan, ödül güzel, güreşlerde iyi olur demiş hakikaten. Kıran kırana güreşler var, kıran kırana. Aydın'dan, Söke'den eski başpehlivan Mehmet Keçe Atak iyi yayınlar diliyor. Selam, saygı ve hürmetler yolluyorum değerli büyüme. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Evet, yine Antalya Büyükşehir Meclis üyemiz Sayın Kemal Kara her meydanımıza teşrif etmişlerdir. Kendilerine komitemiz adına hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yozgat Hatay 07 Yozgat Van 504 plakalı araç sahibi çok acele Ford Focus araç sahibi çok acele aracı bulunduğu yerde çekiniz. İzmir'den eski başaltı pehlivan Hakan Uğur iyi yayınlar diliyor. Saygılar konuklar, teşvik bir boyutta yarı final. İsmail Balaban yan kazıktan yaydırıyor Mustafa Doğan Özkaya'yı. Emlak, inşaat ve otomotivlerin sahibi Kürşat Şevki Korkmaz, Mehmet Yeşileşil'i sarmadan aktardı ve adını Konya, son ona yazdıran 5. isim oldu. Aslı Nesli Manavgatlı, Kayaoğlu Emlak, inşaat ve otomotivlerin sahibi iş adamı Sayın Mevlüt Kaya adına güreş yapıyor. Uçar Deli Hoca'nın çırağı Alihan Şengül, Sağ üst kadrajda Korkuteli. Alp Bey elektriklerinin sahibi iş adamı Sayın alt boyların mücadelesi o değerli yönetmenim. Kemal Enes Önder, Antalya Kumluca. Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç'in Şu anda Çayır'da 3 çift baş pehlivanlık mücadelesi kaldı. İsmail Balaban, Mustafa Doğan Özkaya sağ alt kadrajda. Orhan Okulu sağ üst kadraj, sol üst kadrajda da sol alt kadrajda düzeltiyorum. Yusuf Can Zeybek, Osman Aynur. Güreşlerimizin tertip ve komite başkanı Sayın Emre Abdülhamid. Evet, bir kılçık Orhan Okulu'dan Şahali Kurt'a. Orhan Okulu da son ona adını yazdırdı. Doğan adına güreş yapıyor. Baş pehlivanlık güreşlerinde Orhan Okulu galip. Selim Mazhar, Antalya Seyit. Çayır'da 2 çift baş pehlivan mücadelesi kaldı. Kazakistan. Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Ömer Niyazi İşleyin pehlivanı. Bugün burada Antalya'nın ilk kadın milletvekili Sayın Nesrin Önal adına güreş yapıyor. Abdullah Şivil, Antalya Korkuteli. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç'in pehlivanı. Bugün burada avukat Sayın Mahmut Akan adına güreş yapıyor. Celal Bayan İşlek, Antalya Korkuteli Bozova. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanlara alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah. Yusuf Can Zeybek ekranın sağında. Osman Aynur'u bastırdı. İsmail Balaban, Mustafa Doğan Özkaya bu turun en sert kapışması. Mesut Güney İzmir'den iyi yayınlar diliyor.
Kayaoğlu Emlak, İnşaat, Otomotiv, Şirketler sahibi iş adamı Sayın Mevlüt Kaya adına güreş yapıyor. O kadar da konuşturmaya çalıştım usta. Antalya, Manavgat, Serik'te faaliyet gösteren Ali Kumbul Gayrimenkuller sahibi iş adamı Sayın Ali Kumbul adına güreş yapıyor. Can Ergen İstanbul Çatalca Belediyesi, Yalova Altınova Belediyesi. Çift sarmadan kurtulan Mustafa Doğan Özkaya rakip İsmail Balaban'ı bastırdı. Aynı zamanda Veli Demir Otomotivler sahibi güreşlerimizin altın kemerli güreş ağası Bakın buradan Veli Demir adına güreş yapıyor. çift sarmadan bir anda önüne düştü. Altınova, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Üçü adına güreş yapıyor. Fahrettin Adil Çelik, Sakarya Karabüçek. Sayın İsmail Baroğlu, meydan hakemi Sayın Ahmet Aslan, lütfen cetvel hakemliğine giriniz. Ayak yarı final. Antalya Aksu Belediye Başkanımız Eczacı Halil Şahin adına güreş yapıyor. Faruk Çakır, Korkudeli Küçüklü, meydan hakemi Sayın Mehmet Durgun, lütfen cetvel hakemliğine giriniz. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç adına güreş yapıyor. Kör Mehmetoğlu Harfiyat Sayın Mehmet Batuk, Kepez Kirişçiler adına güreş yapıyor. Metin Batuk Antalya Kepez Kirişçiler. Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Halim Karaca adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Aguş Teknik Servisler sahibi iş adamı Sayın Ahmet Çalışbey adına güreş yapıyor. Mehmet Canavarcı, Muğla, Fethiye. Güreşlerimizin, altın kemerli güreşlerimizin güreş ağası Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filo Şirketler Grubu sahibi iş adamı Evet, İsmail Balaban Mustafa Doğan Özkaya mücadelesinde Mehmet Arda küçük bir sakatlık söz konusu. Seyli Kemer. Pehlivan, pehlivan. Yürü bire yalan dünya. Sana kolay gider bir gün. İnsanlar ekim misalidir. O eken biçer bir gün. Gökteki yıldızlar gönül terazi. Gölgeyi açtı gitti birazı. Hepimizin korktuğu Sırat Köprüsü. Cehennem üstüne kurarlar bir gün pehlivan. Allah Allah, illallah, Muhammed Resulullah, yiğit aslanlara, can gönülden, alkışlarla diyelim akşama. Haydi aslanlar, Allah yardım versin. Deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy pehlivanları yarı final müsabakaları için selamatlanmak üzere çok acele er meydanına. Mücadele ayakta devam ediyor. İsmail Balaban ve Mustafa Doğan Özkaya mücadelesi. Ekranın sağında Yusuf Can Zeybek. Osman Aynur mücadelesi yerde baskısını sürdürüyor. Yusuf Can Zeybek. Deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy pehlivanları selamatlanmak üzere çok acele er meydanına. Bu türün müthiş mücadelesi ekranın solunda kıran kırana, iki hareketli, iki kondisyonlu, iki çabuk, iki cesur baş pehlivanın kapışmasını izliyorsunuz. O ilk dakikalardaki sertlik yerini karşılıklı hamlelere bıraktı. Deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy pehlivanları bu
Bu size yapılan son anonstur. Pehlivanlar, çok acele meydanına. Yusufcan Zeybek soldan yaydırıyor. Osman Aynur yer güreşinde de ne kadar dayanıklı olduğunu, mücadeleci olduğunu burada gösteriyor. Yusufcan Zeybek sağlı sollu kasnak baskısını sürdürüyor. Bir sağdan bir soldan, ama yağlı güreş tabiriyle Osman Aynur'dan kıl dahi kopartamadı. İşte şimdi de mücadele ayakta devam ediyor. Deste büyük boy pehlivanları, size yapılan son anonstur. Deste küçük boylu Osman Gökçen. Yine sol eli kasnakta, bu kez sağ eli kasnakta. İşte Yusufcan Zeybek'i diğer baş pehlivanlardan ayıran en büyük özelliği, hem sol eli kasnakta hem sağ eli kasnakta sağlı sollu rakiplerini müdafaa yapmakta zorluyor. Çok hücumcu, çok agresif bir güreşçi, baş pehlivan Yusufcan Zeybek ekranın sağında. Çok özellikli bir baş pehlivan. Arda Özmutlu, Tokat Zile, MCM Özmanlar Spor Kulübü'nün değerli başkanı Sayın Mehmet Özmanlar Bey adına görüş yapıyor. Kadriyeli iş adamı Seyfi Hocam, buraya bakar mısın Seyfi Hocam? Sayın Özgür Belge adına görüş yapıyor. Antalya Selik Çamlı, Osman Gökçen, İsmail Gençen, Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Tutlu adına güreş yapıyor. Akhisar Çağlak güreşlerimizin güreş şansı Sayın Sumba Zeytinciliği sahibi iş adamı Hacı Serdar Sumba adına güreş yapıyor. Manisa Akhisar. Antalya Demirel iş adamı Sayın Süleyman Şekerci adına güreş yapıyor. Halil Ceylan, Antalya Demre, Deston Toboy, Kasnaklardan, paçalardan İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner adına güreş. hamle üstüne hamle, hücum üstüne hücum. Yusufcan Zeybek'ten Sahibi iş adamı Osman Aynur biraz soluklanmak istedi. Caner Arslan, İstanbul. Sağ dizinde bir sakatlığı mı söz konusu? Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Ömer Niyazi İştek Bey adına güreş yapıyor. Senik Kozağacı Muhtarı Sayın Veli Uca Bey mahdumu Hasan Şeker, Antalya Korkuteli. Antalya Aksu Belediye Başkanımız Eczacı Ali Şahin Bey adına güreş yapıyor. Bugün burada Ali Kumbul Gayrimenkuller sahibi iş adamı Sayın Ali Kumbul Bey adına güreş yapıyor. Ramazan Özen, Antalya Selik. Bakalım Osman Aynur devam edebilecek mi? Sayın Önder Akdenizli Bey adına güreş yapıyor. Bugün burada Yusufcan Zeybek'in altın kemerli güreş şansı. o müthiş atakları oldukça yıprattı. Demir Filo Şirketler Grubu sahibi iş adamı Sayın Veli Demir Bey adına güreş yapıyor. İsmail Işıklı, Muğla Seydi Kemer. Deste Büyük Boy, yarı final. Kadriyeli iş adamı. Mimar Mutlu Durmaz Bey adına güreş yapıyor.
Evet değerli güreş severler, Yusufcan Zeybek'in o yıpratıcı atakları, hücumları Osman Aynur'u oldukça yıprattı. Bakalım mücadele ayakta devam edecek mi? Ekranın solunda da iki süratli, iki kondisyonlu başpehlivan İsmail Balaban ve Mustafa Doğan Özkan mücadelesi dolu dizgin devam ederken canlı yayın kabinime güreş aşığı, güreş sevdalısı, güreş destekçisi Naz Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mithat Dim, hoş geldin. Hoş bulduk Recep abicim. Yine birlikteyiz. Evet, evet. Muğla Seydi Kemer 8 Seydi Gümüş Kemer Ayran'dan Gümüş'ten sonra ilk kez tekrar birlikteyiz. evet, o günden sonra köprünün altından çok sular aktı. Pehlivanları yakinen takip eden, onların yakın dostu olarak performanslarını gün içerisinde takip ettin. 3. turun sonlarındayız. İzlenimlerin, gözlemlerin nelerdir, tespitlerin tabii ki de. Evet, şimdi favorilerin birkaç tanesi devam ediyor zaten. Orhan Okulu kura şansı da vardı. İyi kurallar çektiler kendilerine göre. Orhan Okulu için de aynı cümleyi kuruyor musun? Evet. Osman Kan'la güreşti. Hayır, Osman Kan güreşinden sonraki kurası gayet iyiydi. Dinlenme sonra. fırsatı Ama yakaladı ama çok ciddi bir Osman Kan güreşinden çıktı. Evet. Osman Kan'ı da ayrıca tebrik ediyorum. O mücadele özelinde neler söyleyeceksin? Osman Kan ve Orhan Ben Okulu o mücadeleyi Osman Kan özelinde değerlendirmek istiyorum. Çünkü Osman Kan yeni bir başpehlivan. Çok arzulu, çok istekli. Ve ben çok başarılı, çok yetenekli buluyorum. Elmalı'daki finalin tesadüf olmadığını burada Hiç tesadüf değil, hiç tesadüf değil. Daha önce Orhan Okulu'yla bir CV Enerji güreşi vardı. İnanılmaz başarılı ve o pozisyonu Orhan Okulu'ya çok nadir başpehlivanlar yapabilir. Osman Kan'ı o yüzden tebrik ederim yani. Alanya Gökbel'de ters paça kazıktan savurmuştu, sırt aşağı Evet, açabilirdi. evet, aynen. Sen Osman Kan özelinde zaten aylardır duruyordun. Evet, Bunun çok tesadüf yetenekli. olmadığını da ortaya koydu. Hiç tesadüf değildi. Ben Kırkpınar'da baş altındaki bu sene finale çıkarken başpehlivan olurken bütün güreşlerini canlı takip ettim. Orada her şey belliydi zaten. Şimdi ekranları başındaki güreş severlere, ekranın solunda İsmail Balaban, Mustafa Doğan Özkay mücadelesi çok sert ve gerilimli başladı. Bunu bekliyor muydun? Bekliyordum. Hem fizik kondisyon olarak hala formdalar. Sanki sezon başında gibiler. Hem de yağlı güreşin en hızlı iki başpehlivanı diyorum ben. O yüzden bekliyordum böyle bir başlangıç. Evet değerli güreş severler, Mithat Dim hakikaten şöyle bir tarif olursa güreşin tam böyle dokusuna inebilecek öngörüde, sezgileri, güreşi gönülden izlerseniz bunları yakalayabiliyorsunuz zaten. Siz değerli güreş severler bunu çok iyi biliyorlar. Az önce de değerli büyüğüm Mesut Dim de mesaj yolladı. Selamlar kendisine. Bizleri izliyorlar şu anda. Muhterem hanımefendi annelerine de selamlar yollayalım buradan dilersen. Hepsine buradan selamlar Serik'ten. Şimdi güreş sezonunun 2023 yılı yağlı güreş sezonunun kapanışı nerede olacak? 12 Kasım'da Fethiye'de olacak. Dilersen bir memleketimiz. Evet, bir açılımını yapalım. Orada kimler güreşecek? Sanırsam tüm başpehlivanlar var. Bildiğim kadarıyla evet. hemen hemen. Ali Yanatma koordine edecek. Tabii Ali Yanatma'nın önderliğinde. Ali Yanatma bayağı yakına ilgileniyor kendisi zaten. Tabii biraz kapanış final gibi olacak. Bakalım kimin performansı nasıl olur ama yine de insanların seyir zevki olan birkaç güreşe tanıklık edeceğinden eminim ben. Bizde şöyle bir tabir vardır. Son kazanan bütün kış sezonu boyunca o konuşur. Şimdi o güreşleri anlatabildim mi ne demek istediğim? O zaman biz bir motivasyonun reklamını yapalım ki iyi güreşler olsun orada. Kesinlikle. Şimdi kış sezonuna doğru son güreşlerde iki ezeli rakibiz biz ikimiz. Ben yendiysem bütün kış sezonunda bahara kadar, güreşe çıkana kadar ben konuştuğumda sen beni dinlersin. Söze girmezsin. Çünkü en son galip gelen benim. Dolayısıyla pehlivanlarda böyle bir düstur var. Evet, hele de bir de jeneriklik bir yeniş olursa zaten. Hele ezeli de bir rekabet varsa böyle bir düstur var aslında. Pehlivanlar nezdinde ben 12 Kasım'da Fethiye güreşlerini çok önemsiyorum. Dolayısıyla muhterem baban Mesut abimiz orada tertip komitesinde olacak mı? Şu an tertip komitesinde zaten. Harika. Çalışmalarını sürdürüyorlar şu an. Devam ediyorlar. Saha yapımı devam ediyor. Sanırsam çayır bayağı yeşillenmiş durumda. Son gözlemlediğim kadarıyla. Ali Yanatma'nın bana attığı bir videoda görmüştüm. Çok güzel bir güreş olacağına eminim. Sadece takdir ilahi hava durumu
Çünkü Kasım ayı ama Fethiye'nin iklimi ılımandır. Sert bir yağış olmazsa pehlivanlarımız yine yaz ve bahar başındaki güreşler gibi güreş gerçekleştirebilir. Hemen oradaki güreş ilgisini biraz masaya yatıralım. Seydi Kemer, 8 Zümrüt Çayırı'nı beraber oradaydık. Evet. Fethiye'de nasıl bir atmosfer bizi bekliyor olabilir? Fethiye'de ciddi atmosfer olur çünkü şu yüzden aynı seyircinin tamamı Fethiye güreşinde olur. Zaten geçmişte Karaçoğla güreşlerinin olduğu yerde olacak büyük ihtimalle. Harika. Ondan dolayı aynı yoğun ilginin Seydi Kemer gibi olacağından benim şüphem yok. Ben Muğla bölgesindeki güreş severlerin Antalya bölgesindeki güreş severlerde hiç ayrım etmiyorum. Onlar da güreşi çok iyi biliyorlar ve takip ediyorlar. Zaten Akdeniz'e kaldığımız için aynı iklim. Bir de yörük kültüründe biliyorsun. Evet. Yağlı güreş yani aşk var. Yağlı güreş aşkı çok büyük. O yüzden aynı burası gibi orada da yakından takip hep devam. Evet değerli güreş severler, başpehlivanların puanlama anonsu geldi. Yusuf Can Zeybek'in Osman Aynur karşısındaki üstünlüğü söz konusu ama puanlamada neler olur neler olmaz. Kürşat Şevki Korkmaz, Mehmet Yeşil'i sarma krede çevirdiği son anlar. Hemen İsmail Balaban, Mustafa Doğan Özköy mücadelesi. Ben %50-%50'deyim puanlamada. Ben de her an düşünüyorum. İki tarafta güreş gidip gelebilir, dönebilir. Burada şöyle değerlendirme yapabilirim. İki pimi çekik bomba. Evet. Herkes silahlarını kullanıyor şu an. Puanlamada da öyle olacağını düşünüyorum. %50-%50. Daha çok el becerisi mi öne çıkar yoksa kondisyon ya da teknik mi öne çıkar sence? Şöyle ben güreşi kafamızda güreştirdiğimizde oyun ne karışırsa görüyorsun? İsmail Balaban'ı bir tık daha önde görüyorum ama kondisyona bakarsak ayakta geçerse yine %50'de görüyorum. İkisi de kondisyon durumu aynı. Harika Miktat'cığım, teşekkür ediyorum. Yusuf Can Zeybek, Osman Aynur özelinde öngörülerin. Şimdi öncelikle burada Osman abimi diyeyim daha doğrusu bir samimiyetimizle takdir etmek istiyorum. Tebrik etmek istiyorum. Gönülden. Bu yaşta, bu kondisyon, bu performans, bu mücadele, mücadele. Biraz önce de orada Yusufcan altındayken oradan kurtulmak çok zordur. Yusufcan'a karşı kurtardı kendini. Burada tabii Yusufcan kondisyonu ve gençliğin vereceği bir adım önde ama bunda da %51'e %49 diyebilirim. Yani tecrübe bu noktalarda biraz daha öne çıkacak Evet. ama Yusuf Can Zeybek artık Türkiye Kırkpınar Başpehlivanlık apolitikleri taşıması münasebetiyle daha temkinli ve daha garanti güreştiği için ben biraz daha uzak ihtimal görüyorum. Aslında %51 olsa da çünkü temposu hakikaten Çok sağlık güçlü, oldu. çok güçlü, çok. Üst düzey bir performansa sahip. Yusuf Can Zeybek ekranlarda değerli güreş severler. Ben onun için Türkiye adı güreşin Mike Tyson diyorum çünkü hem sağlı kasnaklardan hem sollu kasnaklardan paçalar hamle yapabilen ender özellikle başpehlivanlardan biri. Ama çok tecrübeli bir başpehlivan, bakar mısın? Puanlamaya ne kadar motive olmuş şekilde geliyor Osman Aynur. Evet, aynen. Yani o güreşin yıpratıcı anlarını tamamen geride bırakmış. Oraya takılmadan tamamen şu anda puanlamaya odaklı bir mücadele ortaya koyacak. Bakalım neler yaşanacak? Antalya Serik Kadriye Er Meydanı'nda değerli güreş severler. Bu mücadeleleri Naz Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı, güreş aşığı, güreş sevdalısı Mithat Dimin'e birlikte anlatıp aktarıyoruz değerli güreş severler. İlk dakikalar Osman Aynur için çok önemli ama güreş uzadıkça hiç kuşkusuz makas aralığı yükselecek gibi geliyor bana. Ben bu maçı satranç oyunu olarak değerlendirmek istiyorum şu an. Burada akıllı olan, kendini daha iyi tanıyan, şu an fiziğini doğru hamlelerle maçı alabilir. Şu anki fizik performansını daha iyi kullanabilecek alanı kastediyoruz sanırım. Evet. Çünkü ikisi de yoruldu. Yusufcan da çok efor sarf etti o 6 ay indirdiğinde. Ama sonuca Bitirmek için gidemedi. çok uğraştı ama evet. Osman Aynur mücadeleye devam etti ve fırsat vermedi. İsmail Balaban, Mustafa Doğan Özköy mücadelesi de ekranın sonunda başladı değerli güreş severler. 26 ve 10 numaraların sahibi Gündoğdu kardeşler adına güreş yapıyor. İsmail İnter, Antalya, Serik. İsmail Balaban'ın paçalara uzanma çabası söz konusu. Fatih Eser adına güreş yapıyor. Yine bugün burada başaltı pehlivanımız merhum Umut Bayrak adına güreş yapıyor. Hasan Ersoy, Antalya, Elmalı. Sert bir elense Osman Aynur'dan. Güreşlerimizin tertip komite Mustafa Doğan Özkaya da uzak. İsmail Balaban da birbirlerine çok uzak mesafedeler. Bakalım ne zaman risk alıp yaklaşacaklar, güreşin içerisine girecekler. Ben de merak ediyorum değerli güreş severler. Özellikle Mustafa Doğan Özkaya
rakiplerinin sağ baldırına daldığında çok tehlikeli oluyor. İsmail Balaban'ın sağ ayağı daha çok geride. Onun o özelliğini bildiğinden İsmail Balaban da sol bileğiyle rakiplerin sağ paçalarını çok iyi kavrayabiliyor. İkisi de birbirinin özelliklerini çok iyi biliyorlar. Ramazan Yıldız Şirinker, Antalya, Sirk. Dilersen 12 Kasım'daki güreşleri Sayın Başkanımız adına güreş severleri davet edelim. Mithat, değil mi? Evet, tüm güreş severleri 12 Kasım'da birinci diyelim çünkü birinci Fethiye Evet. Belediyesi adına düzenleniyor. İlk kez olacak. Tüm güreş severleri 12 Kasım'da Fethiye'ye Er Meydanı'na bekliyoruz. İkinci pehlivanımıza güneş ağamız Sayın Veli Demir'den Başkanımızın adına tabii ki. Başkanımız Alim Karaca'nın adına tüm güreş severleri Fethiye'deki Er Meydanı'na davet ediyorum buradan. Sezonun kapanışı olacak değerli güreş severler. Ve inşallah güreşin kalbi Ekin Türk TV ekranlarından da Allah nasip ederse canlı olarak veda edeceğiz sizlerle. bu anlamda pehlivanlarımıza başarılar diliyor. Değerli ağamız Osman Aynur'un o sağ el enseleri çok yıpratıcı. Çok sert. Ben özellikle büyük ortada ve baş altında yapmış olduğum güreşlerden çok iyi biliyorum. İsmail Balaban bir ara tek daldı kaçırdı. Aziz seyircim, geleceğin baş pehlivanlarına hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah ferman versin. Güreş ağamız Sayın Veli Demir baş pehlivan birincisine 0 kilometre elektrikli araç hediye edecek. Bu pehlivanların motivasyonu ve mücadele karakterinde yükselme noktasında bir dumping mi diyelim, bir teşvik edici prim mi diyelim, nasıl adlandırırsın? Bu arada tek daldı. Yusuf Can Zeybek Paşa'yı da yakaladı. Toparlanmak istiyor Osman Aynur ama ona o şansı vermedi Yusuf Can Zeybek. Sonuca ulaşmış oldu böylelikle. Kendisini tebrik edelim. Ben Osman Aynur'u da gönülden Evet. tebrik ediyorum. Her Bu şeyi ortaya yaşta bu koydum. mücadele aynı güreşleri Seydi Kemer'de de Seker Meydan'da da yapmıştı. Hamza Köseoğlu'yla yaptığı güreş inanılmaz performans. Burada da aynı şekilde devam. Halen üzülebiliyor yenildiğine. Bu Ben şunu şöyle tabir ediyorum. Kaldırımda bile güreşse aynı ciddiyetle güreşir. Ve hep galip gelme adına odaklı. Hep aynı mental ciddiyette, olarak. aynı disiplinde başından sonuna kadar bu yaşta inanılmaz Bence performans. ileride çok büyük bir usta olacak. Bu Hem usta hem de pehlivanlık şu an- karakterini yansıtırsa, Şu an baş aktarırsa- altındaki gerekse daha minik boylarda tüm baş pehlivan adayı gençlere izletilmesi gereken bir pehlivan olduğunu örnek düşünüyorum. Evet. bir baş pehlivan. Hakikaten ilham kaynağı olması beklenen, yani ben bir büyük ortacı başaltıcı olsam Osman Aynur'un her mücadelesini mutlaka izler, takip ederdim. Hatta onun yanında çırak olarak gitmek isterdim. Tek bir mücadele kaldı değerli güreş severler. İsmail Balaban mı, Mustafa Doğan Özkaya mı? Dokuz isim belli oldu. Son isim. Bakalım kim olacak değerli güreş severler. Ama bu turun da en sert kapışması, en zorlu eşleşmesi hiç kuşkusuz. Bu mücadele, bakın sağ ayağına dalış arıyor. Mustafa Doğan Özkaya, sağ ayağı geride İsmail Balaban'ın. Cemal Cumbul bugün veda etti mi? Sen Veda etti biraz önce. En sonki turda veda etti. Çok iyi iki güreş çıkardı. Yine son güreşte çok atmosferli geçti. Seyirciler de çok keyif aldı. İnanılmaz bir Tezahüratlar- kitlesi var değil mi Mithat'cığım? Tabii. Her gittiği yerde, her Er Meydanı'nda inanılmaz bir taraftar var. Özellikle sosyal medyada da son zamanlarda yayılan videolarıyla herkesin beğenisi İkon çok oldu, alıyor. evet. Hakikaten öyle. Camiamızda da böyle ikonların olması da gerekir, öyle değil mi? Tabii sonuçta bazı bu piyasa güreşi adı verdiğimiz güreşlerde şov havasını bazı pehlivanlarımız böyle hissettirirse ilgi alaka her zaman daha çok artar. Yani o fizikte ama küçük fiziğiyle, büyük yüreğiyle hakikaten çok özel güreşler. Çok büyük işler yapıyor bence. Çok ve çok da büyük bir güreş sever kitlesi oluşturdu kendi alanında. Baş pehlivanlık güreşlerinde Mustafa Doğan Özkaya baş pehlivanımıza hakem heyetimiz tarafından bir ihtar verilmiştir, arz olunur. Evet, bir ihtar Mustafa Doğan Özkaya'ya değerli güreş severler. Bu mücadelede ihtarlar belirleyici olur mu Mithat'cığım? Olabilir. Özellikle Çünkü ikinci ihtardan sonra. ihtar alan baş pehlivanımızı hataya sürükleyebilir. Çizgisinin dışına çıkabilir.
oyun disiplininden çıkmasına sebep olabilir. Bir şey söyleyeyim mi? Ancak güreş yapan bir pehlivanın yapabileceği öngörü ve yorumlar bunlar. Çok teşekkür ederim. Peki Biraz da senin sayende, seni izleyerek yıllardan beri gerekse Ama- güreş baş pehlivan arkadaşlarımızın sayesinde onları dinleyerek ama inşallah 12 Kasım'da merhum dedenden de bahsedeceğiz. Onu ekranlara getireceğiz. Allah rahmet Rahmetle eylesin. yad edeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Tam bir güreş aşığı, güreş sevdalısıydı. Onun genlerinden olsa gerek. Benim de öngörüm bu. Evet, tüm ailemde bir güreş aşkı, güreş sevdası vardı. Kendisini rahmetle anıyorum buradan. Evet. Allah rahmet Mekanı eylesin. cennet olsun inşallah. İnşallah. Tanışmak nasip olmadı ama inşallah bir gün mezarını ziyaret ederiz, dualarını okuruz. Allah İnşallah. nasip ederse. Göçek'te değil mi mezarı? Göcek İnlice. Göcek. İsmail Balaban, Mustafa Doğan Özkaya'nın sağ paçasına uzanmak istiyor. Uzak kaldı. Son 10'a kalacak galip gelen baş pehlivan Mithat'tim. Son 10'da neler bekliyor olabilir? Artık turlar yükseldikçe ya da final, yarı finaller yaklaştıkça sertlik oranı da yükseliyor. Tabii ki de Dolayısıyla sertlik isimlere yükseliyor. bakıldığında İsmail Koç, Kürşat Şevki Korkmaz, Orhan Okulu, Serdar Yıldırım, Mustafa Batu, Faruk Akkoyun, Yusuf Can Zeybek. Sen bu isimler arasında ya Orhan Okulu tabii ki çok özel bir baş pehlivan ama İsmail bugün Koç var. özelinde gününde olabilen bir baş pehlivan Serdar Yıldırım, genç baş pehlivan mesela ilk onda adını yazdırdı. Serdar Yıldırım sezona çok iyi başlamıştı aslında. Ben orada birkaç bu güreşini takip etmiştim. Sürpriz yapabilir. Evet, kura çekimi şu anda anons edildi. Faruk Akkoyun ilk kurayı çekiyor. Bir numaralı kura verecek çünkü tur atladı kendisi. Bakalım kim kimle eşleşecek? Kimler kime rakip olacak? İlk kurayı Faruk Akkoyun çekiyor. Ekranı ikiye bölerek kura çekimini de ekranlara getirebiliriz. Bu eşleşmeler sanırım çeyrek final ve yarı finalin bence finale bile gidecek olan o serüvenin özeti olabilir. Tabii Benim ki. kanaatim. Çünkü bu çeyrek finaller, yarı finaller baş pehlivan giden yolda önemli bir viraj. Çok önemli. Favori baş pehlivanlardan birbirini çekenler olabilir. Burada mesela Orhan Okulu iyi bir kura diyeceğim ama iyi kura çekecek adam kalmamış. Yok, Hepsi yok. birbirinden özel. Evet. Serdar Yıldırım, Mustafa Batu, İsmail Koç, Kürşat Şevki Korkmaz. Bakalım. Eşleşmeler, Kemal Yılmaz Hoca hemen geldi. Eşleşmeyi yakından takip ediyor. Çünkü bu turun, bu kura çekiminin önemi çok fazla. İki çift güreşecek bu turda değerli güreş severler. Yani 1 ile 4'ün arasında 1, 2, 3, 4'ü çeken pehlivanlar direkt güreşecekler. Diğerleri direkt çeyrek finale kalacak. Dolayısıyla Faruk Akkoyun bir numaralı kura kendisine verilecek kanaatindeyim. İlk 4 kurayı çeken mücadele edecek. İlk 4'ten sonra 5, 6, 7, 8, 9, 10'u çeken pehlivanlar direkt çeyrek finale tur atlayacaklar. Bu turun önemi daha çok ortaya çıkmış oluyor. Çünkü bir maç fazla yapmış Hem olacaksınız. bir maç fazla yapacaklar hem çeyrek de finalde. baş pehlivanlarımız mutlaka boş kura çekip dinlenmek isteyeceklerdir. Zaten şu anda pür dikkat hepsi orada. Evet. O boşu çekmek için. Böyle kura çekiminde, tur atlamada ilk kura çekenler mi avantajlı, sona bekleyenler mi? Bir öngörüm var mı? Ya bu biraz şans. Bununla ilgili yorum yapmak çok zor. KS'de ne kalacak kimse bilemez. Ama bir şey söyleyeyim mi? En son kurayı bekleyenler her zaman boşu bulmuşlardır. Daha doğrusu boş onlara kalmıştır. Çünkü önce gidenler hep boşu bulma niyetiyle gittikleri için evet. elleri boş dönüyorlar. Tabi sen bu sahalarda çok kura çekmiş bir insan olarak benim bunu bilmem mümkün değil. Ahmet Taşçı Usta'nın bir anısı var. Onu hemen anlatacağım. Kırkpınar'da 5 baş pehlivan kaldı. 5'i bulan direkt kürsüye çıkıyor. Bu arada İsmail Balaban tek daldı.
İlk 4 baş pehlivan kurasını çekti. Hepsi 1, 2, 3, 4. 5 numara Ahmet Taşçı'ya kaldı. Böyle de bir şans. Evet. Orhan Okulu geliyor. Evet. Orhan Okulu 8 numara. 8 Orhan Okulu tur atladı. Mustafa Batu geliyor. Mustafa Batu 2 numara. Mustafa Batu 2 numara tur atlayamadı. 10 numara. Enes Doğan tur atladı. Yusuf Can Zeybek 5 numara. Yusufcan Zeybek de tur atladı değerli güreş severler. Hasan Cengiz 4 numara. Hasan Cengiz tur atlayamadı. Bakalım 3'ü kim çekecek? İsmail Koç geliyor kurasını çekmek üzere. İsmail Koç. Bakalım hangi kurayı çekecek? Antalya'dan Kürşat Şevki Korkmaz geliyor. İsmail Koç 6 numara. 6 numara İsmail Koç. Kürşat Şevki Korkmaz 3 numara. Kürşat Şevki Korkmaz. Evet. Faruk Akkoyun, Mustafa Batu, Kürşat Şevki Korkmaz, Hasan Cengiz kapışacak. Diğer baş pehlivanlarımız tur atlayacak değerli güreş severler. Ekranlarda görmüş olduğunuz ekranın solunda Mustafa Doğan Özkaya, İsmail Balaman kazanan tur atlayacak. Biz biraz önce iki güreş arasında Mustafa Batu ile sohbet ederken evet, bu seneki tek şanssızlığın kura şanssızlığın dedim. Yine kurayı dolu çekti. Hakikaten kura şanssızlığı evet, Kırkpınar'da var. çok var. formda bir Hüseyin Gümüşalan çekti. Elmalı'da yine çok formda bir İsmail Koç güreşi. Arkasından ertesi gün Ali Gürbüz. Evet, Mustafa Batu'nun bu sene pek kura şansı yok kendine göre. Ama inan bana kura bir ters gittim hep gidiyor. Evet, çünkü bu sene o hep mental öyle olarak geçti. bilinçaltına yerleşiyor. 3 numara Kürşat Şevki Korkmaz ve 4 numara Hasan Cengiz başpehlivan güreş yapacaktır. Önemli arz olmalı. Gelse orta, gelse büyük boyda puanlama saati gelmiştir. Evet, yine er meydanımızı MYD Motors aynı zamanda Antalya Spor Yönetim Kurulu üyemiz ve Emir Tur sahibi Evet, bu arada Kasaklı Paça'dan arayış içerisinde kurulu üyesi er meydanımıza teşekkürlerdir. Kendilerine komik insanlara hoş geldiniz diyoruz. Görevli yağ personellerimiz lütfen er meydanına başpehlivanlarımıza yağ getiriniz. Görevli yağ personellerimiz çok acele başpehlivanlarımıza yağ getirelim. Evet değerli güreş severler, görüyorsunuz baş pehlivanlar hala er meydanında güreş yapıyorlar. Baş pehlivan İsmail Balabala ve Mustafa Doğan Özkayaş'ı kocaman bir alkış istiyorum, alkış. evet hakikaten nefes nefese soluk soluğa bir mücadele örneği ortaya koyuyorlar. Severler, değerli konuklarımız, baş pehlivanlarımız Artvin Ardan Uç'tan Zafer Gülünaz Yazıcı iyi yayınlar diliyor. moral alkışı yapar mıyız baş pehlivanlarımıza? Bir alkış yapalım. Mehmet Durmaz İzmir'den değerli hocam iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum. Edirne'den Cefo Nihat Çelik değerli ustam iyi yayınlar diliyor. Kucak dolu sevgiler. Aslı, Nesli, Seri, Evet, baş pehlivanlar salavatlanıyor. Biz sözü cazgılarımıza bırakacağız. Ama bir tarafta da mücadelede hareketlenme olduğunda da sizlerle anlatıp aktaracağız. Ünal Şaşmaz adına güreş yapıyor. Milli güreşçi Faruk Akkoyun, Kocaeli, Kandıra. Mithat'cığım teşekkür ediyorum ama istiyorsan kalabilirsin. Yani ben seni zorlamak istemiyorum. Protokolde arkadaşların da var. Orada daha keyifli izleyebilirsin. Burada keyifli anlatabilirsin. Burası senin koltuğun, senin evin. Çok Ekin Türk teşekkürler. TV. Sana eşlik etmek her zaman çok güzel. Çok İnan, teşekkür ederim. inan benim bence de programım öyle. için. Benim açımdan da öyle. Güreşi bilen, güreşi gönül gözüyle izleyenlerle güreş anlatmak apayrı bir keyif, apayrı bir Teşekkür zevk. ederim. Seninle burada olmak benim için büyük bir şeref. MCM Özparlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Yine bugün burada er meydanlarının
Altın Kemerli Başkanı, Pehlivanların abisi Berek, eski belediye başkanımız Sayın Yusuf Mecek adına güreş yapıyor. Aslı Nesli bu toprakların evladı. Kürşat Şevki Korkmaz, Antalya Sirk. Ahmet Kadri Yetmez Mithat Bey'e selamlar demiş. Çok selamlar kendilerine. Güre sevdaları birbirlerini bu şekilde Bugün burada MD Hafriyat, MD Komisyon ve Petrolleri sahibi iş adamı Sayın baba oğul Ömer ve Sadık Doğanay Sultanbeyli'den izliyoruz. Favorimiz İsmail Balaban demiş. Teşekkür ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada güreşlerimizin güreş ağası Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Ağlarımız özelinde birkaç cümle söylemek ister misin? Veli Demir ağamız, Cem Özparlar, Mehmet Özparlar kulübü var. Pehlivanları istihdam ediyor. Sen de şimdi değerli güreş severler mahrem paylaşacağım ama Veli Demir değerli ağam, Mehmet Özparlar değerli spor kulübü başkanımız pehlivanlarımıza her daim ama her daim sadece yazın güreş sezonunda değil kışında diyoruz ya cenazelerinde hasta olduklarında cemiyetlerinde hep yanındalar. Mithat Dim de onlardan biri. Onların bu yaklaşımları konusunda, destekleri konusunda neler söyleyeceksin? Öncelikle Veli Demir Bey'e, Sayın Ağam'a buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel bir organizasyon. Harika bir çayır. Belediyeye de aynı şekilde. Çok güzel bir organizasyon. Bu destekler olmak zorunda. Neden olmak zorunda? Sporumuz sadece bizim özelimizde bir sporumuz. Bize ait. Kendi atasporumuz. Bizler ve işte örnek verdiğimiz ağalarımız bir şekilde bir işin ucundan tutup destek olmalıyız ki ileriki nesillere bunu aktarabilelim. Bunun özelinde ben hepsine teşekkür ediyorum. Çok önemli. Birebir sporcularımızla ilgilenmek, onları motive etmek, sadece maddi anlamda değil manevi olarak da yanlarında bulunduğumuzu hissetmek çok önemli. Umarım nasıl sporcularımızın arkasından yeni sporcular yetişiyor, ağaların da arkasından yenileri spora destek olarak yetişir. Birileri sporun her zaman yanında olur, elinden tutar. Umarım bu şekilde de geleneklerimiz devam eder. Ben Sayın Veli Demir ve Mehmet Özparlar özelinde de şunu söylemiştim. Yağlı güreş sezonu başlayıp pehlivanların yanında olup yağlı güreş sezonu bittikten sonra 6 ay hiç aramayanlardan değiller. Hiç Sen değil. de onlardan birisin. Dolayısıyla benim aslında sorum bu doğrultudaydı. Bunu nasıl örnek olman noktasında birkaç cümle nasıl kurabiliriz? Bu biraz sporcuyla aramızdaki samimiyetle, spora olan samimiyetimizle, isteğimizle alakalı. Tabii ki de biz kış sezonunda sürekli gerekse telefonla gerekse yüz yüze bir araya gelerek gelecek sezon hakkındaki planları, sporcunun antrenmanı, beslenmesine kadar sohbetlerde bulunuyoruz. Mental olarak. Evet. Gerekse kamp dönemlerinde sürekli yanlarındayız. Bu biraz da onlar için motivasyon arttırıyor. Onlar da sağ olsunlar bizlere karşı çok saygılılar, ve samimiler. sıcak samimiler. Bu şekilde olursa zaten bu sporda büyümeye devam ediyor. Bunu söylememin maksadı şu, değerli güreş severler, yağlı güreş hiç olmadığı kadar son 10 yılda çok popüler bir hale geldi. Pehlivanlarımız da çok tanınan popüler isimler arasında artık. Dolayısıyla bunu sezonluk maalesef kullanan insanlar olabiliyor ama işte Mithat Dim, işte Veli Demir, Mehmet Özparlar. Dolayısıyla pehlivanlarımızın bu popüler gücünü sadece reklam amaçlı değil de samimi bir şekilde bütün yıla yaydığında sanırım güreş ailemiz daha çok genişleyecek. Evet, yani ben yağlı güreşi ataspor olarak görüyorum. Benim için hiçbir reklam aracı değil. Ben tamamen sporcularımızın ve atasporunun arkasındayım. Atasporumuz ulusallaşıp büyüyüp dış basında ilgi görmeye başlarsa bu bizim için büyük bir mutluluktur. Tam da buydu tanımı. Evet, Serpil Boyunduruk İsmail Balaban'dan. Ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek. Aç kulağını dünya, Türk genci konuşuyor. Sizler, bizler, bu pehlivanlar varken er meydanlarında. Bu vatan asla bölünmeyecek. Tüm dünya bunu böyle diyecek.
Öperim ellerinizden. Baş pehlivanlarımız hep beraber. Alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam etsin. Evet, Allah Allah nidaları yükseldi. Baş pehlivanlar özelinde Faruk Akkoyun Mustafa Batu'yla. Kürşat Şevki Korkmaz Hasan Cengiz'le kapışacak değerli güreş severler. Bu arada Pala'nın otağı burada mı? Burada kendisi. Protokoldeydi. Yoğun da bir ilgi var kendisine. Aslında güreşin tanıtımında da kendisi çok etkili. Herkesin bir sanki evet, vazifesi evet. var değil mi? Bunu da severek Aynen. yapıyorlar. Tabii. O mesela baş pehlivanlarımızın alt boylardan beri yanında olduğu arkadaşları, zaten bu coğrafyada çok fazla baş pehlivan var. Çok fazla evet. pehlivan var. Aşağı boydan yetişen pehlivanlar çok fazla. Mehmet abi de hep onlarla iç içe, onlarla kaynaşıyor. Kırkpınar'a gittiğimizde de çok acayip bir ilgi vardı kendisine. Birlikte gitmiştik. Yine bugün burada da kendisi yine çok ilgi gördü. Bütün baş pehlivanların hepsi de çok iyi dost. Çok iyi de reklamını yapıyor. Bence de öyle, bence de öyle. Çok önemli hizmetlerde bulunuyor. Ekranın solunda İsmail Balaban, Mustafa Doğan Özkaya mücadelesi. Yenen güreşçi tur atlayacak. Direkt çeyrek final adını yazdıracak. Bu arada Yağlı Güreş Pehlivanları sosyal medya portalı yöneticisi Fatih, güreşi ve güreşi gönülden destekleyen güreş aşığı isimsiz güreş sevdalarına selam olsun demiş. Çok güzel. Hem senin özelinde hem de tüm güreş sevdalılar özelinde. Çok var. Gerçekten adı bilinmeyen, isimsiz kahraman diyebileceğimiz yağlı güreşe çok desteği olan insanlar var. Bu şekilde büyümeye devam edeceğiz. İnşallah. Bu arada çok değerli büyüğümüz Mesut Dim abimiz bugün burada yoklar. Bugün burada yok. Ben bugün burada Yusufcan ve Mustafa Batır'ın misafir olarak geldim. Beni bırakmadılar. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. İlk kez Serik Yağlı Güreşlerine geldim. Çok da güzel bir organizasyona denk geldim. Hava da çok güzel. Çok güzel, evet, hakikaten Yağmur öyle. veriyordu ama evet. Cenab-ı Allah izin Müsaade verdi etti, bugün, evet. müsaade etti. Evet. Çok güzel bir atmosfer var burada şu an. Hava da çok güzel. Bu arada mahrem ama değerli Mesut Dim büyüğümüzün de kripto bir Alici olduğunu, Ali Gürbüzcü olduğunu. Evet. Bugün Ali Gürbüz yok. Morali çok bozuktur. İzleyemediği için. Yanlış anlamayın değerli güreş severler. O tüm pehlivanları aynı ölçüde seviyor ama Ali Gürbüz'ün o vakur duruşunu, pehlivanlık meziyetini her daim hem Orhan Okulu'nun yanında hem de İsmail Balaban'ın yanında rahatlıkça söyleyebilen. Tabii. Hiç çekinmeden. Bu konuda sadece biz bir espri aramızda. Kripto Alici diye. Evet. İsmail Balaban yine tekte almak istedi, uzak kaldı. Bir ihtarı var Mustafa Doğan Özkaya'nın. Bu mücadele uzadıkça uzayabilir. Mustafa Batu Faruk Akkoy mücadelesi de normal sürede iniş olmazsa puanlamada uzun uzadıya bir mücadele izleyebiliriz. Şerafettin Acıciğer, İsmail Balaban'ın bu kadar kondisyonlu, tempolu mücadelesine dayanabilecek birkaç baş pehlivanlardan biri Mustafa Doğan Özkaya demiş. Çok doğru söylemiş. Eskilerin tabiriyle kedi gibi, 2 tane kedi gibi baş pehlivan. Çok atik, dinamik, çevik. Ve güreşin hakkını verenler sosyal medya portalı yöneticisi Salih Kaya şunu söylüyor. Tam o tabir aslında şık gözükmese de hani aslan bile korkuyor ya bal porsuğundan. Tabii. Ne yapsanız Mustafa Doğan Özkaya'yı yıpratamıyorsunuz. Öyle Mümkün bir özelliğe sahip. Mümkün değil. O tabiri, özür diliyorum değerli güreş severler, lütfen öyle kabul etmeyin ama Salih Kaya ona benzetiyor. Yani mücadeleciliği, asla kaybetmeme ruhunu aslında tarif ediyor. Tabii doğadaki en kuvvetli
canlılardan bir tanesi. Evet. Mustafa Doğan Özkaya da bu sahaların gerçekten de çok cesur baş pehlivanlarından birisi. Bu arada değerli Ömer Oğuzhan Büyüm, biz herhalde yorumlarken kaçırdık. Mustafa Doğan Özkaya'nın ikinci iki hitarı olduğunu bize evet, hatırlattı. olabiliriz. Ben evet. de çok dikkat edemedim. Bu ikinci hitar artık onun için tehlike çanları çalabilir. Evet, artık risk alması gerektiği herhalde anımsayacak Mustafa Doğan Özkaya, yoksa 3 hitarla bu güzel mücadeleden ben 3. ihtarı almayı göze alabileceğini düşünmüyorum. Biraz daha performansını yukarı çıkaracağını düşünüyorum şu an oyun olarak. İki hitarı aldı. Üçüncü hitarı almama adına. Evet, tabii ki risk alacak, mutlaka risk alması gerekiyor. Çünkü ben bu tür üst düzey kapışmalarda bir pehlivanın ihtarla kaybetmiş olması çok içime sinmiyor. Benim de hiç sinmiyor. Daha çok mücadele esnasında sırt aşağı yenişleri istiyor seyircide. Özellikle bu tür özel kapışmalarda ama bariz pasif kaldığı takdirde de 3. hitar zaten kaçınılmaz olabiliyor. Maalesef. Evet. Alaaddin Usta, dağlı işi güreş havası istiyoruz. Biz daha çok güreş sever olarak hakemin değil de pehlivanların kendi sonuçlandırdığı güreşleri daha çok seviyoruz. Bu arada Burdur'dan Günoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Gün, Er Meydanı'nda güreşen tüm pehlivan kardeşlerime başarı dileklerimde bulunuyorum demiş. Almanya'da olduğundan bugünkü güreşlere katılamadım. Er Meydanı'nda güreşen tüm pehlivanlarla gönlüm demiş Günoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Gün. Tekirdağ'dan Serhat Yavuz iyi yayınlar diyor. Mustafa Doğan Özkaya güreştiği her rakibini yıpratıyor. Çok atik demiş. İstemeden çarpıştılar. Evet, zaten İsmail Balaban da bunu dile getirdi, bakın. Bu centilmen, çok centilmence fair play. Sert başladılar ama kardeş kardeş güreşiyorlar. Daha sonra tansiyon düştüğünde de birbirlerinin değerlerini ortaya koyuyorlar. Atasporumuzun doğasında en başta saygı var. Centilmenlik var. Bunu hiçbir zaman elden bırakmamaları lazım. Ne kadar güreş sertleşsin. Orhan Okulu İsmail Balaban mücadelesi böyleyken yine birbirlerine dışarıda saygı gösteriyorlar, sarılıyorlar, tokalaşıyorlar. Tabii ki de. Hepsi bu sahalarda birlikte büyüdüler diyebiliriz. Hatta Orhan Okulu bir seferinde ne demişti? Tamam, bundan sonra ben onunla konuşmam dediğinde bir gün sonra karşılaştıklarında ne diyorlar? Dayanamayıp, değil mi? Kardeşim nasılsın diyerek hemen söze giriyoruz dedi. Ya burada bir... Yani bunu değerli güreşseverler, ben bunu yaşamadım. Bizzat yaşayan bir taddim olduğu için senin anlatmış olduğun hafızamda kaldı. O an onlar için her şey bu yeşil sahada, çayırda, doğalı çayırda kalıyor onlar için. Bu sizi de etkiliyor mu Mithat'cığım? Tabii biz de aynı onlar gibi, saman alevi gibi bir anda müsabaka esnasında hararetleniyoruz ama daha sonrasında müsabaka bittikten sonra bu arada sonucu ne olursa olsun. Evet, yine kaçırdı İsmail Balaban. Evet, puan 4'lük tam hakimiyet söz konusu. Tekrarını bir kez daha izleyeceksiniz. Kule kararını verdi sanırım, bakalım. Tokalaşıyorlar. Bakalım. İşte tam burada sarı fırtına İsmail Balaban. Bir anda paçaya uzandı, çiftlemiş. Evet, çayır hakemi Ahmet Arslan tereddüt etmeden kolunu kaldırdı. Var izlemeye gerek duydum bilmiyorum, bakın çiftlemiş. Sol kalçasının üzerine düşmüş. Mustafa Doğan Özkaya. Bu arada uzak kadrajda Mustafa Batu Faruk Akkoyun'u iç kazık ters paçayla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran 7. isim oldu değerli güreşseverler. Bakın, iç kazık ters paçayla sırt aşağı yenerek adını çeyrek finale yazdıran 7. isim oldu.
Mustafa Batu. Çayırda tek bir başpehlivanlık mücadelesi var. Kürşat Şevki Korkmaz, Hasan Cengiz. Evet, az önce gönüllere giren müsabakanın Bu arada Fatih Demir de bizleri izliyorlarmış. Selamlar yolluyoruz. Sadullah Tüllüce, Balaban ve Mustafa ikisi teması güreşi sevmeyen isimler. O yüzden birbirlerini kestirmeleri zor. İsmail özelinde Han komisyonların sahibi Harun Ülker'den bir adım önde demiş. 10.000 TL özel para ödülü gelmiştir. Pehlivanımıza güreşinden dolayı güzel bir alkış. Yani yine Mustafa Doğan Özkaya'ya, Pehlivanımız Sayın Veli Demir'den bugün güzel güreş yaptığından dolayı 10.000 TL'ye Veli Demir ağından gelmiştir. Pehlivanımız Veli Demir'e teşekkür ediyoruz. Evet, her iki başpehlivana da özel ödüller. Hak ettiler mi Mithat'cığım? Ciddi Fazlasıyla. anlamda fazlasıyla hak ettiler. Terinin son damlasına kadar seyirciye göz zevki vererek maçı sonuçlandırdılar. Evet, yine Antalya Hal Komisyonlarında faaliyet gösteren Kayalar Komisyonu sahibi Yalova, Altınova, Ayazma'dan Hasan Akkanat iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum değerli büyüme. 10.000 TL. İşlerimin yoğunluğundan dolayı katılamadığını belirtmiş. Dikkat. Evet, Acil Şükrü. Çivi Usta bir saniye. Yine az önce Erbeydan'da kıran kırana güreş yapan başpehlivanımız İsmail Balaban'a ağların ağası Kırkpınar ağası Seyfettin Selim'den 100.000 TL özel para ödülü gelmiştir. Değerli ağamız Sayın Seyfettin Selim'e teşekkür ediyor. Başpehlivanlarımıza da bugün güzel güreşler yaptığından dolayı şöyle coşkuyla alkışlıyoruz. Saat 6 değerli güreş severler. Ve daha çeyrek final var, yarı final var ve final var. Bu gece yarılara kadar burada mıyız Mithat'cığım, yoksa ayrılacak mısın? Sen nasıl istersen öyle olsun o zaman diyelim. Yani ben gece yarılara kadar kalacağı kanaatindeyim. Çünkü işin ucunda hakikaten sıfır Evet, yine bir Evet, elektrikli araba var. Belediye Meclis üyemiz, hukuk beyni değerli avukatımız Sayın Ramazan Kolay, Erbeydan'ımıza teşekkürlerdir. Kendilerine komitemiz adına hoş geldiniz diyoruz. Birik 1, birik 2, teşvik 1, teşvik 2, ayağa kalk, olma. Hasan Cengiz mi, Kürşat Şevki Korkmaz mı? 8. isim bakalım kim olacak? Bakın işte son anlar ekranlara geliyor. Bir anda paçayı çiftledi sol kalçasının üzerinde. Tam hakimiyet söz konusu. Ve İsmail Balaban çeyrek finalde. Mustafa Batu, Yusufcan Zeybek, İsmail Koç, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Serdar Yıldırım, Enes Doğan. Büyük orta, boşaltı pehlivanları. Selahattin'den Güzel'e, Kök Acan'a, Erbeydan'da. Antalya Serik Gençlik Merkezi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Serik'te faaliyet gösteren Serikli ünlü iş adamı Sayın Mustafa Gündoğdu adına güreş yapıyor. Mehmet Efe Körek, Antalya Serik. Abdullah Tıraş, Serik Gençlik Merkezi'nin pehlivanı. Yine bugün burada Naturalya Kimya sahibi Kürşat Şevki Korkmaz, o da Antalya Serikli. Sol eli kasnakta. Antalya Serik minik bir boyu final müsabakasına Antalya bölgesi hakemlerimizden Ümit Kurtoğlu hocam yönetecektir arz ederim. Minik 2 boyu final. Antalya Döşemaltı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Yalçın nakliyatlarının sahibi Sayın Durmuş Yalçın'ın adına görüş yapıyor. Sol eli kasnakta. Buradan bir yan kazık, bir göğüs çaprazı budama Hasan Cengiz'den. Başkanımız Sayın Mutlu Ulutaş adına görüş yapıyor.
Yine bugün burada Antalya Kaş'ta faaliyet gösteren UCR Grup Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Sayın Mehmet Ali Uçar adına görüş yapıyor. Süleyman Tufan Sert elenseler birinci boyu Hasan Cengiz'den. Antalya bölgesi hakemlerimizden Hasan Yılmaz hocam yönetecektir, arz ederim. Teşvik bir boyu final. MCM Özparlar Spor Kulübü'nün baş pehlivanı Kürşat Şevki Korkmaz. Aslı Nesli Manavgatlı Kayaoğlu Emlak İnşaat Otomotiv Şirketler sahibi iş insanı Sayın Mevlüt Kaya adına görüş yapıyor. Konya Bozkurt. Kemal Enes Önder Kumluca Demirspor Kulübü adına görüş yapıyor. Antalya Kastaklar'da bekliyor Hasan Cengiz. Güreş sanki puanlamaya doğru evrilecek gibi. Biraz uzayabilir. Fizik Çünkü olarak da iki denk baş pehlivan. Risk almıyorlar, ikisine bakıyorum. Bir ara göğüs çabrasından budamaya gitmek istedi ama sonuç alamadı. Sayın Enver Afurkan adına görüş yapıyor. Tekte aldı Hasan Cengiz. Kontra bir kas kanadı ya da keçi dikmesi gelebilir mi? Kürşat Şevki Korkmaz o açıyı yakaladı. Değerli güreş severler. İpleri de aldı Hasan Cengiz. Dış kasnakta. İpler de çok güçlü. Yan kazıkta ipleri yakaladı, bakın. Yan kazığı da aldı. Hasan Cengiz o iplerde çok güçlü. Yan kazık yan paçaya doğru hamlesi söz konusu. Dış kasnağa doğru yöneldi. İpleri bir kere gevşetti artık oradan. Tek aldı. Bir anda açık düşürebilirdi. Sarmayı taktı. Bir gerdanlamadan her an yeniş çıkabilir değerli güreş severler. Kıleyle zorluyor. Gerdanlamada. Kılede. Sağdan sarma. Sağdan kıle. Toparlanmak istedi. Toparlandı. Vay vay vay. Futbol tabiriyle top çizgiden çıktı. Mithat Dim. Evet. Ne diyorsun? Direkten mi döndü diyelim, çizgiden mi döndü? Vallahi yani bu sağdan sarma, sağdan kıleden oradan dönmek ancak Hasan Cengiz kalibresinde bir baş pehlivanın yapabileceği meziyetti. Yine ipleri aldı. Sol eli iplerde. Bu kez sağ eli kasnakta, paçada. Yine bir tırpan açık düşürebilir. İç kazık, ters paçada. Kürşat Şevki Korkmaz. Bakalım bu fırsatı da mı kaçıracak? Çeyrek finale doğru adım adım güreşiyor ve Kürşat Şevki Korkmaz az önce kaçırmış olduğu fırsatı bu kez o şansı vermedi Mithat Dim. Şansı vermedi. İkisini de tebrik ediyorum. Çok Hakikaten, güzel. hakikaten. Son 5 dakikası çok heyecanlı olarak geçti. Arka arkaya, ardı ardına oyunlar söz konusuydu. Kürşat Şevki Korkmaz vazgeçmedi. Galip geleceğine inandı sanırım o ilk andaki pozisyonda. Aslında ikisi de vazgeçmedi. Ama daha inatçı olan Kürşat Şevki Korkmaz'dı bugün. Evet değerli güreş severler, çeyrek finalistler belli oldu. Hemen anons etmek istiyorum. Mustafa Batu, Kürşat Şevki Korkmaz, Yusufcan Zeybek, İsmail Koç, Serdar Yıldırım, Orhan Okulu, Enes Doğan ve İsmail Balaban. Çok kısa bir reklam arası veriyoruz. Sadece 1,5 dakika. Çok kısa bir reklam arasından sonra tekrar Antalya Serik Kadriye Er Meydanı'nda birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Antalya Kumluca. Serik Sanayisi'nden Sayın Osman Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlik'ten. Kubo'yu bilir misiniz? Ne dedi ki bu? Dedim Kubo. Ne ki bu Kubo? Boya bu Kubo. Nasıl bu Kubo? Kubo bu moda. İyi mi Kubo? Dokun Kubo. Ne yapar Kubo? Yeniler Kubo. Bu da mı Kubo? Bu da bir Kubo. Bu da mı Kubo? Bu da Kubo. Yeni mi Kubo? Yo, 16 yıldır milyonlarca duvarda.
Yıllardır her tarza uygun zengin renk seçenekleriyle milyonların tercihi Kubo. Boya bu Kubo. Bizi izlemeye devam edin. Allah derman versin. Yağda görevli olan yağcımız, başaltı pehlivanlarımıza lütfen yağ getirelim. Yağcılar. Baş pehlivanlar, baş pehlivanlarımız. Evet, Yusuf Can Zeybek geliyor Antalya'dan. Evet değerli güreş severler. Antalya Seriker Meydanı'nda baş pehlivanlar çeyrek final kurallarını çekiyorlar. İlk kurasını Yusuf Can Zeybek çekiyor. Yusuf Can Zeybek 1 numara. Yusuf Can Zeybek 1 numara. Tanınmaz sahibi iş adamı Sayın Süleyman Alkan Bey adına güreş yapıyor. Erkan Taş, Sinop Burak. Orhan Okulu geliyor Antalya'dan. BCM Osmanlılar Spor. Orhan Okulu kurasını çekiyor. Mehmet Osmanlılar adına güreş yapıyor. Yine bugün burada her meydanlarının altın kemerli başkanı, Peygamber'in abisi, eski belediye başkanı Sayın Yusuf Becek adına güreş yapıyor. Hasan Güzeller, Antalya. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Orhan Okulu burada 6 numara. Orhan Okulu 6 numara çekti değerli güreş severler. Mustafa Batu geliyor. Mustafa Batu 8 numara. Daha henüz eşleşme yok. Enes Doğan Yusuf Can Zeybek değerli güreş severler. Enes Doğan Yusuf Can Zeybek eşleşmesi. Bakalım İsmail Koç. İsmail Koç 4 numara. 4 numara İsmail Koç. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Serik Ünlü İş Adamı, Üçkan İnşaatlar sahibi, manevi abisi Sayın Süleyman Kalmaz adına güreş yapıyor. Yaşar Şan, Antalya Serik. Kürşat Korkmaz 5 numara. Kürşat Şevki Korkmaz 5 numara Orhan Okulu ile eşleşti değerli güreş severler. Orhan Okulu Kürşat Şevki Korkmaz eşleşmesi. Sayın Mehmet Osmanlılar adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Serdar Yıldırım 3 numara. 3 numara Serdar Yıldırım. Rakibi İsmail Koç. Yusuf Can Zeybek, Enes Doğan, Serdar Yıldırım, İsmail Koç, Kürşat Şevki Korkmaz, Orhan Okulu ve İsmail Balaban. Rakibi Mustafa Batu. Eşleşmeler bu şekilde değerli güreş severler. Taceddin Arslan'ın mahkumu Yılmaz Arslan adına güreş yapıyor. Kerem Kahya Karamüsel. Tekrar ediyorum. Yusuf Can Zeybek, Enes Doğan'la, Serdar Yıldırım, İsmail Koç'la, Kürşat Şevki Korkmaz, Orhan Okulu'yla İsmail Balaban, Mustafa Batu'yla kapışacak çeyrek finalde. Tufan Güzel Antalya. Antalya Serik Belediye Başkanımız, güreşlerin tertip ve komite başkanı Sayın Enver Yapıtkan adına güreş yapıyor. Bugün burada Antalya Deli Demir Otomotivleri Yönetim Kurulu Başkanımız, Antalya Serik Güreşleri Güreş Ağamız Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. İlhan Kırmızıkan, Serik Deniztepesi. Yine İlhan Kırmızıkan baş altında birinci olduğu takdirde Konya Beyşehir Vedat Çanal'dan 30.000 lira ödül vardır. Arz olsun.
Sayın Yusuf Recep adına güreş yapıyor. Gürkan Balcı, Antalya, Kemer. Allah Allah, illallah, Muhammed Resulullah. Başaltı pehlivanlarımız. Evet, başaltı çeyrek final salınımı başladı. Şimdi de baş pehlivanlar dizilecekler. Evet, başaltı pehlivanımız Yaşar Şan, kürsü gördüğü takdirde Asım Süleyman Kanmaz tarafından 10.000 TL teberrü verilecektir. İlgi ve bilgilerinize arz olun. Evet, baş pehlivanlarımızın çeyrek final kuralları şu şekildedir. Yusufcan Zeybek, Enes Doğan ile Serdar Yıldırım, İsmail Koç ile Kürşat Şevki Korkmaz, Orhan Okulu ile İsmail Balaban, Mustafa Batu ile güreşecek. Bu arada değerli güreş severler, önümüzdeki hafta Kocaeli Derince İshakçılar Er Meydanı'nda olacağız. 29 Ekim'de de Hatay Yayla'da aba güreşleri Geleneksel Güreşler Federasyonu faaliyet çerçevesinde tertip edilecek. Sayın Başkan Vekilimiz Şahin Opur hem aba güreşi, hem şalvar, hem kısa şalvar, hem aşırtmalı, hem de kara kucak bu yıl altın çağını yaşıyor. Önümüzdeki yılda inşallah bu yükseliş trendi devam edecek. Evet, yazdır arkadaşlar. İlk iki boyunda puanlama saati. Evet, baş pehlivanlarımız yağlanıyorlar. Birazdan çeyrek final salınımı başlayacak. Çeyrek final heyecanı. Güreşin kalbi Ekin Türk TV ekranlarında değerli güreş severler.
başımızın öz evladı. O bölgelerde de kara kucak meşhurdur. Doğru mu Sayın Kaymakamım? Sayın Kaymakamım da bu er meydanlarında çok zaman güreşler tuttu. Ataspor güreşi çok seviyorum. Bu alanda Silivrimizin çok değerli kaymakamı Sayın Kemal Şahin'e şöyle kocaman bir alkış istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli güreşseverler, kıymetli konuklarımız, Yörükler Ovası, Pehlivanlar Diyarı, Serik Er Meydanı'nda baş pehlivanlık boyunda çeyrek final. Ustalarımdan aldığım bu ödülü tipini görmediğim sulara salamam. Ben de şöyle baş pehlivanlarımıza coşkulu bir alkış almadan baş pehlivanlarımızı salamatlayalım. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada güreşlerimizin güreş ağası Veli Demir Otomotiv Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. 2023 yılı Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl baş pehlivanı Yusuf Kağan Zeybek Antalya Burası. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal'ın pehlivanı. Bugün burada Antalya Film'de faaliyet gösteren Erdoğan İnşaatları Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Emrah Erdoğan adına güreş yapıyor. 2023 yılı Tarihi Kırkpınar Başaltı Şampiyonu Er Meydanları'nın çiçeği burnunda baş pehlivanı Enes Doğan Antalya Elmalı Yuva. Antalya Gazipaşa güreşlerimizin güreş ağası. Yanık hazır betonlarının sahibi iş adamı namıyla maruf Yanık Ramazan Yıldırım adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya döşeme altında faaliyet gösteren DM Mimarlık Mimar Emre Afacan Mimar Bilal Kıvrak adına güreş yapıyor. 2021 yılı Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivan finalisti İsmail Koç Konya Beşik. Sakarya Akyazı Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan adına güreş yapıyor. Serdar Yıldırım Sakarya. MCM Özparlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar'ın pehlivanı. Bugün burada eski Belek Belediye Başkanımız Efsane Başkan Sayın Yusuf Mecek adına güreş yapıyor. Mehmet Özparlar'ın göz beleği Kürşat Şevki Korkmaz Antalya
giriş yapıyor. Mustafa Batu, Antalya Onamışlar. Evet, saygıdeğer güreş severler, değerli konuklarımız, baş pehlivanlık çeyrek finalde. Hadi baş pehlivanlarımıza o güzel ellerimize bir alkış yapalım. Onlara bir moral verelim çeyrek final öncesi. Özü, sözü bir milletiz biz. Ta ezelden hür bir milletiz biz. Evet, ezan-ı Muhammedi okunuyor. Güreşleri durduralım lütfen. Baş pehlivanlarımız buyurun oturun. Evet değerli güreşseverler, yine Antalya halinde faaliyet gösteren 66 oğlu Kayalar Komisyon sahibi genç iş adamı Sayın Kerim Kaya ve yine çok değerli eşi Sayın Ciller Kaya. Her meydanımıza teşvik serdik. Kendilerine komitemizin hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, baş pehlivan Hüseyin Demir, çok acele protokol tribününe geliniz. Baş pehlivanımız Hüseyin Demir. Evet, yine Yalçınlar İnşaat sahibi, iş adamı Sayın Münir Yalçın. Her meydanımıza teşekkürlerdir. Baş pehlivan Hasan Zeybek, baş pehlivan Hüseyin Demir. Evet değerli güreşseverler, baş pehlivan olmak ayrı bir mesele. Baş pehlivanlıkta güreş tutmak daha ayrı bir mesele. Gerçekten bu kolay iş değil. Bunun zorluğunu hemen karşındaki pehlivanların çok değerli eşleri, çok değerli aileleri iyi biliyorlar. Bu anlamda her meydanında güreş tutan pehlivanlarımızın çok kıymetli ailelerine, eşlerine kocaman bir alkış istiyorum, alkış. Ve yine aktif sporuna, aktif güreş hayatlarına bugün bu her meydanında nokta koyan ama güreşe olan hizmetlerine ölene kadar Allah'ın izniyle hizmet edeceğiz diyen Aslı Nesli serimizin öz evladı Sirikli baş pehlivanımız Hüseyin Demir'e ve yine Balıkesir Bandırmalı baş pehlivanımız Sayın Hasan Zeybek'e, güreşlerimizin tertip komite başkanı aynı zamanda Sirik Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan, yine Aslı Nesli serimizin öz evladı Sirik güreşleri güreş ağabey Sayın Belediye'miz özel olarak baş pehlivanlarımıza hediye takdim edecekler. Evet, hediyeleri de alalım lütfen. Emir hocam bir es ver. Allah Allah! İllallah! Muhammedun Resulullah! Baş pehlivanlarımıza çeyrek finalde. Hadi aziz seyirci, hep birlikte alkışlarla diyelim maşallah. Allah pehlivan versin. Evet değerli güreş severler, Allah Allah nidaları bir kez daha yükseldi. Çeyrek final özelinde baş pehlivanlarımız için. Şu anda da huzur peşlemindeler baş pehlivanlarımız. Ayak, selamattan manzara, kalk bacana, her meydanında yerlerin alsınlar. Hadi aslanlar, kaz koparan ayak koyun. Evet, Sirik Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan bugün güreş hayatına nokta koyan baş pehlivanı Hüseyin Demir'e özel olarak plaket takdim ediyorlar. Bu
alkışlıyoruz. Yıllarca atasporumuz güreşi pehlivan olarak bu er meydanlarında temsil eden serimizin gururu Hüseyin Demir'e aktif spor hayatından sonraki hayatından başarılar diliyoruz. Yine Minyatür Kismet takdimi olan değerli başkanım Sayın Enver Akut'tan ve yine baş pehlivanımız Hasan Zeybe'ye, Sirik Belediye Başkanımız Sayın Enver Akut'tan ve yine Veli Demir Otomotiv Limited şirketleri sahibi Sirik Güreşleri Güreş ağamız Sayın Veli Demir özel olarak özel bir saat yaptırmışlar. Zamanın ne kadar değerli olduğunu bizlere tekrar evet bu güzel tabloyu da coşkuyla alkışlıyoruz. Yardağımız Sayın Veli Demir'e pehlivanlarımıza göstermiş olduğu ilgi alakasından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Yine Sayın Belediye Başkanımız Sayın Enver Akut'tan baş pehlivan Hasan Zeybe'ye kalan hayatında güreşe hizmet edecek olan baş pehlivan Hasan Zeybe'ye başarılar diliyoruz. Yine baş pehlivanımız Hasan Zeybe'ye güreş ağamız Sayın Veli Demir özel olarak hazırlattığı güzel bir saat yine baş pehlivan Hüseyin Demir'e Büyük Orta'da güreş yapacak pehlivanlarımız çok acele kentli hakimine gelerek kuralları çekeceklerdir. Büyük Ortalar çok acele kentli hakimine gelmiş. Bir adet Isuzu otobüs anahtarı kaybolmuştur. Bulanların insanlık davetine kule hakemliğine getirmesi önemli rica olunur. evet yine Asrı'sı serimizin özürleri Sındırgı'da ikamet eden emekli imamımız Bekir Aydan ekranları başında bizlerle birlikte dualarıyla pehlivanlarımıza başarılar diliyor. Biz de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet yine Manavgat Spor As Başkanımız Sayın Anılan er meydanımıza teşekkür etmişlerdir. Büyük Orta'da yarı final güreşi yapacak pehlivanlar çok acele kentli hakimine gelerek Çeyrek final mücadeleleri başladı. Bu turun en sert kapışmalarından biri olacak hiç kuşkusuz. Geçen sene bu sezonda bu tarihte Antalya Aksu'da Serdar Yıldırım İsmail Koç'u mağlup etmişti. O güreşin rövanşı şu anda değerli güreş severler. Sol alt kadrajda İsmail Koç ve Serdar Yıldırım. Sol üst kadrajda İsmail Balaban, Mustafa Batu sağ üst kadrajda. Kürşat Çekti Korkmaz, Orhan Okulu sağ alt kadrajda. Yusuf Can Zeybek, Enes Doğan kapışması. Meydanımıza teşekkür etmişlerdir. Kendilerine komik bir hoş geldiniz diyoruz. Evet davulcular, değerli güreş severler, değerli Sirikliler, şu an er meydanımızda güreş tutan baş pehlivanlarımıza hemen ceplerimizdeki akıllı telefonları çıkarıp ışıklarını yakıyoruz ve güzel bir ambiyans oluşturuyoruz. Evet, tüm tribünlerden istirham ediyorum. Telefonlarımızın ışıklarını yakalım. Evet Berter vur. Çeyrek final özelinde siz çok değerli güreş severlerimiz ne düşünüyorsunuz? Kimler
yarı finale kalır. Yorumlarınızı, mesajlarınızı Güreşin Kalbi Ekin Türk TV ekranlarına yollayın. Facebook adresinde biz de yer verelim. Kimler yarı finale kalır, kimler podyuma çıkar? Ferhat Karaboğa, İsmail Balaban demiş. Akıllı telefonlarının ışıklarını yakmaya davet ediyoruz. Kocaeli Kartepe Amatör Sporlar Kulübü Başkanı Mevlüt Avra iyi yayınlar diliyor. Kocaeli Kartepe'ye kucak dolusu sevgiler. Önümüzdeki hafta Kocaeli Derince İshakçılar Er Meydanı'nda olacağız değerli güreş severler. Gürbüz Gökçe adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Bu arada Ali Kumbul Gayrimenkulleri çok değerli büyüğüm Antalya Kumluca'dan Sait Öztürk iyi yayınlar diliyor. Can Ergen İstanbul Bir güreş aşığı, her türlü güreşin yanında. Yağlı güreş, minder güreşi, deve güreşi, boğa güreşi ciddi manada destekliyor. Şevki Cansu, İsmail Koç, Mustafa Batu Orhan Okulu, Yusuf Can Zebek benim dörtlüm demiş. Şaban Kızıldağ, Mustafa Batu Orhan Okulu, İsmail Koç, Yusuf Can Zeybek demiş. Yani Şevki Cansu'yla hemen tıpatıp aynısı. Yine bugün burada Murat Çetin, Orhan Okulu, Enes Doğan, Serdar Yıldırım demiş. Diğer yarı finalisti öngörüste bulunamamış. Ali Kumbul adına güreş yapıyor. Ebu Faruk Çakır Korkuteli Küçükköy. Muğla Seydi Kemer Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdenizli adına Ferhat Karaboğa ismi İzmir'den selamlar, iyi yayınlar diliyor. Seyir güreşlerimizin güreş ağası. Evet değerli güreş severler, çok sert bir elense sol alt kadrajda İsmail Koç'tan Serdar Yıldırım'a karşılıklı elenseler. Muğla Seydi Kemer. Ayak boyu final müsabakasını Antalya bölgesi hakemlerimizden eski şampiyon Mustafa Eren Hocam yönetecektir. İlgi ve bilgilerinize arz olun. Tekrar ediyorum, Güreşin Kalbi Ekin Türk TV ekranlarında baş pehlivanların çeyrek final mücadelelerinde yarı finale, podyuma kim ya da kimler kalır? Soru bu. Yorumlarınızı Güreşin Kalbi Ekin Türk TV ekranlarına yollayabilirsiniz. Buradan yer vermeye gayret edeceğim değerli güreş severler. Vallahi canımız alamaz. Hakkımı helal etmem. Sayın seyircilerimiz alkış yapmazsanız Şevki Cansu, Recep Hocam artık bu kanalda mı takip edeceğiz? Evet, artık bu kanaldayız. Güreşin Kalbi olarak Ekin Türk TV ekranlarında olacağız. Bundan sonra soluksuz bir şekilde dün olduğu gibi bugün de yarın da Ataspor'umuza hizmet etmeye devam edeceğiz. Faruk Erkan, İsmail Balaban, Orhan Okulu final yapar demiş. Mahir Andıç, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek, İsmail Koç benim yarı finalistlerim demiş. Bu arada 29 Ekim'de Hatay'da Atasporumuz güreşlerin atası aba güreşleri Hatay Yaylada Er Meydanı'nda olacak 29 Ekim değerli güreş severler. Bu müjdeyi haftalardır anons ediyoruz. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Opur özellikle kara kucak, kısa şalvar, aşırtmalı, aba hepsinde adeta bir çağ atlattı. Bu arada sol alt kadrajda İsmail Koç'un baskısı söz konusuydu. Ama hemen durdurdu Osman Yasak ve bir numaralı çayır hakemi Kahraman Şişman. Necati Akkanat iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum değerli büyüme. Zirve Peyzaj Yönetim Kurulu Başkanı Necati Akkanat. Ali Coşkun, Serdar Yıldırım, İsmail Koç'u yenerse hemen tekrarını Er Meydanı Yiğitler sosyal medya portalında izleyebilirsiniz demiş. Aynı çalışmayı Güreşin Hakkını Verenler sosyal medya portalı yöneticisi Salih Kaya da yapmakta. O da aramızda sanırım. Destekleri, mesajlarını bekliyoruz. Bekir Kole
Artık Ekin Türk TV'deyiz. Güreşin kalbi Ekin Türk TV. Bekir Kole. Samet Altuntaş seninle izlemiş. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Hep birlikteyiz güreş camiası olarak. Kim hizmet ediyorsa hepsinden Allah razı olsun. Biz asla kimseyle rekabet içerisinde değiliz. Bu arada İsmail Balaban çift aldı. Sol üst kadrajda. İsmail Koç'un baskısı söz konusu. Murat Çetin, İsmail Balaban çok yoruldu, Mustafa Batu yenebilir demiş. Bence doğru bir öngörü. Hakikaten çok yoruldu. Yani öyle böyle değil. Mustafa Doğan Özkaya ile mücadele etmek. 1,5 saatten fazla kapışma yaptılar. Güreşseverler, Ataspor yağlı güreşimizin olmazsa olmazı ağırlık öğemizi gerçekleştiriyoruz. Ağırlık ihalemize katılmak üzere Antalya'mızın cennet ilçesi Bebek'te faaliyet gösteren Ekşioğlu İnşaatlar Yönetim Kurulu Başkanı 661. tarihi en balı güreşleri güreş ağımız Sayın Galipcan Ekşioğlu ağırlık ihalesine katılmak üzere meydanına... Ali Gürbüz yok mu demiş. Evet, gün boyu söyledik. Bu arada İsmail Balaban kündeye dolandı. Ali Gürbüz sakatlığından dolayı dün ve bugün Çayırlar'da yok. Önümüzdeki hafta Kocaeli Derince İshakçılar meydanında olabilir. Bu arada İsmail Koç bir kez daha bastırdı sol alt kadrajda. Serdar Yıldırım'ı. Sadullah Tüllüce, Kürşat Korkmaz bu sene çok gelişme gösteren pehlivanlardan birisi kesinlikle. Seneye Kürşat Şevki Korkmaz bambaşka bir seviyede olacak. Bekir Kole ön yargın bizi üzüyor. Açık söyleyeyim. Bu arada Mustafa Batu sol üst kadrajda bir günde arayışında toparlandı İsmail Balaban. Daha henüz yarı finale adını yazdıran bir baş pehlivan yok değerli güreş severler. Yorumlarınızı Ekin Türk TV, Güreşin Kalbi Ekin Türk TV sosyal medya portalına yollayın. Yarı finale kim ya da kimler kalır? Harun Bulut, Kürşat son zamanlarda en istekli baş pehlivanlardan biri. Kesinlikle öyle. Asla tesadüf değil. Sol üst kadrajda, dış kasnakta İsmail Balaban. Kürşat Şevki Korkmaz, Orhan Okullu sağ üst kadrajda. Budadığı yere düştü. Orhan Okul'da bir sakatlık mı söz konusu? Hayır, içeri gelecek. İsmail Balaban dış kasnakta. Künde arayışı içerisinde. Bir künde kılçık mı? Mustafa Batu risk almadı değerli güreş severler. Enver Türkoğlu sen neredesin, biz oradayız demiş. İsmail Koç baş pehlivan olur demiş. Teşekkür ediyorum öncelikle Enver Türkoğlu. İsmail Koç güçlü fiziğiyle bakalım bir kez daha boyundan sıktığı gerekçesiyle mücadeleyi ayağa kaldırıyor. İki çayır hakemi de bu mücadeleyi yönetiyor. Yaşar Çemberlitaş, Orhan Okulu ve İsmail Balaban final yapar demiş. Bu arada Yusuf Can Zeybek sağ alt kadrajda Enes Doğan'ı bir ara iç paçaya yakaladı. Künde kılçıkta sağ alt kadrajda. Yusuf Can Zeybek iç paçaya doğru yönelirse adını yarı finale yazdıran ilk baş pehlivan olabilir değerli güreş severler. Dış kasnakta Enes Doğan. İkisi de dış kasnakta. Bakıyoruz payanda mı yaptı? Hayır. Devam diyor çayır hakemi. Sağ alt kadrajda her an bir yeniş çıkabilir değerli güreş severler. Paça paçaya gelirlerse erken davranan, dış çangalı deneyen hayır toparlandı kol bastığıyla. Enes Doğan bu kez bastırdı. Yusuf Can Zeybek'i. İsmail Koç'un baskısı sürüyor sol alt kadrajda Serdar Yıldırım'a. İsmail Çolak hak eden iyi olan kazansın demiş. Bu kadar. Hakikaten Soma'dan İsmail Çolak çok güzel bir yorum. Ama biraz daha güreşin içerisinde yorumlar bizleri çok daha mutlu eder. Siz çok değerli güreş severlerimizin hissiyatları, öngörüleri bizler için çok önemli. Burs verdiğini burada öğrendik.
Bu anlamda hayırın en güzeli gizli olandır. Veli Demir Ağa'ma kocaman bir alkış istiyorum, alkış. Ve Bu arada Enes Doğan Paşakazık'tan havalandırdı. almak üzere. Künde pozisyonuna bir kılçıksa alt kadrajda. Yusufcan Zeybek eğer sağ ayağını üzerine atarsa işte dediğim gibi yaptı. Evet, payandayı da yaptı. Yusufcan Zeybek adını yarı finale yazdıran ilk baş pehlivan oldu değerli güreş severler. Sağ ayağını üzerine atarsa payanda yapar dedim. Aynısını denedi çünkü çok meziyetli, çok yetenekli bir baş pehlivan. Koçumuz da geldi. Bu arada evet, Kürşat Şevki Korkmaz Orhan Okulu'yu mağlup ederek adını yarı finale yazdıran ikinci baş pehlivan oldu. Verenin alan elden hayırlıdır diyoruz. Ve 1 milyon lirayla ağırlık yarışını başlatıyoruz. Çayır'da iki mücadele kaldı. Evet. Sevgiler seyirlik değil ömürlük olsun. İsmail Koç, Serdar Yıldırım, İsmail Balaban, Mustafa Batu. Ataspor güreş çok seven bu er meydanlarında pehlivanlarımızın Baş pehlivanlık güreşlerinde Kürşat Şevki Korkmaz galip. Bugünün önemli bir galibiyetiydi. Bu arada dış kasnaktan İsmail Koç çok iyi yükleniyor. Alkışlarınızla protokolü uğurluyoruz. Buyurun Sayın Ağam. Evet. Bugün gerçekten bu yağma güreşimize Bu kez gerdanlamadan evet İsmail Koç sağdan yüklendi, soldan yüklendi. Geçen yıl Aksuer Meydanı'nda yapmış olduğu mücadelenin rövanşını almış oldu. İsmail Balaban bir bel kündesi atmak isterken Mustafa Batu'nun altında kaldı. O da adını yarı finale yazdırdı İsmail Koç'tan sonra. İsmail Koç, Yusufcan Zeybek, Kürşat Şevki Korkmaz ve Mustafa Batu. Güreşlerinde İsmail Koç galip. Evet. Baş pehlivanlık güreşlerinde Mustafa Batu galip. Değerli ağam, Sayın Veli Demir, başkanımıza teşekkür ediyorum diyor. 1 milyon 100 bin TL diyor. 1 milyon 100 bin TL. Ben hemen Belek'te faaliyet gösteren Ekşioğlu İnşaat'tan Yönetim Kurulu Başkanı 661. Tarihi Elmalı Güreşleri Güreş ağamız Sayın Galipcan Ekşioğlu'nun yanındayım. Evet, ben de çok değerli başkanımız Sayın Enver Afutkan'a teşekkür ediyorum diyor. 1 milyon 300 bin TL diyor, 300 bin. Ben hemen Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı birçok pehlivanımıza hamilelikler deyim yerindeyse babalıklar yapan Serik Güreşleri Güreş ağamız Sayın Veli Demir'in yanındayım. Veli Demir ağamda 1 milyon 500 bin TL, 500 bin TL. Evet, yine 661. Tarihi Elmalı Güreşleri Güreş ağamız Sayın Galipcan Ekşioğlu'nun yanındayım. 1 milyon 550 bin TL. Evet, Veli Demir ağamın yanındayım. Yağda görevli olan yağcımız, pehlivanlarımıza lütfen yağ getirelim. Evet, Yazgın Eminger, Galipcan adında geçen can gibi benim canımdır, beni zorluyor. Ama Allah'ın izniyle biz de bu güreş aşkı olduğu müddetçe güreşe harcamaya devam edeceğiz. 1 milyon 600 bin TL. Tekrar ediyorum. Mustafa Batu, Kürşat Şevki Korkmaz, Yusufcan Zeybek ve İsmail Koç yarı finalde değerli güreş severler. Bir güreş severimiz şunu söylemişti. İsmail Koç bugün baş pehlivan olur demişti. Küçük orada, küçük boy, yarı final. Yağda görevli olan yağcımız, çok öteli pehlivanlarımıza yağ getirelim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Bey pehlivanı. Selim Gündoğdu, Antalya. Şaşmaz odunculuk ve kömürcülüklerin sahibi iş adamı Sayın Ünal Şaşmaz adına güreş yapıyor. Alper Önal, Antalya Kemer. Senik Belediye Başkanımız Sayın Enver Serkan, pehlivanı. ikinci Antalya Varsak'tan selamlar, kolaylıklar demiş. Odunculuk ve kömürcülükler sahibi iş adamı Sayın Ünal Şaşmaz adına güreş yapıyor. Hasan Güler,
Almanya'dan İbrahim Yüksel. Yusufcan Zeybek diyorum demiş. Sayın Muhittin Böcek Bey pehlivanı. Emin Öztürk, İsmail Balaban. Başkanımız Finali İsmail ile Kürşat yapar demiş. İsmail Balaban mı, İsmail Koç mu? Antalya Korkuteli. Allah Allah. İllallah. Yiğit aslanlara alkışlarla diyelim maşallah. Ercan Korgun, sayenizde güreşe doyduk Ekin Türk TV demiş. Balıkesir'den Akın Akun, iyi yayınlar diliyor. Değerli büyüme kucak dolu sevgiler. Demirci Ümit'e. Balıkesir Gönen'de efsane işlere imza atıyorlar güreş anlamında. Benim Demir Kiloları Yönetim Kurulu Başkanı, Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş ağımız ve aynı zamanda Şaban Kızıldağ, benim tahminim 4'te 3'te kaldım demiş. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanım Sayın İbrahim Türkiş'in ligde her zaman maddi manevi yanımında hazırız diyen değerli ağam Sayın Gazi Paşa'dan selamlar demiş Tahir Özdemir. Acaba Alanya Gazi Paşa mı? Küçük orta büyük boy. Evet. Veli Demir ağımızda 1.700.000 TL. 1.700.000 TL. Hemen Gayrican Ekşioğlu ağımıza kulağımı verdim. Hocam bir saniye Esmer, bir dakika. Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Apurkan Bey pehlivanı. Aynı zamanda Haloğlu Köfte Restoranlar sahibi iş adamı Sayın İsmet Katlan'ın Bey'in pehlivanı. Mustafa Yadal Antalya Serik Kebis. Antalya Aksu Belediye Başkanımız Sayın Eczacı Ali Şahin Bey pehlivanı. Alt boylarda da kıran kırana mücadeleler var. Baş altında Zafer Korkmaz adına güreş yapıyor. Kerem Kahya, Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım ve Karamürsel Güreşleri ağamız Asmar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Taceddin Arslan adına güreşiyor. Kerem Kahya, Coşkun Şahin Bey'in pehlivanı. Murat Çetin, Recep abi sen nerede? İsen biz o kanaldayız demiş. Estağfurullah, biz güreşin hizmetkarıyız. Hangi kanal yayınlıyorsa tüm kanalları izleyebilirsiniz. Çünkü güreşe gelemeyen güreş severler o gün ne kadar büyük bir heyecanla güreşi izlemek için can attıklarını ben biliyorum. Ramazan Yıldız Çilenken, Antalya, Allah Allah, illallah, yiğit aslanlara alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet değerli güreş severler. Sinan Koç Bandırma'dan selamlar demiş. Burdur'dan Faruk Erkan, pehlivanlarımıza Allah güç kuvvet versin mesajını yollamış. Baş altında çeyrek final puanlamasını izliyorsunuz değerli güreş severler. Yenen adını yarı finale podyuma ayağını atmış olacak. Ekranın sağında Kocaeli Karamürsel Belediyesi başaltı pehlivanı Kerem Kahya. Değerli Serik Belediye Başkanım Sayın Enver Aputkara, çok teşekkür ediyorum. Cengiz Sivri, İsmail Balaban yenildi mi? Evet, İsmail Balaban Mustafa Batu'ya çeyrek finalde mağlup oldu. Çekiliyorum diyor. Biz de Gayrican Ekşioğlu'nu şöyle coşkuyla alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ağlı ihalesi bitmedi Vedat. Şu an tek rakibin sensin. Evet. Şevki Cansu, İsmail Koç puanlamaya kalmadığı sürece favorim demiş, doğru, katılıyorum. Bu arada baş altında hakikaten kor dişe diş bir mücadele var. Puan yok diyor çayır hakemi, 25 numaralı çayır hakemi Mehmet Sert. Eski başaltı pehlivanlarından benim de 30 yıllık dostum. Puan yok, çayırı içerine davet ediyor iki başaltı pehlivanını da. Evet. Veli Demir Otomotiv Filoları Yönetim Kurulu Başkanı Serik Güreşleri Güreş ağımız Sayın Veli Demir'de 1.777.000 TL'ye. Müthiş bir puanlama mücadelesi baş altında. İhale ediyorum 2. İhale ediyorum 3. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Manisa Kula'dan Tezcan Mobilya, Mustafa Ali Tezcan. Büyük ortalar, standart üzere. Değerli büyüme kucak dolusu sevgiler yolluyorum Mustafa Ali Tezcan'a. Geçen hafta Kula Er Meydanı'ndaydık. Sayın Hüseyin Tosun Belediye Başkanımız muazzam bir organizasyona imza atmıştı. Mustafa Ali Tezcan da, Tezcan Mobilya her zaman Ataspor'umuzun yanında. Sayın Hakan Çetin'i
Mustafa Ali Tezcan'a kucak dolu sevgiler Kula'ya. Kemerli güreş ağamız Sayın Hamdi Sarışehir. Ve yine güreşlerimizin tertip komite başkanı, aynı zamanda Seyit Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkalı, ağırlık turu Cemal Ata Mersin'den selamlar. İsmail Koçu parantez aç bugün özelinde demiş. Olabilir. Gün boyu zaten çok arzulu, çok istekli. Ataspor yağlı güreşimize enerji katan Baş altında çeyrek final puanlamasını izliyorsunuz. Kerem Kahya, Kocaeli Karamsel Belediyesi'nin başaltı pehlivanı ekranın sağında. Güreşler Federasyonu Başkanımız evet, yine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş. Ağlarımızla birlikte, Galip Can Ekşioğlu ağamızla birlikte bir ağırlık turu atacağız. Davulcular vur! Ali Erdoğan Muğla Fethiye'den selamlar demiş. İnşallah 12 Kasım'da Muğla Fethiye Meydanı'nda buluşmak ümidiyle diyelim. Ali Erdoğan. Evet, bir an beline girdi, kaçırdı Kerem Kahya. Karşılıklı ataklar, çift aldı, havalandırdı. Her an bastırabilir. Yine kaçırdı mı? Yine kaçırdı. Bir koltuk altı. Vay vay vay. Baş altında neler oluyor öyle, neler. Kerem Kahya mücadelesi, çeyrek final puanlama anı değerli güreş severler. İki başaltı pehlivanı da birbirini kaçırdılar. Kaçan kaçına, kaçıran kaçırana. Çok yoruldu iki başaltı pehlivanı da. Bir sarı kart söz konusu. Güreşe girmediği gerekçesiyle, su aldığı gerekçesiyle. Düzeltiyorum. Bu arada Adil Acar, değerli hocama kucak dolusu sevgiler İzmir'e, Menemen'e. Hakikaten bu başaltı pehlivanları arkada, Okan Aksoy Hoca çok heyecanlı. Geleceğin baş pehlivanları. Güreşin kalbi Ekin Türk TV ekranlarındasınız. Arkada fotoğrafı çeken Üzeyir abimiz Hasan Teker telefonla konuşuyor. Baş altındaki o kıran kırana mücadeleyi anlatıyor. Şerif Zurnacı Edirne'de selamlar demiş. Kucak dolu sevgiler değerli büyüme. Baş altında yarı finale kalma puanlama mücadelesi yarım saattir devam ediyor değerli güreş severler. Kasnak'ta bir anda tekte aldı. Beline girmek istiyor. Her an tam hakimiyet söz konusu mu? Evet. Kerem Kahya, Kocaeli Karamürsel Belediyesi'nin başaltı pehlivanı Kerem Kahya bu zorlu mücadelede kazanan taraf oldu ve adını yarı finale yazdırdı. Ama var ya, her ikisini de yürekten tebrik ediyorum. Gönülden tebrik ediyorum. Her şeylerin, ama her şeylerini ortaya koydular. Bugün Kerem Kahya, Kocaeli Karamsel güreşlerinin güreş ağası değerli büyüğümüz Taceddin Aslan adına da güreşti Çayır'da. Ahmet Gökoğlan, Yusufcan Zeybek, Kırkpınar'daki havasında demiş. Mehmet Balcı İzmir Narlıdere'den selamlar demiş. En önce bu saate kadar burada bu güreşlerimizi izlemeye devam eden o güzel aziz seyircimin ellerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun. En kıymetli şey zaman, bu zamanı bize ayırdığınız için. Öncelikle bakın Sayın Veli Demir çok özel açıklamalarda bulunuyor. Güreş ağamız. Razı olsun. Bin kere razı olsun. Üçüncü olarak Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı
Başkanım Sayın İbrahim Türkiş'e sonsuz teşekkür ederim. Buraya kadar geldi. Ağların ağası Kırkpınar ağam Sayın Seyfettin Selim'e binlerce kez teşekkür ederim. Elmalı Güreş ağam Sayın Hakan Çetin'e sonsuz teşekkür ederim. Her zaman yanımda bir can yoldaşım. Allah hepinizden razı olsun. Hamdi Sarıcı ağama çok teşekkür ederim. Protokolümüze AK Parti İl Başkanımız Sayın Ali Çetin Beyefendine, milletvekili abilerimize, özellikle Kemal Çelik milletvekilime Allah bin kere razı olsun. En önemlisi de bize bu fırsatı veren hem geçen sene hem bu sene Belediye Başkanımız Sayın Evvar Apurtkan Beyefendi'ye çok teşekkür ederim. Çünkü bize Allah bin kere razı olsun. Hiç ego yapmadı, geniş bir alan açtı. Dürüst, düzgün bir şey olursa Veli Bey buyur dedi, meydan senin. Ama dedi yanlışını görürsem kızarım dedi. Allah bin kere razı olsun ondan. Binlerce kez razı olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizin ellerinden, gözlerinden, yanaklarından öpüyorum. Binlerce kez Rabbim razı olsun hepinizden. Küçük orta büyük boy pehlivanlarının mücadelelerini izliyorsunuz. Birazdan da büyük orta pehlivanlarının yarı finali salınacak. Sayın Belediye Başkanımız Sayın Evvar Apurtkan Bey'i kafana davetimi arz ediyorum. Sayın Başkanım, milletvekilleri, Samet Neziha Aksoy Manisa Muradiye'den selamlar demiş. Ömer ağamız, Elmalı ağamız, sevgili güneş severler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Geçen yıl birincisini düzenlediğimiz Kadriye mahallemizde bu sahamızda birincisini düzenlediğimiz yağlı güreşlerimizde kardeşimiz Deli Demir gerçekten güreşe çok büyük katkıları olan hem maddi hem manevi katkıları olan geçen yıl ağırlığımızı almıştı. Orada şöyle bir ifadede bulmuş. Deli Demir gibi diğer ağalarımıza da güreşe katkı koyan, maddi manevi katkı koyan, büyük katkılar koyan bütün ağalarımıza teşekkür ediyorum. Bu güreşi yaşatmamız lazım. Değerli güreş severler, bir reklam arası veriyoruz. Daha sonra tekrar Antalya Serik Er Meydanı'nda birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Bunu hep birlikte götüreceğiz. O zaman demiştim ki Hazır mıyız 100 yılın kampanyasına? Ben hazırım, onlar da hazır herhalde. Ben çok Efendim, heyecanlıyım. 29 Ekim 1923'te Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk atamız bizlere bu cumhuriyeti hediye etti. Ekran altında görüyorsunuz. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Rakamı görebiliyor hiçbir kar beklemeden şu anda yeri de anlatacağım. 100. yıla özel tam 100.000 TL indirim yaptık. Hadi bakalım şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kafadan alır almaz 100 TL. 100.000 lira kârda. Evet. O kadar basit. Peki bu 100 yılın kampanyasını nerede yapıyoruz? Birinci etap projemizi Gelibolu'da bitirdik. Bakın 549.000 liradan, 529.000 liradan bölge bölge satışa sunduk. İkinci projemizdeyiz. Çanakkale Gelibolu. Evet biliyorsunuz Evet, 18 Mart 1915'te de Çanakkale'de atalarımız savaştı. Manevi değeri yüksek olan bir kent. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, Gelibolu'nun da Bolayır köyü. Şimdi benim anlatacağım yer denize sadece 1 kilometre mesafede. Çok iyi Yani ya. denize yürüyerek gidebiliyorsunuz. Mahalleye yani Bolayır'a yine aynı şekilde 1 kilometre mesafede. Yakın. Orada alışveriş merkezi var, okul var, kasabı var. Aradığınız her şey mevcut. İstanbul'dan Bolayır'a arazimizin başına kadar ortalama özel araçlarla 2 saatte gidiyoruz. Ekran arkasında sahilini görüyorsunuz Bolayır'ın. Görüntüleri görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir indirim yaptık. Karsız ulaştırıyoruz. Ekran altında telefon numaramız var. 549.000 lira yerine Cumhuriyetimizin 100. yılına özel şok kampanya 100.000 TL indirimle hiçbir kar gözetmeksizin herkes de bir yer sahibi olsun diye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 449.000 lira ve hatta tapu masrafı da almıyoruz. O da hediyemiz. Yani Çok güzel. orada şu anda bizim sevgili izleyenler 40 parselimiz var. 205 metrekareden
başlıyor. Şunu da hemen belirtiyorum. Yerlerimiz imarlı. %20 konut imarlı. Temelden 40 metrekare, 2,5 kat inşaat yapabilecekler. Üste çıktıkça Evet, genişliyor. evet. Şu anda ise ister bungalov ev, ister prefabrik, ister tin house, bunları da oraya koyabilirsiniz. Hobi bahçesi yapabilirsiniz. Hemen yanında Datça Gözdekent sitesi var, villaları var. Çok Yaklaşık 10-15 tane villa var. Ana yolun hemen kenarında. Otobana sadece 500 metre mesafede. Bak otobana, yani Avrupa otoyoluna 500 metre mesafede. Arazinin başına kadar arabadan inmeden gidebiliyorsunuz. Hani böyle gidip biz traktörle götürelim, uzak değil. Asfalt yolda hemen iniyoruz. Hemen yanında. Arsaya Yani asfalt yola cephe kıymetli izleyenler. Elektriği mevcut, suyu mevcut, kanalizasyon mevcut. Aradığınız her şey mevcut. Evet, bu da Cumhuriyetimizin 100. yılına özel şok bir kampanya. Bu kampanyayı biz de ilk defa yapıyoruz. Peki biz ne zaman gidebileceğiz oraya? 40 parselimiz var. Şu anda ekran altındaki numarayı arayanlar, rezervasyon yaptıranlar 1-0 önde. Onlar gittiği zaman zaten mutlaka beğeneceksiniz. Etrafı komple telle çevrili. Komple çevirdik. Yollara ayrılmış vaziyette. Yani taşlar döküldü. Denizini göreceksiniz. Bakın Saros Körfezi. Bir tarafında Saros Körfezi, bir tarafında deniz. Saros Körfezi'nde ben açıklamak istiyorum. Kendi kendine temizleme özelliğine sahip. Körfez pırıl pırıl. Biz bu hafta da gittik. İnsanlar yüzüyor. Sahili muhteşem, kumsalı muhteşem. Sadece gelin görün ve bu fırsatı değerlendirin. Orhan Bey'in de dediği gibi bugün aldığınız takdirde yarın 100.000 TL kârdasınız. Aynen. Ve bizim daha öncesinden verdiğimiz yerler o kadar değer kazandı ki bak %300, %400'ler kazandı. O kazançtan hariç hani derler ya, alırken kar etmek. İşte bu daha bundan güzel. Ücretsiz servisimiz var. Sizlerden ricamız. Şimdi hafta içi götürmeyeceğiz. Bunun kararını verdik. Çalışıyor insanlar çünkü. Şöyle hani ya gerçekten böyle hep birlikte gidelim. Kime niyet, kime kısmet olsun. Hani böyle önden ya yarın ben gideyim yok. Yarın götürmüyoruz. Normalde her gün servisimiz var. Biz bunu şöyle değerlendireceğiz. Cumartesi ve pazar olmak kaydıyla. Siz hangi gün müsaitseniz. Cumartesi ise şimdi ekran altındaki numaramız 0212 486 39 çift 0'ı arayın. İsminizi, soy isminizi belirtin. Beylikdüzü'ndeki ofisimizden servisimiz saat 11'de kalkıyor. Kahvaltımızı yapıyoruz. 2 saat gibi vakitte gidiyoruz. Sunumumuzu gerçekleştiriyoruz. Geliyoruz ofisimize, sözleşmemizi yapıyoruz. Yerinde görüyorlar. Yerinde görüyorlar ve yerinden sonra da hani biz diyoruz ya 1 kilometre. Arazimizin başından hemen sahile götürüyoruz. Sahili de gösteriyoruz. Yani bizim anlattığımız her şeyi orada görebileceksiniz. Etrafı komple çevrili. Elektrik, su, kanalizasyon bunların hepsi var. Bunlar çok önemli. Altyapı çok Ve önemli. otobana çok yakın. Olması Yani çok önemli. ya şöyle hani bir arabamız vardır, böyle arazilere girersin, araba zarar görür. Böyle bir endişe yok. Yani asfalt yol, otobandan çıkıyorsun, otobandan çıkar çıkmaz 500 metre ileride hemen arazimizi görüyorsunuz. Hemen arabacımızı park ediyoruz. İçeriye giriyoruz, sizlere gösteriyoruz. Yolları ayrılmış. Bu anlattığımız her şeyi orada göreceksiniz. Eğer ki çocuklarınızı düşünüyorsanız, geleceğinizi düşünüyorsanız, bu birikiminiz varsa hiç kaçırmayın diyorum. 100 yılın kampanyası iddia ediyorum. İstediğiniz yere sorun. Bu fiyata bulma şansınız sıfır. Açık söylüyorum 549 bin lira. Evet yani 549 bin lira değil, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar, 29 Ekim tarihine kadar geçerli 40 parselimiz var. Yani bugün aradınız, hafta sonu cumartesi pazar kaç kişi gelir bilmem. Kaç kişi gider, hani kime niyet, kalır kime mı, kısmet, kalmaz kime mı? nasip bilmem. Bugün o paraya bir yani kötü bir araba bile yok o paraya. Yok harbiden. Yani kötü bir araba bir bile telefon yok. şu anda 100 bin lira olmuş. Evet. Aynen Bir öyle. telefon Aynen 100 bin lira. Yani 4 tane telefon parasına sen Arsa. bunu yapacaksın. İkincisi gurbette olan bizi izleyenler. Belki o zamana kadar izin alıp gelemeyebilirsiniz. Gurbettekilerimiz de Gelibolu'nu çok severler. Hani o bölgeleri çok severler. İşte Ben Almanya'dan, gittim, gördüm, çok Fransa'dan, güzel ama. Hollanda'dan, işte Danimarka'dan, İsviçre'den, İsveç'ten bizleri izleyenler varsa mutlaka yakınlarınızla irtibata girin. Gelsinler, görsünler, vekaletinizi verin. Hemen tapunuzu sizin adınıza o vekaletle Gelibolu Tapu Dairesi'nde yaptıralım. Bu fırsatı kaçırmayın. Çünkü bir ay sonra yani bu 40 parsel bittikten sonra biz normal fiyatımıza bir şekilde döneceğiz artık. Bu sadece tekrar söylüyorum. Cihat Bayram kardeşimle benim bir projem oldu. Ya Cumhuriyet bize hediye edilmiş.
100. yılını kutluyoruz. Biz de dedik ki yani bu kampanyayı hediye edelim. Yani bunu yapalım dedik. Bu anlamda da Selahattin Bey kırmadı bizi. Önümüzü açtı. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum ben kendisine tekrardan. 0212 486 39 0 bizim numaramız. İnşallah. 100. yıla istinaden 100.000 TL indirim Ekin Gayrimenkul'den sizlere hediye. Güzel mi kampanya? Yani herkes çok güzel. bekliyordu. Beni Çok arayanlar oldu. 20-30'da ne olacak diye. Nasıl bir kampanya söylemedim. Herkes dedim ekran başına geçsin. Ben bunu orada anlatacağım. Yani bunun da sevinci içerisindeyim. Evet. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yani güzel bir fırsat, güzel bir kampanya. Yani burada 40 kişi, şu anda bizleri izleyen belki 10.000 kişi var, 100.000 kişi var. 100.000 kişi içinden, belki 1 milyon kişi var. Evet. Bu kadar kişi içinden 40 kişiye kişiye nasip olacak. Anladım. nasip olacak. Ama işte niyet hayır, akıbet hayır. Önce bir adım atmak Evet. lazım. Evet. Önce bir aramanız lazım. Toprak altındır Önce her zaman. tabii müsait olmanız lazım. Randevunuzu verin, asla vazgeçmeyin. Cumartesi ise cumartesi. Yani siz almazsanız öbürü alacak orayı. Öbürü almazsa öbürü alacak. Orası bitecek. Başka bir alternatif yok. Yani Çok yok. hiç kimse kimseye durduk yere 100.000 lira vermez. Ya biz de veremeyiz. Ama biz sadece aldığımız fiyata bu aya has böyle bir şey olsun dedik. Cumhuriyet'in 100. yılında. Çok güzel. Şu anda bizim yaptığımız size bir jest. Size bir hediye. Bu hediyeyi de değerlendirmek sizlerin elinde. 0212 Fırsatı kaçırmasınlar. 486 39 0. Bu proje, bu kampanya, servisimiz cumartesi ve pazar Pazar günü günleri, saat evet. 11'de Beylikdüzü'nden kalkacak. Yoğun bir şekilde gideceğiz. Dediğimiz gibi servislerimizle böyle kaliteli araçlarımızla güzel bir şekilde gidiyoruz. Onu da söyleyelim. Hiç Şimdi herkesin yorulmuyorsunuz. toplu gidiyor olması güzel. Güzel. O öyle bu böyle değil. Herkes kendi orada Evet, görecek. Havasını yapacak, Her şey gidecek, şeffaf. görecek, yerinde görecek. Doğru mu değil mi? Herkesin Kendi aynı anda gözleriyle. gitmesi çok Evet. güzel. Ya imarlı yerden bahsediyoruz. Bakın bütün konumlar var. Gelibolu merkeze çok yakın. Bolayır'ın içinde aradığınız her şey var. Denize yakın. Denize 1 kilometreye yürüyerek 5 dakikada denize in. Yürüyüş yap. Mesela ileride otoyola oraya yakın. villanı yaptın. Çoluk çocuk gittiniz hafta sonu oraya. Yani aracınızı çıkartmaya gerek yok oradan. Yürüyerek şortunla birlikte yavaş yavaş git. Ya bu fırsat kaçmaz. Tekrar söylüyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına istinaden manevi değeri yüksek olan bir bölgeden, Çanakkale'den. Çanakkale geçilmez. Kesinlikle. Evet. 18 Mart Çanakkale Zaferi biliyorsunuz 1915'te Çanakkale Gelibolu'da, Bolayır'da muhteşem konumda. Evet dediğim gibi hemen villaların yanı başında, etrafı çevrili, herkesin yeri belli. Ana yolun yanında, otobana 500 metre mesafede, denize 1 kilometre mesafede, İstanbul'a 2 saat mesafede. Bu kadar kolay. İstanbul'da bir yerden bir yere giderken trafik derdiyle uğraşıyorsun. iki Ama saat, buradan zaten. hiçbir trafiğin yok. Geçiyorsun abicim otobandan, yola çıkıyorsun, maksimum 2 saatte oradayız. Hemen tapu var. Tapu masrafı da bize ait. O da hediyemiz olsun. Mesela geldi, pazar günü beğendi. Pazartesi günü girişlerimizi yapıyoruz. Bu girişlerden sonra salı, çarşamba, perşembe o hafta içerisinde tapunuzu alıyorsunuz. Ondan sonra artık bungalov evinizi mi koyarsınız? Yaparsınız. Çoluk çocuk gidip hafta sonu tatil mi yaparsınız? Benim en büyük hayalim deniz kenarında bir yerimin Ya olması. yazın bir de şu da var. Arazinin başından denizi görüyorsun. Çok güzel. Yani hani bir engel yok. Orada arazide duruyorsun böyle. Oradan denizi görebiliyorsun. Aşağı indikçe yani sahile bizim hemen yanımızdaki yoldan sahile indikçe bir sürü villalar var. Yapılmaya başlandı. Tabii. Bitmiş oturanlar var. Yaz kış Bu da ne oturanlar demek? var. İleriye. İşte bir kafeterya yapmaya başlamışlar. Localar var. Yani burası yazın cıvıl cıvıl. Saros Körfezi çok önemli. Suyu pırıl pırıl, tertemiz bir denizde yüzeceksiniz. Bir yeriniz olsun, bir toprağınız olsun. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümüne özel bize hediye edilen Cumhuriyet'in karşılığında biz bunu yapmışız. Nedir ki bu? Yani 40 kişiye hiçbir kar gözetmeksizin 549 bin lira yerine 449 bin liraya biz bu parsellerimizi veriyoruz arkadaşlar. Cumartesi ve pazar günü servisimiz mevcut. Hemen şimdi arayın, geç kalmayın. Ona soruyum, buna soruyum demeyin. Başka söylüyorum bence yani. de. Gelin, Fazla kararınızı düşünmeyin bence. verin. Belki de bu hafta bitecek. Eyvah demeyin. Bu kampanya bir daha olmayacak. Bu da Cumhuriyetimizin hediye edilmesine istinaden. Evet, 100 yılın kampanyası dediğimiz kampanyamız işte buydu. Gelibolu'da imarlı 449 bin lira, 100 bin TL indirimli. Telefon numaramızı veriyorum. Aramak, takdir sizlerin. Adımı atın, gerisi bizden. 0212 486 39 0. 0212 486 39 0.
Bizi izlemeye devam edin. Karamürsel güreşleri güreş ağamız Sayın Taceddin Aslan'ın mahdumu Yılmaz Aslan adına güreş yapıyor. Kerem Kahya Karamürsel. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, geleceğin baş peygamberlerle beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet, minik bir boyunda derece giren pehlivanlar kürsüye. Evet değerli güreş severler, burası Antalya Serik Er Meydanı. Baş pehlivanların yarı final anı geldi çattı. Yusufcan Zeybek mi yoksa Kürşat Şevki Korkmaz mı? Mustafa Batu mu yoksa İsmail Koç mu? Biz sözü pehlivanlarımızın salınımı yapmak üzere cazgırlarımıza bırakıyoruz. Yarı final. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada güreşlerimizin üst üste 2 dönem güreş ağlarını alan Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl başpehlivanı, 2023 yılı Tarihi Kırkpınar başpehlivanı Yusufcan Zeybek, Antalya Dural'le. MCM Özparlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar'ın pehlivanı. Mehmet Özparlar'ın göz bebeği. Yine eski Belek Belediye Başkanımız Efsane Başkan Sayın Yusuf Mecek adına güreş yapıyor. Kürşat Şevki Korkmaz, Antalya Serik. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Çetin Madencilik, Çetin Mermerlerinin sahibi, tarihi Elmalı güreş ağamız Sayın Hakan Çetin adına güreş yapıyor. Mustafa Batu, Antalya Odabaşılar. Evet değerli güreşseverler, Antalya Gazi Paşa Yağlı Pehlivan güreşleri güreş ağımız. Aynı zamanda Evet değerli güreş severler, sahibi genç iş adamı namına maruf Yanık Sayın finale kim ya da kimler kalır? Yusufcan Zeybek mi, Kürşat Şevki Korkmaz mı? İsmail Koç mu, Mustafa Batu mu? Hadi bakalım. İş adamları Sayın Mimar Bilal Kıvrak, Mimar Sayın Emre Afacan adına güreşiyor. 2021 yılı Tarihi Kırkpınar baş pehlivan ikincisi İsmail Koç, Konya Beşik. Yarı final müsabakasını Antalya Silik Bölgesi hakemlerimizden eski şampiyon, Antalya Bölgesi hakemlerimizden eski şampiyon Adil Dede Hocam ve yine Antalya Silik Bölgesi hakemlerimizden yine eski şampiyon Ahmet Aslan Hocam yönetecektir. İlgi ve bilgilerinize arz olun. Küçük orta, büyük boyda puanlama saati. Allah Allah, illallah, Muhammed Resulullah, baş pehlivanlarımız. Durali Sabas. Recep Tosun Ustam siz neredesiniz? Biz oradayız demiş. Denizli Honaz'dan. Kucak dost sevgiler. Denizli'de biz denizleri ayrı severiz. Çok kıymetli yağ görevleri lütfen baş pehlivanlarımıza yağ verin. Yusuf Can ve Batu final yapar demiş Selçuk Çıpakoğlu. Arabayı İsmail Koç alır demiş Yüksel Bekmez. Bakalım bu öngörüleriniz yer bulacak mı değerli güreş severler? Ali Merkoz Manisa'dan, Çorum'dan Emin Camgöz iyi yayınlar diliyor. Çok kıymetli yağ görevlisi lütfen baş pehlivanlarımıza yağ verin. Yorumlarınızı, mesajlarınızı Ekin Türk TV sosyal medya portalına yollayabilirsiniz değerli güreş severler. An itibariyle güreşin kalbindesiniz değerli güreş severler. Bu arada çok değerli büyüğüm
Yalova, Altınova, Aslen Ayazmalı, Hasan Akkanat, hoş geldin değerli büyüğüm. Hoş bulduk Recep, siz de hoş geldiniz Antalya'ya. Teşekkür ederiz. Aslen Karamüselliyiz ama doğduğumuz değil, doyduğumuz yerdeyiz. Doyduğumuz topraklardayız. Evet, evet. Güzel anılarımız var. Evet, hiç kuşkusuz. Güzel dostlarımız var Evet. Recep Tosun. Ama gün sonunda yarı finalde geldiniz. İşlerinizin yoğunluğundan dolayı mı? İşlerim yoğundu. Bundan dolayı, Kusura evet. bakmayın, size daha önce de misafir etmek isterdim ama Estağfurullah, her zaman ediyorsun zaten. bu seferlik böyle oldu. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Kıran kırana mücadeleler var. Sayın Belediye Başkanımız Enfer Aputkan sizin çok yakından tanıdığınız dostunuz. Muazzam bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Onun özelinde neler söylemek istersin? Başkanım her zaman olduğu gibi, her alanda olduğu gibi güreşte de gerekli hassasiyeti gösterip Antalya'ya, seriye, hatta Türkiye'ye yakışır bir organizasyon yapmış. Buradan sadece tebrik etmek düşer bizlere. İnşallah bu güreşlerin bu sahalarda sürekliliğini arzu ediyoruz. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Enver Başkanım zaten gönüllerin başkanı. Evet. Benim telefonumda bir tane başkanım diye kayıtlıdır. O da kendisidir. Harika, çok güzel. Bir kere belediye başkanlığından önce çok güzel bir insan yani. Siz de tanımışsınızdır. Kesinlikle kendisini. misafirperverliği burada. Herkes ayakta karşıladı. Çok doğru, çok haklısınız. Yakından tanısanız daha da saygı duyacağınız bir Zaten eğitimcilerin geneli böyle, öyle değil mi? Tabii ki. Değerli üstadım. Kendisi hem öğretmen hem son 2 yıl 3 yıl önce tekrar bir üniversite bitirdiğini biliyorum. Dil, tarih kendi merağı vardı zaten. Bir de böyle bir üniversite bitirdi, son emeklilik üniversitesi diyelim. Evet. Teşekkür ediyorum bilgiler için, sağ ol, var ol değerli Ne Hasan demek? abim. Her zaman Antalya'ya bekliyoruz. Güreş haricinde de bekleriz Recep Tosun. İnşallah. Bu arada Sebahattin Erdoğan'ın sana çok selamı var. Buraya gelmeden önce birlikteydim. Hasan Akkanat selam. abime selamlarımı ilet Aleyküm mutlaka dedi. selam. Keşke o da aramızda olabilseydi ama demek ki şey yapmadı, denk gelmedi, gelemedi kendileri. Ben Evet. ona selamlarımı söylüyorum buradan. Ekin Türk TV bütün seyircisine Recep Tosun'u takip etmeye davet ediyorum. Eyvallah. Recep Tosun'un olduğu yerde heyecan var, güreş var, anlatım var. Eyvallah. Sayın seyirciler. Yüreğine sağlık. Değerli güreş severler, sadece şahsıma değil, Kocaeli'den, sadece Karamüselli değil, Kocaeli'nin herhangi bir ilçesinden bir pehlivanım ya da buraya geldim bir vatandaşım dediğinde Hasan Akkanat değerli büyüğüm kapısını açar, sofrasını açar, misafir eder. Yüreğine sağlık, gönlüne sağlık. Son sözlerini alalım. Baş pehlivanların yarı final mücadeleleri başlayacak. Elimizden geldiği kadar burada Karamürsel'e, Yalova'ya ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz ama herkese ulaşabiliyoruz mu, yetebiliyoruz mu onu da bilemiyorum. O biraz zor, imkansız da olsun. İmkansız ama Olsun. bütün oradaki dostlarımız, Akrabalarına. hatta Türkiye'nin her yerindeki bizi seyreden seyirciler burada bir Hasan Akkanat'ın olduğunu unutmasınlar. Harika. Teşekkür ediyorum. Sana Ben- başarılar dilerim. Çok hem teşekkür yeni ederim. kanalımda hem bu yayında görüşmek dileğiyle diyorum. İnşallah. Yüreğine sağlık. Sağ olasın. Evet değerli güreş severler. Baş pehlivanlık yarı final mücadeleleri başladı. İsmail Koç, Mustafa Batu mücadelesi, aynı anda da Kerem Kahya ve Muhammed Can Kuzey mücadelesi de aynı kadraja geldi. Özür diliyorum değerli güreş severler. Can Kuzey değil, evet. Kerem Kahya ile güreşen. Yaşar Şan olabilir. Kerem Kahya ile güreşen. İsmail Koç, Mustafa Batu mücadelesi. Kürşat Şefki Korkmaz ve Yusuf Can Zeybek mücadelesi de ekranlara gelecek.
Evet, şimdi bu zamanlar Evet, ikili ekranda şimdi ekranın solunda Yusufcan Zeybek, Kürşat Şevki Korkmaz, ekranın sağında Mustafa Batu İsmail Koç mücadelesi. İsmail Koç'un baskısı söz konusu. Mustafa Batu'ya sanırım Muğla Seydi Kemer 8. çayırında da kapışmışlardı. Evet, bir çarpışma söz konusu. İsmail Koç hemen. Önümüzdeki hafta Kocaeli Derince İshakçılar Er Meydanı'nda olacağız. Derince Belediye Başkanımız Sayın Zeki Aygülecek, değerli güreşseverler. Bu arada torunlarımla birlikte izliyorum demiş Mehmet Can. İsmail Metehan Selim ile birlikte demiş Mehmet Sakarya. Mehmet Sakarya Bursa Kestel'den bizleri izliyorlarmış. Selamlar. Pınarcık Süs Bitkileri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı. Bu arada eski şampiyonlarımızdan ve Karakucak'ta büyük bir yıldız adayı olan, bu arada İsmail Koç beline girdi, bastırdı. Karakucak'ta, Kısa Şalvar'da büyük bir yıldız adayı olma yolunda ilerleyen, ağır siklette de Taha Akgül'ün gelecekte veliahtı olarak gösterilen Paşa arayamadım. Az önce Ekin Türk TV'yi açtım. Pehlivanlarımızın yarı final mücadelelerini izliyorum. Tüm pehlivan kardeşlerime başarı dileklerinde bulunuyorum diyor. Paşa Ekrem Karabulut'un babası Hikmet Karabulut. Kucak dolu sevgiler yolluyoruz. Kendisini atasporumuza 4 oğlan evladı var. 3'ü pehlivan. Kendisi de eski pehlivan. Hikmet Karabulut'a kucak dolu sevgiler yolluyoruz. İnşallah evlatlarım bir gün baş pehlivan olur. Bir gün İstiklal Marşımızı, Ay Yıldızı, Al Bayrağımızı dalgalandırır. Yaşar Şan, Kerem Kahya az önce yarı finaldeki ekrana gelen güreşçiler, değerli güreşseverler. Kocaeli Karamsel Belediyesi'nin başaltı pehlivanı Kerem Kahya yarı finalde Yaşar Şan'la kapışıyor. O da kadraja geldiğinde anlatacağız. Necati Akarat iyi yayınlar diliyor değerli büyüğüm. Az önce biraderi Hasan Akkanat canlı yayın konuğumuzdu. İsmail Koç yine Yankazı Gampaça'dan yükleniyor Mustafa Batu'ya. Yarı final anındayız değerli güreşseverler. Güreşin kalbi Ekin Türk TV ekranlarında. Yorumlarınızı, mesajlarınızı yollayın. Kimler finale kalır? İsmail Koç mu, Mustafa Batu mu? Yusufcan Zeybek mi, Kürşat Şevki Korkmaz mı? Kim nasıl kazanır? Kim nasıl kaybeder?
yorumlarınızı, mesajlarınızı Güreşin Kalbi Ekin Türk TV ekranlarına yollayın. Sosyal medya adresine yollayın. Biz de oradan yer verelim. Hem sarmada hem de dış kasnak yan paçada ipleri de almış İsmail Koç. Bugün hakikaten finali çok ama çok arzuluyor. Bakalım bunu başarabilecek mi Mustafa Batu'yu? Mustafa Batu da yer güreşinde çok ama çok dirayetli bir başpehlivan. Başarılı pehlivanlarımızdan İlhan Kırmızıkan ve baş pehlivanlarımızdan Gülşah Şevki Korkmaz. Birinci olduğu takdirde Ferit Toptancı Halinoğlu 73 numaraların sahibi Sarmadan boşalttı sarmayı. ödül vardır. Pehlivanlarımıza önemli duyurulur. Evet, yine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet, yine Toskoparan boyu birincisi Sakarya Büyükşehir Belediye İsmail Koç tekrar dış kasnaktan sarmayla yaydırıyor. Hürriyet Tüfekçi yayınlar diliyor Köyceğiz'den. İşte bu görmüş olduğunuz sarmayı takabilirse merhum Toros Kaplanı Cengiz Elbiya'nın sarması. Ama tam olarak ayaklarını takamadı İsmail Koç. Genç iş adamı Sayın Recep Mutlu'yu er meydana davet var. Yorumlarınızı, mesajlarınızı Ekin Türk TV Facebook adresine yazabilirsiniz. Kimler finale çıkar değerli güreş severler? Zor bir soru, evet. Bunu ben de biliyorum ama öngörülerinizi merak ediyorum. Ekin Türk TV Facebook adresine yollayın. Bu arada dış kazıkta çok güçlü İsmail Koç, bakın. Mustafa Batu büyük bir sabırla, metanetle o açıda bekliyor. Bir güreş severimiz mesaj yollamıştı. İsmail Koç puanlamaya kalmazsa çoğunu yener demişti. Keçi dikmesine doğru yöneliyor İsmail Koç. Yine Toskoparan boyunda birinci ve ikinci pehlivanımıza Baş pehlivan birincisi 0 model bir elektrikli araç kazanacak. Dolayısıyla 1 milyonun üzerinde olan bu araç pehlivanımız için büyük bir kazanım olacak, baş pehlivan birincisi için. Mustafa Batu toparlanmak istiyor ama çok güçlü oralarda İsmail Koç. Bu arada ekranın sol kadrajında Yaşar Şan Kerem Kahya'yı sırt aşağı yenerek finale adını yazdırdı baş altında. Kerem Kahya podyumda 3. basamağında kaldı bugün için. Kocaeli Karamsel Belediyesi'nin başaltı pehlivanı. Ekranın solunda Yusuf Can Zeybek ve Kürşat Şevki Korkmaz mücadelesi daha çok stabil geçiyor. İsmail Koç ekranın sağında sarma mumrak isterken kaydı. Mücadele ayakta devam edecek. evet Sayın Servet Yıldız hocam Yorumlarınızı Güreşin Kalbi Ekin Türk TV'ye Facebook adresinde yer verin. evet yine Bizler de paylaşım yapalım. baş pehlivanımız Kürşat Korkmaz'a Evet. ikinci olduğu takdirde BCM Özbarlar Şirketler Grubu sahibi
Aynı zamanda MCM Özbanlar Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Özbanlar'dan 100.000 TL özel para ödülü gelmiştir. Değerli Mehmet Kürşat Şevki Korkmaz baş pehlivan olduğu takdirde sadece 0 kilometre bir araç değil, bir de 100.000 liralık özel ödülle kazanmış olacak. MCM Özparlar Spor Kulübü Başkanı, yani kulübünün başkanı Sayın Mehmet Özparlar bu anonsu yaptırdı. İsmail Koç, bu arada Yüksek Jeoloji Mühendisi Hakan Özel iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum değerli hocama. Mürsel Vural, İsmail Koç ve Yusuf Can Zeybek finalde buluşurlar demiş. Bakalım. Yusuf Can Zeybek, Kürşat Şevki Korkmaz'ı bastırdı. Daha doğrusu Yusuf Can Zeybek yer güreşini tercih ettiğinin öngörüsündeyim. Ben böyle düşünüyorum. Evet Sayın Emrah Kara, lütfen yanıma. Yeni Demir Otomotivleri Sorumlu Müdürü Sayın Emrah Kara, lütfen yanıma. Evet yine ayak boyunda birinci ve ikinci pehlivanımıza Ağımız Yeni Demir'den 2'şer bin TL özel para ödülü vardır. Yusuf Can Zeybek, Kürşat Şevki Korkmaz mücadelesi yerde devam ediyor. Mustafa Batu İsmail Koç mücadelesi de ayakta bu kez. Ama İsmail Koç o yıpratıcı mücadelesini yine sürdürüyor. Yine üçüncü Arda Özmutlu, ikinci Halil Ceylan, birinci Manavgat'ta ünlü iş adamı Kayaoğlu Emlak İnşaatları'nın sahibi Sayın Mevlüt Kaya'nın pehlivanı. Yine bugün burada Serikli iş adamı Sayın Recep Büyük de bizim pehlivanı. Osman Gökçe, Antalya Serik birinci. Yusuf Can Zeybek soldan kazıkla, sağdan paçayla yaydırıyor. İşte benim gün boyu bahsetmiş olduğum sağlı sollu hücumları, yaydırmaları ısrarlı bir şekilde sürüyor Yusuf Can Zeybek. Farkı bu. İsmail Koç paçalara uzandı. Ekranın sağında dış kasnakta Mustafa Batu. Evet, pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Serik Belediye Spor Kulübü As Başkanımız Sayın Güreşin kalbi Ekin Türk TV ekranlarında baş pehlivanlık yarı final mücadelesi. Burası Antalya Seri Kadriyer Meydanı. Ekranın sağında İsmail Koç'un hücumları, Mustafa Batu şu ana kadar bütün ataklarını savuşturdu ve ezanı Muhammediye okunuyor ve mücadeleler kaldığı yerden devam edecek birazdan. Evet, yine destek küçük boy birincisine ve ikincisine Serik Güreşleri Güreş Ağamız Sayın Veli Demir'den 3'er bin TL özel ödül vardır. Değerli ağamıza teşekkür ediyoruz. Sende var mı canlı yayın? Evet, Ekmel Mevzuşat sahibi Baş altında Yılmaz puanlama saati. pehlivanlarımızın madalyalarını takdim ettiler.
küçük orta, küçük orta, büyük boyda final güreş yapacak pehlivanlarımız seravatlanmak üzere çok acele er meydanına. Bu arada Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel er meydanda güreşen tüm pehlivan kardeşlerime başarı dileklerinde bulunurken yine çok değerli Kestelli, Alanya'da Kestelli Mehmet derler. Mehmet Boz abimiz yarı finalde güreşen tüm baş altı büyük orta pehlivanlarına başarı dileklerinde bulunuyor. Evet, yine Antalya halinde faaliyet gösteren 66 numarada faaliyet gösteren Kayalar Komisyonu sahibi genç iş insanı Sayın Kerim Kaya'dan baş pehlivan Yusuf Can Zebi 100.000 TL özel para ödülü gelmiştir. Arz olur yine. Evet, yine Pazarcılar Odası Başkanımız Sayın Mevlüt Akın'dan Yaşar Şap Pehlivan'a 5.000 TL özel ödül gelmiştir. Değerli Pazarcılar Odası Başkanımıza teşekkür ediyor. Pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz. Küçük orta, küçük boy, küçük orta, büyük boyda Evet, mücadeleler kaldığı yerden devam ediyor değerli güreş severler. almak üzere çok acele er meydanında yerleriniz alınız. Aziz Allah, şefaat eyle, ya Resulallah, güreşler devam edebilir. Evet, deste orta boyda madalya töreni. Yusuf Can Zeybek yine sağlı sollu kasnaklarla yıpratmak istiyor Kürşat Şevki Korkmaz'ı. İsmail Sait Işıklı. İkinci Caner Arslan. Birinci Ramazan Özen kürsüye. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere MCM Özparlar Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar'ı er meydana davetimi arz ediyorum. Paçadan çok güçlü yakaladı Kürşat Şevki Korkmaz. Evet, yine Yarı finale yakışır bir birinci ve mücadele söz konusu. Sevk güreşleri güreş ağımız Sayın Veli Demir'den 3'er bin TL özel para ödülleri vardır. Evet, tek başına
pehlivanlarımıza sahip çıkan, pehlivanlarımıza hamilik yapan MCM Özparlar Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar'a şöyle yürekten kocaman bir alkış istiyorum, alkış. Bursa Dürdane Köyü'nden Halil Doğru iyi yayınlar diliyor değerli büyüğüm. Teşekkür ediyoruz. Bu arada İsmail Koç yine hamle üstüne hamle. Evet, Deste Büyük Boyda Madalya Seremonisi 3. Samet Durmaz, 3. İsmail Şahin, 2. Mustafa Atılgan, 1. Silik'te faaliyet gösteren Pehlivan Motors'ların sahibi, genç iş adamı, eski pehlivan Enver Yörük'ün pehlivanı ve yine bugün burada güreşlerimizin tertip komite başkanı, aynı zamanda Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan'ın pehlivanı Mustafa Akman, Antalya Serik Ersin Dönderici Fethiye'den selamlar demiş. Favorim İsmail Koç demiş. Hocam bir saniye. Değerli güreşseverler, saygıdeğer konuklar, küçük orta, küçük boyda final. Şaşmaz odunculuk ve kömür... İsmail Koç'un da itiraz Gülgün adına güreş yapıyor. Erol Bursa... talebi söz konusu. Mustafa Batu aşağı yatmama konusunda Antalya bölgesi kuleyle Mustafa Koca hocam yapacaktır. istişareye gidiyor. pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Aslı Nesli serimizin öz evladı. AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Niyazi Alkan'ı her meydana daveti var. Kule iki baş pehlivanın da taleplerini dinliyorlar soğukkanlılıkla. Küçük orta, büyük boyda final. Antalya Serik Belediye Başkanımız, güreşlerimizin tertip ve komite başkanı Sayın Enver Aputkan'ın pehlivanı. Bugün burada Yusuf Can Zeybek ekranın solunda kasnak ve paçalardan dizleyerek tam bir yağlı güreş hücumunu kusursuz bir şekilde sergiliyor. Bakın elleri kasnakta, oradan dizliyor rakiplerinde. Evet, puanlama anonsu geldi değerli güreş severler. burada Sayhan Otoboyaların sahibi Bakalım şimdi neler yaşanacak. Sayın Öner Didar adına Çok net bir şekilde ifade edebilirim ki Mustafa Yanal, her iki yarı finalistlerde Kahyalar, rekabet özelinde %50-%50. İşte İsmail Koç'un mücadele yerde istemesi ve bir anda İsmail Koç'un evet toparlanması Mustafa Batu'nun. İsmail Koç yiğit aslanlara alkışlarla diyelim maşallah. işte itiraz buradaydı ama artık karşılık bulmadı. Puanlama anonsu geldi. Artık her şey puanlamada, pehlivanlarımız son sözlerini söyleyecekler. Pehlivanlar, antrenörlerimiz lütfen
Başpehlivanlarımızın başında bir kişi kalsın. Antalya Finike'den Salih Dönmez iyi yayınlar diliyor. Er meydanında görev olmayan siviller lütfen görevlerinin talimatına ve anonslar uyalım. Evet, bakalım Başında sadece bir kişi kalsın. Diğerleri lütfen er meydanında. kim finalist olacak? Yarı finali kimler bu eşikten geçecekler? Gün boyu yapmış oldukları mücadeleyi finalle kim taşlandıracak? 5000 TL ödül gelmişti. Teşekkür ediyoruz. Pehlivanımızın başarılarının devamı. Bu arada Salih Dönmez Hör Dübek Yaylası'ndan izliyoruz demiş. Güreşin kalbi Ekin Türk TV. Kucak dolu sevgiler Salih Dönmez'e. Furkan Topacan ile birlikte izliyormuş. Eri dayı. Onu da ekleyelim, unutmayalım. Gerçek bir güreş sever oldukları su götürmez bir gerçek. Evet, yağlanıyor. Yusufcan Zeybek. Evet davulcular. Pehlivanlarımıza önemli anonstur. Boylarında birinci ve ikinci olan pehlivanlarımıza ekstra özel ödüllerini Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoları, Serik güreşleri, güreş... Ferruh Özbayrak ile birlikte izliyormuş. Ramazan Seren değerli büyüme selamlar yolluyoruz. Evet, puanlama anı geldi çattı. Listesi elinde. Değerli ağama teslim edeceğiz. Değerli ağam sizlerin IBAN'larına paralarınızı yollayacak. Bu anlamda sizden şimdi evinize gidebilirsiniz. Değerli ağama teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Bender, bir saniye. Önemli anonstur. Lütfen sağ komiserlerimiz, İsmail Koç, Mustafa Batu lütfen puanlama mücadelesi başladı. görevlerin uyarılarına ve anonslara riayet edelim. Er meydanını boşaltalım. Evet değerli güreşlerler, yine şu an her meydanımızda Bakalım neler yaşanacak. Başpehlivan İsmail Koç birinci olduğu takdirde Antalya döşeme altında faaliyet gösteren diğer mimarlıkların sahipleri, iş insanları Mimar Sayın Bilal Kıvrak'tan, Mimar Sayın Emre Afacan'dan özel olarak 100.000 TL Evet. ödül gelmiştir. İsmail Koç'a BM Mimarlık'tan Bilal Kıvrak ve Emre Afacan 100.000 Türk lirasıyla ödüllendirecek İsmail Koç'u. Az önce kaçırdı İsmail Koç Mustafa Batu'yu. Belediyemizin yağ görevlisi lütfen çok acele er meydanındaki pehlivanlarımıza yağ verin. Antalya Toptancı Sebze Meyve Komisyoncusu. Kastaklara uzandı İsmail Koç. Kaslanı atlayarak geriye kurtardı Mustafa Batu. Muhammed Can Kuzay ve baş pehlivanımız Mustafa Batı'ya Bir anda üzerine atladı. Künde pozisyonda tek daldı İsmail Koç, havalandırdı. Sürüyor Mustafa Batu'yu, toparlandı. başarılarının devamını diliyor. Bu ikinci kez hataydı İsmail Koç'un Mustafa Batu'ya karşı.
Tek daldı Mustafa Batu. Bir kez daha yakaladı, yine kaçırdı. Bu kez tek daldı. Dış kasnakta kündeye doğru evrilebilecek mi? Dış kasnakta İsmail Koç. Adım adım finale doğru güreşiyor İsmail Koç. Gerdanlamada. Paçayı bırakmak istemiyor. Mustafa Batu dolandı, bastırdı. İlk finalist İsmail Koç oldu değerli güreş severler. İsmail Koç. Mustafa Batu'yu da tebrik ediyoruz. O da her şeyini ortaya koydu. Gün başından itibaren ama güçlü fiziğiyle İsmail Koç baskı üstüne baskı, atak üstüne atak güreşinin meyvesini aldı. Puanlamada 2 kez kaçırmış oldu. Mustafa Batu'yu en sonunda dış kasnaktan yakaladı, bastırdı ve net bir blokajla puanını aldı ve adını finale yazdıran ilk baş pehlivan oldu. Çayır'da tek bir mücadele kaldı. Yusufcan Zeybek ve Kürşat Şevki Korkmaz mücadelesi. Bu arada Halil İbrahim Çiçek Samsun Vezirköprü Kunduz güreşlerinin altın kemerli güreş ağası ve yine bu güreşleri koordine eden çok değerli Devrem Bayram Doğan meydanında güreşen tüm pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Ankara'dan izliyoruz demiş. Bayram Doğan'a bu yıl veda etti. Evet, bir pehlivan kaybetti ama iyi bir usta kazandı Bayram Doğan. Gelecek nesillerde güçlü ve kondisyonlu, yetenekli pehlivanları yetiştirme adına artık yeni bir misyonum var. Atasporumuz güreşe olan borcunu bu şekilde ödeyebilirsin ancak. Halil İbrahim Çiçek'e de Samsun Vezirköprü Kunduz güreşlerinin altın kemerli güreş ağasına da camiamız adına kucak dolu sevgiler yolluyoruz. Antalya Serik Meydanı'ndan. Evet, Alaaddin Usta Serkan. Atakları söz konusu. Her an ithar gelebilir. Evet. Bir ithar geldi. Kürşat Şevki Korkmaz'ın bir itharı var. Paçaya uzandı. Kürşat Şevki Korkmaz uzak kaldı. Kasnaklardan bir kez daha dizletti Yusufcan Zeybek. Müthiş bir yarı final mücadelesi. İsmail Koç'un rakibi bakalım kim olacak? Çift aldı, paçaya uzandı. Dış kasnakta Yusufcan Zeybek. Hemen paçasını kurtardı. Boyundurukla blokajladı. Karşıladı. Blokladı. Yusufcan Zeybek çok tempolu, çok konsantre. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda finale çıkmak istiyor. Yine kasnaklardan dizledi rakibi Kürşat Şevki Korkmaz'ı. Bir sağdan bir soldan, bir soldan bir sağdan, yan kazıgen paçadan. Vay vay vay. Bu adam inanılmaz.
Salih Kasnak'ta sol eli paçadan sağdan gösterip soldan yüklendi. Koltuk altından karşı tarafa aktardı. Puan alması yeterliyken sırt aşağı bir galibiyet söz konusu. Yusufcan Zeybek'ten bakın. Salih Kasnak'ta sol eliyle de bakın. Sol eli nereye gidiyor bakın. Sağ eli Kasnak'tayken sol eli işte bitirici darbesi var ya o sol elinde. Çok meziyetli. Çok yetenekli. Burası değil. Bakın. Bakın. Sol eli Kasnak'ta sağ eli paça. İnanılır gibi değil. Normalde soldan yüklenmesi gerekirken sağa doğru Kürşat Şevki Korkmaz'ı öyle bir yanılttı ki ne tarafa döneceğini şaşırdı Kürşat Şevki Korkmaz'a. Bakın normalde soluna doğru yüklenmesi gerekirken sağına doğru açtı. Sırt aşağı net bir galibiyetle. Bakın normalde soluna doğru yüklenmesi gerekirken bir anda sağına doğru yüklendi. Bu adam inanılmaz meziyetli bir başpehlivan. Hele önümüzdeki yıl Tarih Edirne Kırkpınar'da sırt aşağı yenişlerle başpehlivanlık neticelendiğinde neler yapabileceğini ortaya koyuyor Yusufcan Zeybek. Çok meziyetli bir başpehlivan. Evet ya görevlerimiz. Sağlıkçılar lütfen her meydana müdahale edelim. Tekrar ekranlara geldi. Yağ görevlisi lütfen büyük orta pehlivanlarımıza yağ verelim. Baş altında da İlhan Kırmızıkan ve Hasan Güzeller puanlama mücadelesi var. Bu mücadeleyle de devam edeceğiz. Yaşar Şan finalde bekliyor. Güreşe başlamadan sahanın içinde bulunan tüm görevi olsun olmasın şu dışarıya alıyoruz. Kısa bir reklam arası. Çok kısa ama 1,5 dakika sonra baş altında Hasan Güzeller ve İlhan Kırmızıkan yarı final mücadelesiyle puanlama mücadelesi birlikte olacağız. Çok kısa bir reklam arası. Sizlerden rica ediyoruz. Burayı boşaltalım. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlik'ten. Kubo'yu bilir misiniz? Ne dedi ki bu? Dedim Kubo. Ne ki bu Kubo? Boya bu Kubo. Nasıl bu Kubo? Kubo bu moda. İyi mi Kubo? Dokun Kubo. Ne yapar Kubo? Yeniler Kubo. Bu da mı Kubo? Bu da bir Kubo. Bu da mı Kubo? Bu da Kubo. Yeni mi Kubo? Yo, 16 yıldır milyonlarca duvarda. Yıllardır her tarza uygun zengin renk seçenekleriyle milyonların tercihi Kubo. Boya bu Kubo. Bizi izlemeye devam edin. Sizlerin önünde son verdim. Şöyle eski şampiyon Hasan Karahocam'a da coşkulu bir alkış istiyorum. Allah ilallah Muhammedur Resulullah. Haydi aziz seyircim, büyük ortamın finaline ve Hasan Karahocam'a şöyle coşkuyla diyelim maşallah. Allah devam etsin.
Evet, finale kalan baş pehlivanlıkta İsmail Koç'un Mustafa Batu'yu bastırdığı o son anlar ekranlarda. Finalde Yusuf Can Zeybek, İsmail Koç finalini izleyeceksiniz değerli güreş severler. İsmail Koç'un bastırdığı son anlar ve yine Kürşat Şevki Korkmaz, Yusuf Can Zeybek'in o son anları ekranlara geliyor. Değerli güreş severler. Sağlı sollu atakları bakın buradan, soldan değil tam sağdan. Muazzam bir yeniş. Derslik niteliğinde bir yeniş. Müthiş bir final mücadelesi bizleri bekliyor değerli güreş severler. Bu arada baş altında da an itibariyle İlhan Kırmızıkan ve Hasan Güzeller arasında puanlama müsabakası, yenen finalde yaşan Şan'ın rakibi olacak. Bu arada Kürşat Şevki Korkmaz ve Yusuf Can Zeybek mücadelesinin o son anlardaki kırılma mücadelesi var ya, güreşin hakkını verenler sosyal medya portalından an itibariyle tekrar izleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta 22 Ekim Pazar Kocaeli Derince İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri, 29 Ekim Çorum Kargı ve Hatay Yayladağ Aba Güreşleri ve 12 Kasım Muğla Fethiye Yağlı Pehlivan Güreşleri sezonun kapanışı olacak değerli güreş severler.
Ekranın sağında büyük ortanın finali, ekranın solunda ekranın sağında büyük ortanın finali. Evet, Can Kuzey, Muhammed Can Kuzey, ekranın solunda başaltının yarı finali İlhan Kırmızıkan ve Hasan Güzeller arasında. Evet, Hasan Güzeller ekranın solunda, İlhan Kırmızıkan'ı Güreşlerimizin tertip komite başkanı, aynı zamanda siyasete 29 yıldır Celal Bayar Çilenger ve Muhammed Can Kuzey büyük orta finali. Değerli güreş severler, ekranın sağında Celal Bayar Çilenger, ekranın solunda da Muhammed Can Kuzey. aktif siyasete hizmet veren değerli başkanım Enver Afutkan'a, Ataspor güreşimize sahip çıktığından dolayı kocaman bir alkış istiyorum, alkış. Evet, Sayın Belediye Başkanımız Sayın Enver Afutkan'ın pehlivanı Mustafa Yanal, Antalya Serik Gebez birinci. Gücü orta büyük boy pehlivanlarımızın Küçük orta büyük boy pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Rixos Oteller Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Sayın Fesih Taminci er meydana davetimi arz ediyorum. Evet, Rixos Oteller Zinciri Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Fesih Taminci pehlivanlarımızın madalyalarını takdim ediyorlar.
saygılar, görüşürüz. Evet, evet. Evet, küçük orta, büyük boy tecrübalarımızın madalyalarını Sos, Okenler, Yönetim Kurulu Sayın Fesih Tamince, hak ediyorlar. Evet, ilk Sos, Oteller Zinciri Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fesih Tamince. Şu anda Çayır'da küçük orta, büyük ve büyük orta finalleri var. Diğer tarafta da madalya seremonisi. Çayır'da birazdan başaltı ve baş pehlivanlık finalleri salınacak. Yine Antalya Limanı'nda faaliyet gösteren Toros Tereyağları sahibi genç iş insanı Sayın Şahin Sarıbıyık pehlivanlarımıza başarılar diliyorlar. Feridun Birik İzmit'ten kolaylıklar diliyorum Recep abi demiş. Özkan Koparan, Yusufcan Zeybek adeta gövde gösterisi yapıyor. Adeta güreş dersi veriyor demiş. %100 katılıyorum sana. Özkan Koparan. Denizden eski milli güreşçimiz. %100 katılıyorum. Yolcular, baş halkında güreş yapacak pehlivanlarımız selavatlanmak üzere çok acele er meydanında yer alsınlar. Baş altında final güreş yapacak pehlivanlarımız çok acele er meydanına. Aynen aslanlar. Evet, küçük orta, küçük boyda madalya seremonisi. Küçük orta, küçük boyda madalya seremonisi. Üçüncü. Evet, küçük ortalar lütfen acele edelim madalya seremonisi için. Engin Gündoğdu. Evet, Selim Gündoğdu. Lütfen kürsüye. Hava sıcaklığı 18 santigrat dereceye kadar düştü. Evet, küçük orta, küçük boyda, üçüncü. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı, belediye başkanımız Sayın Muhittin Böcek pehlivanı, Selim Gündoğdu, Antalya üçüncü. Yine üçüncü, güreşlerimizin tertip komite başkanı, aynı zamanda Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Afutkan'ın pehlivanı, Hasan Üner üçüncü.
Hasan Güler 3. İkinci Muhammed Can Kuzey, Celal Bayar Çilenger mücadelesi. Ünal Şaşmaz'ın pehlivanı. Büyük orta finali değerli güreşseverler. Burada kazanan kim olur? Yorumlarınızı, öngörülerinizi, mesajlarınızı Güreşin Kalbi Ekin Türk TV Facebook adresine yollayın. Biz de yer verelim. Geleceğin baş pehlivanlar özelinde Ahmet Gülgün'ün pehlivanı. ikisi de çok yetenekli ve meziyetli pehlivanlarımız. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere. Ben Belediye Spor Kulübü açık söyleyeyim, Celal Bayar Çilenger'i Sinan Kaya'ya benzetiyorum. her meydana davetini arz ediyorum. Emin Hocam bir saniye. Değerli güreşseverler, saygıdeğer konuklar. Güreş tekniği olarak Sinan Kaya'ya benzetiyorum. Sinan Kaya Atasporumuz güreş adına kaybolan bir yıldız olarak değerlendiriyorum. Oysa ki çok büyük ümit vadeden bir pehlivanımızdı. Yaşamış olduğu şanssızlıklar, talihsizlikler yakasını bırakmadı. Kanmaz adına güreş yapıyor. Kendisini de çok severim kişilik olarak. Bu toprakların evladı. Evet, başaltı finali salavatlanıyor şu anda. Yaşar Şan ve Hasan Güzeller. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Evet, bu final özelinde duygularınız nelerdir? Kim kazanır, kim kaybeder başaltında bugün? Belediye Başkanımız Efsane Başkan Sayın Yusuf Becek adına güreş yapıyor. Hasan Güzeller Antalya Kumluca. Başaltı boyunun final müsabakasını Antalya bölgesi hakemlerimizden Yahya Demirhan hocam yapacaktır. Arz olunur. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Başaltı pehlivanlarımıza final müsabakasında alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Bu arada er meydanlarının tartışılmaz bir neferi Üzeyir Dalkıran, değerli hocam, sabahın 9'undan bu saate kadar çayırda basmadı yer bırakmadı Üzeyir Dalkıran. Hocam, Atasporumuz adına gönülden teşekkür ediyorum. Gerçek bir güreş neferi, güreş sevdalısı. Evet, arka kadrajda Yusuf Can Zeybe'yi görüyorum. Finale güreşecek İsmail Koç'la birlikte. Belediye Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Natural ve Kimya sahibi Sayın İbrahim Şahin'den 10.000 TL özel para ödülleri gelmiştir. Çok değerli Senin Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Natural ve Kimya'nın sahibi genç iş insanı Sayın İbrahim Şahin'e teşekkür ediyoruz. Pehlivanlarımızın başarılarının devamını diliyoruz. Büyük ortada puanlama saati gelmiştir. Evet, baş pehlivanlar. Evet, büyük ortanın puanlama anonsu geldi. Başaltının da huzur peşrevindeler. Baş pehlivanların
salavatlaması salınımı birazdan başlayacak. Güreşin kalbi Ekin Türk TV ekranlarında. Kim büyük orta şampiyon olur? Kim başaltı şampiyon olur? Hasan Güzeller mi? Yaşar Şan mı? Yusufcan Zeybek mi? Yoksa İsmail Koç mu? Büyük ortada da Celal Bayar Çilenger mi? Yoksa Muhammed Can Kuzey mi? Yorumlarınızı Güreşin Kalbi Ekin Türk TV'ye yazın değerli güreş severler. Ekin Türk TV Facebook adresini ayrıca da beğenin. Evet, Yusufcan Zeybek çayıra ilk gelen baş pehlivan final özelinde. İsmail Koç'u daha henüz göremedim. O da birazdan çayıra gelecek. Yağlanmak üzere. Evet, baş pehlivan İsmail Koç. Evet, baş pehlivan İsmail Koç final müsabakası yapmak üzere meydanında bekleniyorsun. Evet, devam görevlisi baş pehlivanlarımıza ayar verelim. Evet, İsmail Koç da geldi çayıra. Vallahi ustacığım görmedim. Evet, davulcular. Değerli güreş severler, değerli konuklarımız, Serik Belediye Başkanlığı himayelerinde gerçekleşen Serik Yavru Pehlivan Güreşleri Baş Pehlivanlık Final Müsabakası. Gelen birinci olacak, yenilen de ikinci. Bakalım talih kuşu hangi baş pehlivanımızın? Büyük ortanın puanlaması var. Başaltının mücadelesi, baş pehlivanlarında salınımı var. Artık Her iki baş pehlivanımız yavaş yavaş final müsabakası için Akdeniz'in son alkış istiyoruz. organizasyonunun finallerindeyiz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı. Silik Yavru Pehlivan Güreşleri ikinci kez ağırlığı alan değerli ağamız Sayın Veli Demir adına güreşiyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl baş pehlivanı. Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı Yusuf Can Zeybek. Antalya Ağrı. Bu arada sağ kadrajda büyük ortanın finalinde Muhammed Can Kuzey ve Celal Bayar Çilenger arasında müthiş bir puanlama mücadelesi var. Değerli güreş severler beline girdi.
Oradan kaçırdı Muhammed Can Kuzey. 2004 yılında Gazipaşa'da çok büyük güreş yapacağız. Bunun da müjdesini Cazgır'ın Serik Er Meydanı'ndan. Evet, 2024 Her an bir puan çıkabilir. sezonun ilk Kasnak ve paçalarda güreşiyor büyük ortacılar ekranın sağ alt kadrajında. Ama o farklı bir kameradan da alabiliriz ama evet bu arada Muhammed Can Kuzey tecrübesini konuşturdu ve Celal Bayar Şilenger'i puanlamada sırt aşağı yenerek Mimar Sayın Bilal Kıvrak, Mimar Sayın Emre büyük orta birincisi oldu. 2021 yılı Ve başaltı finali var çayırda. İsmail Koç Konya Beşik. Başpehlivanlarımızın final Ekranı sağında başaltı finali. Yaşar Şan, Hasan Güzeller, ekranın solunda da İsmail Koç, Yusuf Can Zeybek. Sirik Belediyesi'nde çalışıyorum. Bu anlamda Sirik Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan'a şahsıma ve pehlivanlara sahip çıktığından dolayı şükranlarımı sunuyorum diyor. Osman Gökçe Sirik. Yine Antalya Elmalı bölgesinden Özcan Özdemir hocalarım başpehlivanlarımızın final müsabakasını yönetecekler. Değerli hocalarıma da moral alkışı istiyoruz. Hemen kısa maniyle pehlivanlarımızı salacağız. Gün oldu Aliço. Gün oldu Mümün. Okyanusta Yusuf. Karada Emin. Beklerken katrancıyı Kara Ahmet'im. Pirler arasından çıka geldi. Kurt Dereli Mehmet'im. Adalı kardeşi Dereli Mehmet. Bekir'in kazığından koptu kısmet. Koca Filiz, Kara İbo, Toros Kaplanı Cengiz, Kara Ahmet, Rabbim, Allah'ım selamımı, Fatiha'mı onlara ilet. 300 bin lira gelsin mi? Gelsin. O zaman bir alkış istiyoruz, alkış. 300 bin liradan ezan sesleri midir gelen? 40 davulun sesi midir? Yoksa Koca Yusuf mudur eylenen? Serik Kayniyer meydanı kaynıyor. Toros Kaplanı Cengiz Elmeya mıdır gelen? Hey! Bir ay gelince uyuyor musun? Kayniyer meydanında kıran kırana güreşler var. Duymuyor musun? Saygılarımı sunuyorum. Bu arada Pehlivanlarımıza Antalya Döşem Altı'ndan Yörük İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın iyi yayınlar diliyor. Finalde güreşen iki çiftimize de başarı dileklerinde bulunuyorum demiş değerli büyüğüm Ali Aydın. dualarla alkışlar diye maşallah. Haydi aslanlar. Allah derman versin. Evet Allah nidalarıyla baş pehlivanlar da salındı çayıra. Evet final özelinde yorumlarınız, öngörüleriniz nelerdir değerli güreş severler?
Yusufcan Zeybek mi, İsmail Koç mu? Evet. Maç pehlivanın final müsabakalarında İsmail Koç baş pehlivanımıza Ermutlar'ın Hanno 73'te faaliyet gösteren Ermut Tarımların sahibi Aslı Mesih Serikyan Köylü iş adamı Sayın Mustafa Kökten 100.000 TL 10.000 TL özel para ödülü gelmiştir. Değerli Mustafa Kökten teşekkür ediyor. Pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz. Yine baş pehlivanımız İsmail Koç'a Ofis mobilyaların sahibi iş adamı Sayın Mustafa Muslu'dan 5.000 TL özel para ödülü gelmiştir. Evet yine büyük orta boyunda birinci olan pehlivanımız Can Kuza'ya Antalya Toptancı Sebze Meyve halinde 77 numarada faaliyet gösteren Aka Yılmaz Han Komisyonları sahibi iş adamı Sayın Harun Ülker'den 10.000 TL özel para ödülü gelmiştir. Değerli iş adamı Sayın Harun Ülker'e teşekkür ediyor. Pehlivanlarımıza başarılarını devam ediyoruz. Evet büyük orta pehlivanları Türkiye. Korkuteli Yukarı Karaman Mahalle Muhtarımız Sayın Faruk Bahşi'den baş pehlivan İsmail Koç'a 10.000 TL ödül gelmiştir. Sayın Faruk Bahşi'ye teşekkür ediyoruz. Evet, ekranın sağında başaltı finali, ekranın solunda da baş pehlivanlık finali. Evet büyük ortalar lütfen kürsüye. Büyük orta boyunda 3. Selik'te faaliyet gösteren Pehlivan Motorsların sahibi genç iş adamı pehlivanımız Ender Yürüt pehlivanı Ramazan Gürgen Antalya Kumluca 3. Yine 3. MCM Özparlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız aynı zamanda MCM Özparlar Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar'ın pehlivanı Batuhan Güzel Antalya Kumluca 3. İkinci güreşlerimizin erkek komite başkanı aynı zamanda Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Afutkan'ın pehlivanı. Baş pehlivanlıkta ilk dakikalar çok önemli. İsmail Koç güçlü fiziğini Yusufcan Zeybek'e anımsatacak mı, yoksa Yusufcan Zeybek paça ve kasnak güreşiyle İsmail Koç'u sürklase edebilecek mi, abandone edebilecek mi, güreş çizgisinin dışına itebilecek mi?
eczacı sayın Güçlü fizikli, kondisyonlu ve hareketli baş pehlivanların kapışmasını izleyeceğiz. Değerli güreş severler, baş pehlivanlık finalinde ekranın solunda. ülkenin pehlivanı Muhammed Can Kuzay Antalya Aksu birinci. Yine birinci pehlivanımız Can Kuzay'a Antalya toptancı halinde faaliyet gösteren Aka Yılmaz komisyonların sahibi 77 numara Sayın Harun Ülker'den 10.000 TL özel para ödülü gelmiştir. Değerli Harun Ülker'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Salih Dönmez, Hördübek Yaylası'ndan Feridun Özcan ve Eri Dayı selam yolluyor. Pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor demiş. Selamlar, saygılar değerli büyüklerime. Sayın Hasan Yıldırım. Yine evet, İl Başkanım Sayın Ali Çetin'e de Aksulu pehlivanımız. Evet, Aslı Nesi, Aksu, Karaüstü, AK Parti İl Başkanımız Sayın Ali Çetin'i hemşerisi Can Kuzay'a madalya takdim etmek üzere her meydana davetini arz ediyorum. Yine Büyükokta AK Parti Serik İlçe Başkanı Bu arada Yusuf Can Zeybek'in sol gözünde gelen bir İsmail Koç'un parmağı olabilir Enes'e vururken, kasti olmadığı aşikar. numarada faaliyet gösteren Aka Yılmaz komisyon. Birinci olan baş pehlivanın alacağı ödül hakikaten hatırı sayılır bir ödül olacak. 0 kilometre elektrikli bir otomobil kazanacak. Ayrıca farklı sponsorluklardan da 150.000'e yakın ödülleri var. Yani bugünkü o yorucu performansın karşılıklarını alınan ak sütü gibi helal olacak, kazançları söz konusu olacak. Evet, Antalya AK Parti Başkanımız Sayın Ali Çetin. AK Parti Zonguldak Yaraşlı'dan İbrahim Çalık değerli büyüğüm iyi yayınlar diliyor. 77 orada faaliyet gösteren Aka komisyon gruplarının sahibi Harun Ülker'e teşekkür ediyor. Pehlivanlarımızın başarılarını devamını diliyoruz. Evet, yine Sert elenseler İsmail Koç'tan pehlivanı Celal Bayar Çilenger'e sert bir final mücadelesi karşılıklı. Sayın Mustafa Kökten İlk 10 dakikada fiziksel ve mental olarak ödül gelmiştir. öne çıkmaya çalışan iki baş pehlivanımızın kapışmasını izliyorsunuz. İsmail Balaban mı? Düzeltiyorum, İsmail Koç mu? Yusuf Can Zeybek mi? Değerli güreş severler. Ekin Türk TV Facebook adresine yorumlarınızı, mesajlarınızı yollayın. Evet. Selam. Evet. Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Kiloları Yönetim Kurulu Başkanı, Antalya Serikağlı Pehlivan Güreşleri ikinci kez ağırlığı alan çok değerli büyüğümüz, değerli ağamız Sayın Veli Demir'i Bu arada ekranın sağında başaltı alkışlarınızla sanırım puanlamaya doğru evrildi. Evet, Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Kiloları Yönetim Kurulu Başkanı, Antalya Serikağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağırlığını ikinci kez alan değerli ağamız Sayın Veli Demir'e ağırlık altın kemerini takdim etmek üzere Antalya AK Parti İl Başkanımız Sayın Ali Çetin'i, Antalya AK Parti Milletvekilimiz Sayın Kemal Çetin'i, güreşlerimizin tertip komite başkanı aynı zamanda Silik Belediye Başkanımız Sayın Enver Atulkan'ı, yine Ataspor güreş çok seven Silik'imizin çok değerli kaymakamı Sayın Celal Şahin'i, Erbay'la
arada Antalya Aksu'dan değerli İsmet Kara hak eden kazansın demiş. Dedem İsmet Kara ile bizi birlikte izliyoruz demiş. Selam, saygı ve hürmetlerimi yolluyorum. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Geçen hafta güreşlerin yoğunluğundan gelmek nasip olmadı ama inşallah mutlaka yanına geleceğim. Değerli büyüğüm İsmet Kara. Bir güreş aşığı, güreş sevdalısı. Çok sert elense karşılıklı. Bir sağdan bir soldan elense tekten boyunduruk. Kulağıma elensen geldi diyor Yusufcan Zeybek. Altın kemeri ve ağabey öncelikle şahsına, sonra çok kıymetli ailesine ve serimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu arada ekranın sağında başaltının puanlama mücadelesi başladı. Yaşar Şahan ve Hasan Güzeller arasında. Evet, istemeden bir kez daha bu görevli arkadaşlarımız artık bu saatte görevlerini ifa etmiş olmaları gerekmekte. Çayır içerisinde izliyorlar güreşleri. Ekranın sağında Hasan Güzeller'in hata söz konusu. Evet, yine şu an meydanında final müsabakası yapan baş pehlivan İsmail Koça, Konya Beyşehir'den Yeşildağ, Ufuk Akar'dan 5.000 TL özel para ödülü gelmiştir. Ödülü ben de bir yakına teslim alabiliriz. Davulcular, değerli güreş severler, dillere Kur'an, yüreklere iman isterim. Cenk meydanlarına kahraman, er meydanlarına pehlivan isterim. Kadriye Er meydanında... Bu arada Hasan Güzeller her an bastırabilir derken beline girdi, bastırdı, blok etti ve baş altında zirvedeki yerini aldı bugün itibariyle. Evet, baş altında madalya seremonisi. Baş altında dereceye giren pehlivanlar. Lütfen
Gözüne gelen bir darbe söz konusu. Tabii ki istemeyerek. Güreş artık adım adım puanlamaya doğru evriliyor değerli güreş severler. Kocaman bir alkış istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, başlansınlar. Bu görevli arkadaşlar bugün görevlerine çok sadıklar. Evet, başlansın pehlivanlarımız. Yine baş altında birinci ve ikinci pehlivanımıza Belediye'nin otomatik, Belediye'nin kiloları sahibi, Sevkanlı Pehlivan Güreşleri ikinci altın kemerini alan İsmail Koç ve Yusuf Can Zeybek Antalya Seri Kadriyer Meydanı'nda Akdeniz'in son 40 pınarında sezonun kapanış büyük organizasyonunda bakalım zirvede kim yer alacak? Bugün Ali Gürbüz sakatlığı nedeniyle güreşlere katılmadı. Bu arada Günoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Gün Almanya'da yoğun işlerinden dolayı bugün buraya katılım sağlayamadı. Ama gönlüm pehlivanlarımızdan yana, atasporumuzdan yana, hak eden kazansın mesajını yollamış Mustafa Gün. Burdurlu genç iş adamımız. İsmail Koç'un kasnaklara ve eğlenselerle rakibini dağıtmak istiyor. İş adamı Sayın Süleyman Kalmaz'ın pehlivanı, Aslı Nesli Filmimizin öz evladı Yaşar Şan ikinci, bir üçüncü güreşlerimizin tertip komite başkanı Sanırım bir 5 ya da 6 dakika sonra bir puanlama anonsu gelir ama çok sert bir elense yerini bulmadı İsmail Koç'tan. Seyit Yağlı Pehlivan Güreşleri ikinci kez ağımız olan Sayın Veli Demir'in pehlivanı İlhan Kırmızıkan Antalya Seyit üçüncü, birinci MGM Özbandar Şirketler Grubu'nun sahibi MGM Özbandar Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Özbandar'ın pehlivanı. Aynı zamanda Ekranın sağında İsmail Koç, Antalya Gazi Paşa Yanık Beton Aşur Ramazan Yıldırım adına güreşiyor bugün. İsmail Koç gibi büyük bir baş pehlivanın, güçlü bir baş pehlivanın herhangi bir belediyede ya da kurumda olmaması inanın yüreğimi sızlatıyor. Mütevazi ve alçak gönüllü olması, yani tam tabirle böyle yırtıcı, kopartıcı bir ruha sahip değil. Bunun karşılığı bu olmamalı. Evet, puanlama anonsu geldi. İsmail Koç'un özelinde birkaç baş pehlivanımız daha herhangi bir belediyede ya da kurumda değiller. başaltı pehlivanlarımızın madalyalarını Onlar çocukluklarını, gençliklerini, olgunluk çağlarını ıskalayarak atasporumuz yağlı güreşe bilek gücüyle, cesaretlilikle, çünkü tek sermayeleri bu. Güreşe adanmış bir hayatları var ama hayat garantileri yok. Ben Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş,
eminim ki bu konuda da her konuda olduğu gibi bu konuda da mutlaka bir Başaltı birincisine Ar-Ge planlaması, bir departman kurarak sigortası olmayan, işsiz olan baş pehlivan ya da başaltı pehlivanlarımıza mutlaka birinci olan Hasan Güzel onların mental olarak rahatlaması adına mutlaka bir kapı aralayacaktır. Alt boylar için bunu söylemem çünkü onlar daha yolun başında. Ama bir baş pehlivan kolay yetişmiyor, bir başaltı pehlivanı kolay yetişmiyor. Onların işsiz olmaları, sigortasız olmaları, herhangi bir kurum ya da kuruluşlarda bulunmamaları inanın benim içimi sızlatıyor. İşte bu görmüş olduğunuz Türkiye Ağlı Güreşi'nin prensi, Başkan Yardımcımız Sayın Çağatay dev cüsseli ama yufka yürekli, merhametli baş pehlivanı İsmail Koç herhangi bir belediyede ya da bir kurumda değil. Celal Gökçen birlikte takdim ediyorlar. Evet pehlivanlar, kollarımızı şöyle kaldırıyoruz. Bu güzel tabloyu çok alkışlıyor. Pehlivanlarımızın başarılarının devamını diliyoruz. Yani tam ben futbol tabirini pek kullanmak istemem ama bir Ronaldo, Messi olmasa da bir İbrahimovic gibi futbolcunun kulüpsüz olduğunu düşünün en iyi döneminde. İşte İsmail Koç da onlardan biri. Bakın Kocaeli Karamürsel Belediyesi 61 nüfusa sahip ama 8 pehlivanı, büyük orta, baş altı ve baş olmak üzere 8 pehlivanı istihdam ediyor. Bu Türkiye genelinde ele alındığında herhalde uzak ara lider. Kocaeli büyükşehir bir spor başkenti. Onu keza söylememek olmaz. Nüfusa odaklı bakıldığında Kocaeli Karamürsel Belediyesi 8 pehlivanı istihdam ediyor. Sigortasını ödüyor ve maaşlarını tıkır tıkır ödüyor. Puanlama mücadelesi başladı. Herhangi bir ihtarları yok. İki baş pehlivanında sarı kartları da yok. Tertemiz bir final mücadelesi başladı. Puanlama anı. Puanı alan bugün hatırı sayılır bir ikramiyeyi de kazanmış olacak. 0 kilometre bir araç ve ayrıca 150 ya da 200 bine yakın özel ödüllerle anonslar yapıldı. Bugünün yorgunluğunu atacak, sezonu mutlu bir şekilde maddi kazanımlarla da kapatmış olacak. İki baş pehlivanımızdan biri İsmail Koç mu, Yusuf Can Zeybek mi? Güçlü fiziğiyle İsmail Koç mu kazanır? Teknik ve tempolu güreşiyle Yusuf Can Zeybek mi? Soru bu. Yorumlarınızı, mesajlarınızı Güreşin Kalbi Ekin Türk TV'ye Facebook adresine yollayın. Bizler de yer verelim. Kurmaylarına kocaman bir alkış istiyorum, alkış. Kim nasıl kazanır, kim nasıl kaybeder? Evet yine baş pehlivan birincisine Evet, bir anons daha geldi. Demir Otomotiv'den 2023 model Evet. elektrikli özel araba ödülü vardır. Bu anlamda minikten başa Evet, kadar gün başında yapmış olduğumuz o anonsun karşılığı bu. özel ödüller veren başkanımızın ricasını kırmayarak 200 öğrenciye bu veriyordu. 20'ye çıktı, 220 oldu. Doğru mu başkanım? Bu anlamda değerli ağam Veli Demir'e şöyle bir maneyle teşekkür ediyoruz. Ve diyoruz ki mazlumlara merhamet etmeyen yüreklerde vicdan aramam. Sonu ölüm olsa bile doğrultan asla şaşmam. Hayır yarışında en önde koşan Aslı Nesli serimizin öz evladı Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri ikinci kez ağırlığı alan değerli ağam şöyle Veli Demir'e coşkuyla yapılan alkışları
Evet, mücadele. Final müsabakası daha sonuçlanmadı. Bir anda tek daldı. Paçaya uzandı. Dış kasnakta. Yan paçaya uzandı. Yusufcan Zeybek. İlk kez bu kadar kasnağı güçlü bir şekilde yakaladı ama hemen kasnağını kurtardı. İsmail Koç, değerli güreş severler, yaklaştırmadı. Bir kez de bu kez paçalar uzanmak istedi. Boyundurukta karşılık verdi. Dış kasnağa yöneldi. Yan kazık yan paçada. Her iki baş pehlivan da artık risk almaya başladı değerli güreş severler. Güreş her an nihayete erebilir. Uzaklaştı. Yusufcan Zeybek kendini yakalatmadı. Bu kez parmağını sanırım yere vurdu İsmail Koç. Yine yan kasnaklardan uzanmak istiyor ama kasnaklardan ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor İsmail Koç. Müsaade etmiyor ama bu kez sağ eli kasnakta, sol eli paçada. Evet, şu anda yüklendi. Sol eli kasnakta, sağ eli paçada. Yusufcan Zeybek mi, İsmail Koç mu kurtardı kasnağını? Boşa düşürdü, dizletti. Oradan bir kez daha yüklenmek istedi. Karşıya doğru bir hamle, paçalara doğru İsmail Koç'tan. Çok güçlü kaldı oralarda ama bu demek oluyor ki Yusufcan Zeybek yavaş yavaş sonuca doğru hamleleri söz konusu. %51, %49 az önceki o kasnak ve paça hamlesinde Yusufcan Zeybek mental olarak üstünlüğünü eline aldı diyebiliriz final özelinde. İsmail Koç'un bu dengeyi, makas aralığını eşitleme noktasında güçlü bir hamle yapmak durumunda. Yine yan paçada boyundurukta karşılık verdi. Bakın sağlı sollu hamleler. Türkiye adı güreşinin Mike Tyson'ı Yusufcan Zeybek'ten bir kez daha kasnağa uzanmak istedi. Uzak kaldı. Artık yavaş yavaş kırılma anlarına doğru giriyor güreş değerli güreş severler. Kasnağa uzanmak istedi, uzak kaldı. Çok yoruldu iki baş pehlivan da. Sert bir elense sağdan kasnağa uzandı İsmail Koç. Hemen kurtardı kasnağını Yusufcan Zeybek. Ayağa kalkmasını istiyor. Ayağa kalktığında da kasnak ve yan paçalardan çok iyi rakibini savuşturuyor. Boşluğa doğru yönlendiriyor rakibini Yusufcan Zeybek. Bakın bir kez daha sol el kasnakta, sağ eli paçada, paçayı kurtardı. Yan kasnaktan İsmail Koç bu kez daha atmak istedi. Tek daldı. Paçaya uzanamadı. Evet, çarpıştılar o dalışta. Balıkesir'den Akın Akın iyi yayınlar diliyor. Salih Kaya kazanan Türk güreşi olsun demiş. Kesinlikle öyle. Tekrar boyunduruk. Bileklerden bir göğüs çaprazı bu da ama uzak kaldı. İsmail Koç her şeyi denedi bu akşam ama öyle bir savuşturuyor ki onun ataklarını Yusufcan Zeybek. Ayağa kalkması için bakın etrafında kasnağa uzanabilecek mi bakalım. İsmail Koç uzandığı anda kasnağını kurtarıyor Yusufcan Zeybek. Güçlü fiziğiyle şu ana kadar Yusufcan Zeybek'in bütün güçlü ataklarını savuşturdu İsmail Koç. Yine kasnakta. Sol eli kasnakta, sağ eli paçada. Ama İsmail Koç'un da sol paçası çok güçlü. Sol eli kasnakta, sağ eli paçada. Aynı açıyı arıyor Yusufcan Zeybek. Her dizlettiğinde İsmail Koç ayağa kalkmak isterken efor sarf ediyor. İşte yağlı güreş gerçeği bu. Rakibini kasnak ve paçadan dizlettiğinde hareketli bir nesneyi, işte bakın bir kez daha iç kazıkta, paçada, oradan bir kez daha paçayı kurtardı. İsmail Koç'un sol paçası çok güçlü.
Hareketsiz bir nesneyi hareketlendirmek zor olduğu gibi bir kez de beline girdi. Her an ayağını takabilir. Yusufcan Zeybek, İsmail Koç'u bastırdı, blok etti. Net bir galibiyetle, net bir puanla baş pehlivanlığa uzandı. Çok mu yoruldular? Hem de o kadar çok yoruldular ki almış oldukları o ödüller, yolluklar helal hoş olsun ikinize de. İsmail Koç, Yusufcan Zeybek, bakın o Yineli Kasnak'ta bu hamleler var ya, muazzam muazzam, bakın. O bitirici darbesini de beline girdiğinde Güvenlik çemberi, güvenlik dairesi oluşturalım. bakın sol eli kasnakta, sağ elinde çok güçlü yüklendi. Paça ve kasnağı vazgeçti, beline girdi. O ayağıyla da o bitirici darbesini yapmış Yusufcan Zeybek. Evet, kameralar. Muazzam bir güreş resitali sundu iki baş pehlivanda. Madalya seremonisine gidecek halleri kalmadı değerli güreş severler. O kadar yoruldular ki madalya seremonisine gidecek halleri kalmadı. Çağatay Başkanım, kameraları buraya alıyoruz. Kürsüyü buraya alıyoruz lütfen. Bakın işte burada karşılıklı kasnakları arayış içerisindeyken sol eli kasnakta çok güçlü bir şekilde sol paçasını da yakalamış sağ eliyle, ama baktı ki oralarda çok güçlü. İsmail Koç beline girdi. O sağ ayağıyla da bitirici darbesini tam bileğinin olduğu yere yaparak bastırdı net bir galibiyetle. Yusufcan Zeybek geçen yıl finalde Osman Aynur'a kaybettiği baş pehlivanlığı bu kez baş pehlivanlıkta taşlandırdı. Yine baş pehlivan ikincisi İsmail Koç, baş pehlivan birincisi Yusufcan Zeybek. Madalyalarınızı almak üzere kürsüde yerlerinizi alın. Ve şimdi madalya seremonisi. Evet, baş pehlivan üçüncüsü MCM Özparlar Şirketler Grubu'nun sahibi, aynı zamanda MCM Özparlar Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar'ın pehlivanı, Aslı Nesli Antalya Serikli Kürşat Korkmaz 3. kürsüye. Evet, üçüncüler anons ediliyor madalya seremonisinde. Sayın Muhittin Böceğin pehlivanı. Bugün güreşin kalbi Ekin Türk TV ekranlarındaydınız değerli güreş severler. Gün boyu heyecan fırtınası Antalya Serik Kadriye Er Meydanı'ndaydı. Önümüzdeki hafta 22 Ekim Pazar günü Kocaeli Derince İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri Derince Belediye Başkanı himayelerinde tertip edilecek. Gazipaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağımız zamıyla maruf yanık Sayın 29 Ekim Pazar günü de Çorum Kargı ve Hatay Yaylada güreşleri bu yılın 2023 yılı yağlı güreş sezonunun son organizasyonu da 12 Kasım Pazar günü Muğla Fethiye Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde olacağız. Sayın Muhittin Böceğin pehlivanı. Yine bu zamanlarda Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı. Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri ikinci kez güreş ağırlığını alan Sayın Veli Demir'in pehlivanı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl baş pehlivanı, Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı Yusufcan Zeybek birinci. Baş pehlivanlarımızın madalyalarını altın kemerine takdim
takdim etmek üzere güreşlerimizin tertip komite başkanı, aynı zamanda Silik Belediye Başkanımız Sayın Enver Afutkan'ı, AK Parti Antalya İl Başkanımız Sayın Ali Çetin'i, AK Parti Antalya Milletvekilimiz Aslı Nesli Sivri'mizin öz evladı Sayın Kemal Çelik'i, değerli ağamız Sayın Veli Demir'i, Ataspor'u güreş çok seven, çok kıymetli kaymakamımız Sayın Cemal Şahin'i meydana davetimi arz ediyorum. Çemberin içerisine almayalım lütfen. Bu arada Bursa Pınarcık Süs Bitkileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Sakarya muazzam bir finaldi. Tadı damağımıza kaldı demiş. İyi akşamlar diliyor. İstirham ediyoruz. Evet, çok kıymetli güreş ağamız Sayın Veli Demir, bu er meydanında baş pehlivan birincisi Yusuf Can Zeybe'ye 2023 model elektrikli araba armağan ediyor. Ve yine baş pehlivan ikincisi İsmail Koç'a beyefendi şekilde güreş tuttuklarından dolayı, güreşin hakkını verdiklerinden dolayı 50.000 TL. Yine baş pehlivan üçüncüsü Mustafa Batu'ya 25.000 TL. Baş pehlivan üçüncüsü Kürşat Korkmaz'a 25.000 TL özel para ödülleri veriyorlar. Evet, baş pehlivanlarımızın madalyalarını değerli protokolün takdim ediyorlar. Evet, iki baş pehlivan da şu anda 4 baş pehlivan da birbirlerini tebrik ettiler. Ekranın sağında bir kardeşimizin omuzunda küçük bir kardeşimiz var. O Yusufcan Zeybek'in evladı, oğlu. Babasının altın kemerini birazdan boynuna takar herhalde babası Yusufcan Zeybek. Yine ikinci baş pehlivanımız İsmail Koç'a güreşlerimizin tertip komite başkanı, aynı zamanda Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Afutkan takdim ediyorlar. Yine ikincilik kupasını takdim ediyorlar. Değerli Kaymakamımız Sayın Cemal Şahin, baş pehlivan. Hakikaten seri güreşleri bu yıl çok güzel oldu. Sayın Ali Çetin, baş pehlivan üçüncüsü. Genel anlamda baktığımızda sezona Antalya'da CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabı olan Manavgat Yağlı Pehlivan güreşleriyle başladık. Muazzam bir organizasyona ev sahipliği yapmıştı Sayın Şükrü Sözen, Manavgat Belediye Başkanımız. Ve yine sezonu seri güreşleriyle muazzam bir organizasyonla kapattık. Geçen haftada Antalya Aksu Yağlı Pehlivan güreşleri muazzam bir organizasyondu. Sayın Halil Şahin himayelerinde tertip edilmişti. Süleyman gel sen böyle. Evet, Çanakkale Baydos ikinci Serik Yağlı Pehlivan güreşleri bitti Baydos. Allah sizleri bizlerden, bizleri sizlerden. Evet, yayınımızın sonuna geldik değerli güreş severler. Gün boyu bu büyük heyecan fırtınasıyla birlikteydik. Güreşin kalbi Ekin Türk TV ekranlarında. Bu akşamlık bu kadar. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına önümüzdeki hafta Kocaeli Derince İshakçılar Er Meydanı'nda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Güreşin kalbi Ekin Türk TV ekranında kalın. Mutlu akşamlar Türkiye. Mehmet Yeşileş'in arasında güreş Recep Kara'ya doğru yükselmeye başladı. Eğer oradan koltuk altı tekrarlarsa tekrarladı. Bastırabilir. Kafayı sokup bastı.